Test, test. Selamun Aleyküm. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Sayın Turguncan Alavudun Beyefendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerinden Yeni Yol Grup Başkan Vekili Sayın Selçuk Özdağ Beyefendi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Bekin Beyefendi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şahin Beyefendi, Zafer Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Eser Saka hanımefendi, Dünya Uygur Kongresi'nin kurucusu, büyüğümüz, yolbaşçımız, üstadımız, en önemlisi de hepimizin ağabeyi, değerli büyüğümüz Erkin Alptekin Beyefendi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Baş Danışmanı, eski milletvekili Sayın Feramuz Üstün Beyefendi, Dünya Uygur Kongresi'nin İcra Kurulu Başkanı Sayın Roşen Abbas hanımefendi, değerli arkadaşlarım, dünyanın değişik ülkelerinden bugünkü bu anlamlı etkinliğe katılım sağlayan kıymetli misafirler, STK'ların değerli misafirleri, Erdemli İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ali Uzun Beyefendi, Dünya Uygur Kongresi'nin İcra Kurulu Başkan Yardımcıları, Dünya Uygur Kongremizin baş denetçisi ve tüm arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Almanya'nın Münih şehrinde Uygur merkezinde Doğu Türkistan davası ile adı özdeşleşmiş liderimiz, fikir adamı, devlet adamı ve mücadele insanı, büyük şahsiyet İsa Yusuf Alptekin'in vefatının 30. yılında Doğu Türkistan'ın devlet önderlerini anmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantıya hoş geldiniz. Teşriflerinizle şeref verdiniz. Programımıza Doğu Türkistan Milli Marşı'yla başlıyoruz. Hepinizi ayağa davet ediyorum.
Teşekkürler. Şimdi programımızın açılış konuşmasını yapmak için Dünya Uygur Kongresi Başkanı Sayın Turguncan Alavudun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın milletvekilleri, değerli akademisyenler, kıymetli parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının muhterem başkanları, aziz misafirler, Doğu Türkistan davasının onurlu savuncuları, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün burada rahmetli liderimiz İsa Yusuf Alptekin vefatının 30. yıl dönümü münasebetiyle onu ve mücadele arkadaşlarını anmak için bulunuyoruz. Biz yalnızca bir anma töreni için değil, bir milletin yok edilemeyen hafızasını, sarsılmayan iradesini ve kesintisiz devam eden özgürlük mücadelesini birlikte idrak etmek için toplandık. Bugün burada isimlerini andığımız şahsiyetler sadece geçmişte yaşamış insanlar değildir. Onlar bugün hala devam eden bir mücadelenin temel taşlarıdır. Mesut Sabri Baykuzi, Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin, bu üç büyük dava adamı Doğu Türkistan tarihine yalnızca fikir değil, istikamet kazandırmıştır. Onlar bize şunu öğretmiştir: zulüm geçicidir, işgalci güçlü görünebilir ama haklı dava asla yok edilemez. Bir gün mutlaka kazanır. Ancak Doğu Türkistan mücadelesi yalnızca bu üç isimle sınırlı değildir. Bu mücadele devlet kurma iradesi göstermiş bir milletin tarihidir. 1933 yılında kurulan 1. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti bir halkın esareti reddederek ayağa kalkışıdır. Bu cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan Sabit Damullam, Hoca Niyaz Hacı ve mücadeleyi fikri ve siyasi boyutlara taşıyan Mehmet Emin Buğra bir milletin kendi kaderini tayin etme hakkını dünyaya ilan etmiştir. 1944 yılında kurulan 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ise ilk devlet tecrübesi yıkılmış olsa bile vazgeçmeyen bir halkın yeniden dirilişidir. Bu cumhuriyetin öncülerinden Elihan Töre, Ahmetcan Kasimi ve yol arkadaşları Doğu Türkistan davasını modern siyaset sahnesine taşımıştır. Bu iki cumhuriyet fiilen yıkılmış olabilir ama şunu açıkça söylüyorum: bir millet iki defa devlet kurmuşsa üçüncüsü bir ihtimal değil, bir haktır, hakikattir, mutlaka kuracak, üçüncüsünü kuracaktır. Buna inancımız tamdır. Kıymetli misafirler, bu tarihsel miras sürgün yıllarında da sahipsiz kalmamıştır. İsa Yusuf Alptekin'in önderliğinde Doğu Türkistan davası vatan sınırlarının dışına taşmış ama asla anlamını, yönünü ve ahlaki zeminini kaybetmemiştir. Bu çizginin kurumsal mirasçısı ise Dünya Uygur Kurultayı'dır. Dünya Uygur Kurultayı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Uygurların ortak sesi, ortak vicdanı ve ortak temsili makamıdır. Bugün bu kürsüde konuşabiliyorsam, benden önce bu sorumluluğu omuzlamış olan Dünya Uygur Kurultayı'nın eski başkanlarının büyük emeği sayesindedir. Bu vesileyle özellikle şükranla anmak isterim. Doğu Türkistan davasını uluslararası
platformlara taşıyan Sayın Erkin Alptekin'i, zulme karşı cesaretiyle tüm dünyaya ilham veren Sayın Rabia Kadri, bu kurumun uluslararası arenada tanınıp devletlerce Uygurların yüksek temsili organı olarak kabullenmesinde büyük rol oynayan, ömrünü bu kuruma ve davaya adayan Sayın Dolkun İsa'yı, cümleten bu davaya emek vermiş tüm başkanları, yöneticileri ve dava insanlarını saygı ve minnetle selamlıyorum. Onlar kolay zamanlarda görev yapmadılar. Tehditlerin, baskıların, yalnızlığın ve imkansızlıkların ortasında bu davayı ayakta tuttular. Sayın Hazirun, bugün Doğu Türkistan'da yaşananlar tarihin karanlık sayfalarında kalmış bir zulüm değildir. Bu zulüm bugün şu an gözlerimizin önünde devam etmektedir. Milyonlarca insanımız toplama kamplarındadır. Bir halkın dili, dini, kültürü sistematik olarak hedef alınmaktadır. Aileler parçalanmış, nesiller birbirinden koparılmak istenmiştir. Ama aynı zamanda bugün şunu da görüyoruz. Doğu Türkistan davası güçlenerek yaşıyor. Bugün ailesi kamplarda olduğu halde susmayanlar var. Çocuklarını görmesi de hakikati anlatmaktan vazgeçmeyenler var. Sürgünde yaşasa da onurunu Çin zulmüne teslim etmeyenler var. Bu nedenle özellikle ifade etmek istiyorum. Biz sadece şehitlerimizi anmıyoruz. Hayatta olan liderlerimizi, direnişçilerimizi de onurla takdir ediyoruz. Çünkü yaşayanlar direniyorsa bir millet hala ayaktadır. Sayın milletvekilleri, değerli akademisyenler ve değerli misafirler, Doğu Türkistan meselesi bir iç mesele değildir. Bu mesele bir insanlık meselesidir. Bu mesele uluslararası hukukun ve insan hakları sisteminin samimiyet testidir. Sessizlik tarafsızlık değildir. Sessizlik zulmü normalleştirmektir. Buradan açık bir çağrı yapmak istiyorum. Doğu Türkistan konusunda atacağınız her ilkesel adım yalnızca Uygurlar için değil, insanlığın ortak vicdanı için atılmış bir adım olacaktır. Sözlerimi tamamlarken bunu ifade etmek isterim. Sabit Damolla'ya, Hoca Niyaz Hacı'ya, Alihan Töre'ye, Ahmetcan Kasimi'ye, Mesut Sabri'ye, Mehmet Emin Buğra'ya, İsa Yusuf Aliptekin'e ve Dünya Uygur Kurultayı'nın emektar başkanlarına layık olmanın yolu mücadeleyi diri tutmaktan geçer. Biz geçmişimize ağlamak, yas tutmak için değil, geleceğimizi inşa etmek, atalarımızın kurduğu devletimizi yeniden kurmak için bakıyoruz. Doğu Türkistan özgür olana kadar, adalet yerini bulana kadar, bir tek Uygur bile kendini yalnız hissetmeyene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin ruhları şad olsun, irademiz sarsılmaz, umudumuz daim olsun. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli Başkanımız Turguncan Alaudun Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Doğru Yol Grup Başkan Vekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ Beyefendi'yi kürsüye arz ederim. Buyurun.
değerli milletvekillerimiz, çok değerli Dünya Uygur Kongresi'nin başkanı Sayın Turgut Can Beyefendi, çok değerli Dolkun İsa Beyefendi, kadimden beri bu hareketin önderliğini yapan arkadaşımız, kardeşimiz, aynı zamanda bu hareketin manevi liderliğini yapan çok değerli Erkin Alptekin Beyefendi ve de aynı zamanda tüm misafirlerimiz, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri. Bugün burada İsa Yusuf Alptekin Bey'in ölümünün, vefatının 30. yıl dönümü münasebetiyle 3 efendileri anıyoruz. Bir yandan İsa Yusuf Alptekin'i, bir diğer yandan Mehmet Emin Buğra'yı, bir diğer yandan Mesut Sabri Baykozi'yi anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Türk milleti her dönem kahramanlar çıkarmıştır. Tarih sahnesine çıktığımız andan itibaren Orta Asya'da ve bugüne kadar dünyada 5 büyük imparatorluk kuruldu. 3'ünü Türkler kurdular. Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Büyük Osmanlı İmparatorluğu. Dünyada bu imparatorluklar çok uzun sürdü ve en uzun imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'ydu. İmparatorlukların ömrü genellikle 300 yıldır. Bizim imparatorluğumuz 600 yıl yaşadı. İbn Haldun sosyolojinin babası şöyle söyler. Devletlerin hayatı insanlara benzer. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Evet, bizim de devletlerimizin hayatı insanlara benzedi. Doğdular, büyüdüler ve öldüler. Doğu Türkistan bizim ata yurdumuz. Oralardan geldik. Dünya tarihinde batıdan doğuya göç yoktur. Doğudan batıya göç vardır. Hep göç ede ede, hep ilahi nizam alem için, ilahi kelimatullah için, Allah'ın kelamını yani ismini yaymak ve yüceltmek için hep mücadele ettik. Değerli arkadaşlar, kahramanlar herkesin oturduğu zaman dizlerin üzerinde duran adamlardır. Kahramanlar herkesin dizlerin üzerinde durduğunda ayağa kalkan adamlardır. Kahramanlar herkesin ayağa kalktığında yürüyen adamlardır. Kahramanlar herkesin yürüdüğünde koşan adamlardır. Kahramanlar hep önde giderler. Onların naaşları da önde gider. İsa Yusuf Alptekin öldüğünde de önde gidiyordu. Aynı zamanda Mehmet Emin Buğra öldüğünde de önde gidiyordu. Ve Mesut Sabri Baykozi de öldüğünde önde gidiyordu. O önde gidenlere selam olsun. Onlar bize bir mücadele azmini verdiler. 1933'ten 1944'e 2 devlet kurdular. Biraz önce Turgun Can Başkan öyle söylemişti. 2 tane devlet kuran yeniden o topraklarda 3. devleti de kurar demişti. Evet, kurar efendim. Kurarlar ve devam ederler. Değerli arkadaşlar, ben hep şöyle diyorum. Cicero'nun güzel bir sözü var ve bunu da tekrarlamaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Ölmüşleri yaşatan yaşayanların bellekleridir, hafızalarıdır. O hafızaları taze tutmak lazım. Peki bunu yapmak için son cümle olarak pek fazla uzatmayacağım. Çünkü burada bir selamlama konuşması var. Bunun için ne yapmak lazım? O günden bugüne 1933'ten hatta 1921'de Çinliler bize self determinasyonu yani halkların kendi kaderini tayin etme hakkı tanımışlardı. Hiçbir zaman uymadılar buna. Lenin Rusya'da uymadı ve Wilson Amerika'da uymadı ve de hem Mao hem de ondan sonra gelenler de Çin'de uymadılar. Çünkü dediler ki biz bir Çin devleti kuruyoruz, Rus devleti ve Amerikan devleti kuruyoruz diyerek yürüdüler. Şunu söylemek istiyorum, bunu yaşatmak için şunu yapmak lazım. 1. Milli şuur. Milli şuur hep ayakta tutacaksınız. Kahramanlarınızı kültür dünyasının, sanat dünyasının ve tarih dünyasının, meydanların kahramanlarını çocuklarınıza öğreteceksiniz. 2. Kültürünüzü yaşatacaksınız. Dilinizi, tarihinizi, masallarınızı, hikayelerinizi, tatyanlarınızı, manilerinizi, ninnilerinizi çocuklarınıza öğreteceksiniz. Yemeklerinizi, mutfaklarınızı, asker uğurlamalarınızı, bayramlarınızı öğreteceksiniz. Ve bunları öğrettikten sonra da çocuklarınıza bir özgürlük meşalesi tutuşturacaksınız. Diyeceksiniz ki bak milli şuur var, kültürel hayatımız var bizim. Ne zamandan beri? 5000 yıldan beri ve de Anadolu topraklarına gelişimizle Büyük Hun İmparatorluğu'nun çıkışı 5000 yıl. Ardından da şunu diyeceksiniz. Ben bağımsızlık ateşini tutuşturacağız. Nerede? Dünyanın her yerinde. Gerek Doğu Türkistan'da yaşayanlar, 30 milyona yakın yaşayan Uygur Türkleri, Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, daha çok da Uygur Türkleri. Diğer yanda da dünyanın her yerinde Bahreyn'den başlayarak Amerika'ya, Kanada'ya, Kanada'dan tüm Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye kadar veyahut da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaşayanlara kadar da bunu söyleyeceksiniz. Biz bulunduğumuz yerlerde daha çok güçlü diaspora, güçlü lobiler, güçlü diasporalar ve kendi içinizde de birlik ve beraberliğinizi sağlayacaksınız. Kendi dilinizi, dininizi, tarihinizi yaşatacaksınız. Ben 3 kahramana
ve onlarla beraber yoldaşlık yapıp bugüne kadar 1921'li yıllardan itibaren bu bağımsızlık mücadelesinde rahmeti rahmana kavuşan herkese saygıyla anıyorum. Ve bu mücadeleyi yaşatan gerek Dolkun İsa Bey'e, gerek Erkin Alptekin Beyefendi'ye, gerek de Turkun Can kardeşime ve de onunla beraber arkadaşlık yapan kardeşlerime, Ruşen Abbaslara, kardeşlerime, bütün Amerika'dan gelip dünyanın her yerinden, İsviçre'den gelenlere saygılarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. Doğu Türkistan şimdilik bir Çinli hangi haklara sahipse aynı haklara sahip olsun diye mücadele edecek. Ama bir gün ben inanıyorum ki Doğu Türkistan'da bir mavi bayrak dalgalanacak, gök bayrak dalgalanacak ve onlar da kabul edecekler. Aynen Rusların yaptıkları gibi, Ruslar da öyle söylüyorlardı değil mi? Epilog yapayım. Rusya orada komünizmi ilan ettiği zaman hiç kimse inanmıyordu değil mi? Bu Kızıl Ordu yıkılmaz. Burada Kırgızistan olmaz, Kazakistan olmaz, Özbekistan olmaz, Azerbaycan olmaz. Herkes bunu söylüyorlardı. Ama oldu değil mi? 1989'da oldu. Bir gece yarısı oldu. Bir gün inanıyorum ki Çin ne kadar güçlüyüm derse desin, insan hakları çiğneyenler bir gün yenilmeye mahkumdurlar. İnanıyorum bir günde Doğu Türkistan bayrağı orada dalgalanacak. O işte sizin yapmış olduğunuz mücadeledir. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kazanacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Nice toplantılara saygılar sunuyorum. Sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel naciz konuşmalarından ötürü. Şimdi yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Bekin Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Çok muhterem, kıymetli Dünya Uygur Kurultayı kurucu başkanı Erkin Alptekin, çok kıymetli bu davaya gönül vermiş ve uzun yıllar bu davayı üstlenmiş olan Dolgun İsa Beyefendi, çok kıymetli Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Turgun Can Alabuddin, İsa Yusuf Alptekin, Mesut Sabri Baykuzu ve Muhammed Emin Buğra, üç efendilerin anma toplantısı için yeniden aranızda bulunuyoruz. Elbette ki bu mazlum coğrafyada bulunan Uygur Türklerinin geleceğini tayin edecek olan Dünya Uygur Kurultayı'nın bu çalışmaları ileride mutlaka meyvelerini verecektir. Şu anda bütün dünyada çok şükür Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere artık kökleşmiş bir hareket mevcuttur. Ve her platformda artık Uygurların sesi daha gür bir sedayla duyulmaktadır. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Her zaman için davet edildiğimizde çok kıymetli milletvekillerimizle birlikte aranızda bulunmaya çalıştık. Ve çok yoğun programlarımız olmasına rağmen bunu daha çok önemseyip tekrar buraya gelmek için can havliyle mücadele ettik ve aranızda tekrar bulunduk. Değerli kardeşlerim, ben aslında köken olarak Peygamber Efendimizin soyundan geliyorum. Arap kökenliyim. Şimdi diyeceksiniz, bu Uygur Türkleriyle birlikte sürekli olarak neden bulunuyorsunuz? Bir kere dünyanın en mazlum coğrafyasında yer alan bu mazlum halkın yanında yer almamız gerekiyor. İkincisi, 47 yıldır ben de Uygur Türk'ü sayılırım eşimden dolayı. Onlar 100 yıl önce bu topraklar Türkiye'ye gelmişler Uygur'dan. Eşim de sizlerden. O nedenle büyük bir azimle tekrar aranızda bulunuyorum. Değerli kardeşlerim,
Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti son dönemde büyük bir soykırıma imza atmaktadır. Ve ne yazık ki bütün dünya suskun bir şekilde bunu seyrediyor. En son binlerce cami yıkılmış vaziyettedir. Hepsi tarihi camiler ve şu anda yanılmıyorsam ömür boyu ceza almış bulunan Profesör Doktor Rahil Davut hanımefendinin 2012'de yaptığı bir röportaj var. O aklıma geldi biraz önce. Bu röportajda diyor ki, eğer ki camiler yıkılır, türbeler ortadan kaldırılırsa, Uygur halkının toprakla olan ilişkisi, bağlantısı kopar. Ve gelecek olan jenerasyonlar bir daha nereden geldiklerini bilemeyecek bir duruma getirilirler. Çünkü toprakla olan bağlantıları koparılmış oluyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de işte yaptığı şu anda budur. İslam'ı Çinileştirmeye çalışıyorlar. Bu çok önemli bir ifadedir. Bunu gerçekleştirdikleri anda demin çok kıymetli Selçuk vekilimizin de ifade ettiği gibi o zaman kimlik erozyonu ortaya çıkar ve Uygur kimliği ortadan tamamen kalkar. Bu dünya geçmişinde çokça rastlanan bir durumdur ve bunu da şu anda Çin yönetimi çok sert bir şekilde uyguluyor. Değerli kardeşlerim, her ne kadar Çin hükümeti bu kadar zalimane bir şekilde Uygurlara karşı insafsız politikalar ortaya koyup konsantrasyon kamplarında bunları ne yazık kimliklerinden koparıyorsa, bunlar için tüm Müslümanların, sadece Türk coğrafyası değil, tüm Müslümanların ayağa kalkması gerekiyor. Ama öğleden sonraki programda da ifade edeceğiz bunu. Ne yazık ki herkes suskun. Eğer ki sadece Türkiye'nin öncülüğünde Türk dünyası ve diğer Müslüman ülkeler ayağa kalkarsa, çünkü Çin hükümeti 2011'den sonra bir ivme yakaladı ve bunu da İslam coğrafyasına borçludur. Burayla yaptığı ticaretlerle. Onların kalıcı bir politikaları da yoktur. Aynen Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını güdüyorlar. Ünlü Siyonist Henry Kissinger şunu ifade ediyordu. Diyordu ki Amerika'nın ebedi dostu ve ebedi düşmanı yoktur. Çıkarlarına göre hareket ediyor. Şu anda Çin hükümeti de ne yazık ki aynı uygulama içerisinde bu zulmünü devam ettiriyor ve tüm Müslümanlar buna seyirci kalıyor. Eğer ki ayağa kalkarsak, inanır mısınız, Çin daha da köşeye sıkışacaktır ve şu anda dünya konjektürü de buna çok müsait. Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet içerisinde küresel bir rekabete girdikleri için bugün Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'yı sıkıştırıyor. Çünkü büyük bir petrol üreticisi. İran'ı sıkıştırıyor. Büyük petrol üreticisi ve en büyük satışları Çin'e yapıyor. Bunları neden yapıyor? Çin'i ticari olarak zayıflatmak için. Bu Amerika'nın stratejisidir. Amerika savaşa girmez hiç. Deniz hakimiyeti var. O deniz hakimiyetini en sonuna kadar uygular ve deniz hakimiyetini kaybeden imparatorluklar aynen Osmanlı Devletimiz gibi yok olmaya mahkum kalır. Şu anda Amerika deniz hakimiyeti yoluyla dünyaya hakim olmaktadır. Onlar için binlerce tank hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat bir tek gemi, savaş gemisi onlar için çok ifade ediyor. Bunun için de Çin şu anda
Amerika'nın izinde gitmeye çalışıyor ve denizlerde hakimiyet kurmak için Belçika'dan Sri Lanka'ya kadar, Pakistan'a kadar birçok limanı kiralama yoluna gidiyor. Gwadar limanını 40 yıllığına kiraladı. Sri Lanka'daki bir önemli limanı da keza benzer şekilde borçlandırdı Sri Lanka'yı. Ödeme güçlüğü içerisine girince 99 yıllığına kiraladı ki daha çok artık Amerika ile rekabet edebilmek ve ileride dünya hakimiyetini Amerika'dan almak için bütün bunları yapıyor. Temennimiz odur ki inşallah bu fırsatı bütün Müslümanlar elde edip bu iki ülke arasındaki rekabeti de dikkate alaraktan ayağa kalkmaları ve Çin'in bu politikalarını organize bir şekilde protesto etmeleri her platformda ve ancak bu şekilde geri adım atmış olacak Çin hükümeti. Bunu da başaracak güce sahibiz aslında ama ne yazık ki organize olarak hareket edemiyoruz. Çok vaktinizi aldım, kusura bakmayın lütfen. Hepinizi en kalbi duygularla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Biraz evvel bir dil sürçmesinden kaynaklanan bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Sayın Selçuk Özdağ Beyefendi Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Vekilidir. Sayın İdris Şahin Beyefendi de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Burada düzeltmiş oluyorum. Affınıza sığınırım. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şahin Beyefendi'yi kürsüye arz ederim. Buyurun. Çok değerli milletvekillerim, Uygur Türklerinin geçmişine, bugününe mal olmuş çok değerli isimler. Turguncan Bey, Olgun İsa Bey, Erkin Alptekin değerli büyüğümüz, Rojen Abbas hanımefendi, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, ben de hepinizi selamlıyorum. Şimdi Selçuk Bey, adımız Türk, soyadımız Doğu Türkistan, Türkistan deyince konuşacak aslında bir şey bırakmadı. Ama özellikle şunu ifade edeyim ki bugün burada bulunmamıza vesile olan değerli büyüklerimiz İsa Yusuf Alptekin'e, Muhammed Emin Buğra'ya, Mesut Sabri Baykuz'u ve onunla yol arkadaşlığı yapan Doğu Türkistanlıların sesini, Uygurların sesini tüm dünyaya duyuran ve bugüne gelmemize vesile olan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle anıyorum. Onlara şükran duygularımızı ifade ediyorum. İyi ki varlar. İşte biraz önce güneşi batmayan imparatorluklardan bahsedildi. İşte o güneşi batmayan imparatorluğun biri de şüphesiz ki Doğu Türkistan. Bugün Japonya'dan, Doğu Türkistan'dan, Amerika'dan, Türkiye'den, Avrupa'nın değişik yerlerinden buraya gelerek bu kurultayı şereflendiren değerli büyüklerimiz, sizler iyi ki varsınız. Doğu Türkistanlıların umudusunuz. Ben inanıyorum ki bu çabanız bugün bir bayrak, bir devlet çatısı altında olmasa da yarın inanıyoruz ki bir bağımsız topluluk olarak en kısa süre içerisinde inşallah o bağımsızlığınızı kavuşacak ve bu mavi yıldızlı bayrak, ay yıldızlı al bayrak diyoruz ama sizin yıldızınız ak, bayrağınız mavi, inşallah o mavi yıldızlı bayrak altında inşallah özgürlüğe doğru koşar adım gideceksiniz. Şimdi genel olarak bu tür toplantılarda hep ben şunu ifade ederim. Güzel insanlarla aklınızla değil kalbinizle konuşun diye. Yani bu topluluk kalbiyle konuşmayı hak edecek bir topluluk. Çünkü büyük emek, büyük fedakarlıklarla gerçekten mazlum bir coğrafyanın temsilcileri olarak bugün buradasınız. O yüzden bu organizasyonu şekillendiren, emek veren tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Bugüne kadar getirenlere nasıl saygı ve hürmetlerimizi iletmişsek, bugün bu işin başında olarak eksiksiz bir organizasyonu icra eden
değerli arkadaşlarımızı da yürekten buradan kutluyorum. Ben hep şunu ifade ediyorum gittiğimiz yerlerde. Hani Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazarken Yunan Polatlı'ya kadar gelmiş, benim seçim bölgem olan Ankara'nın sınırlarına kadar girmişti. Top sesleri onun İstiklal Marşı'nı yazdığı süre içerisinde Ankara'dan duyulur bir vaziyetteydi. Ama o Türk milletine şunu diyordu: doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın diyordu. Ve o bütün dış güçlere rağmen o iman dolu inancıyla birlikte Türk milleti Kurtuluş Savaşı'ndan nasıl galip gelmiş ve bugün itibariyle ay yıldızlı al bayrak dilediğimiz gibi nazlı nazlı dalgalanıyorsa, inşallah inanıyorum ki en kısa süre içerisinde Akif'in bahsettiği doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın dediği Doğu Türkistanlara da doğacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yok. Sadece Akif mi söylüyor? Hayır. Cenab-ı Hak da Bakara suresinin 249. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'a kavuşacaklarına inanıp bilenler ise onlarla nice az topluluklar Allah'ın iradesi ve yardımıyla, desteğiyle nice çok topluluklara galip gelecektir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bugün Çin 1 milyar 400 bin nüfusa sahip olabilir. Ama imanlı ve inançlı o 30 milyonluk Türkistan'daki bizim soydaşlarımız, bizim kardeşlerimiz inanıyorlar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorlar. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bu güzel topluluk, ben inanıyorum ki galip gelecek. Onun için biraz sabır gerekiyor. Bu sabrı gösterirken de asla ve asla doğruluktan ayrılmamak ve güven tesis etmek gerekiyor. Çünkü güvenin oluşabilmesi için bir, söyleyince doğru söyleyeceksiniz. 2, söz verdi mi yerine getireceksiniz. 3 de emanete asla ihanet etmeyeceksiniz. Burada Uygur topluluğu kurultayının değerli yöneticileri 30 milyonluk Türkistanlıların emanetini temsil ediyor. O emanete kalben inanacaksınız ve şuna tam manasıyla iman edeceksiniz ki zafer yakındır. Ben ondan zerre kadar bir şüphem yok. O yüzden bir kez daha buradan ifade ediyorum ki bu Dünya Uygur Kurultayı'nı organize eden her bir vatandaşımıza ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor. Bakın burada bir nevi ev sahibi olarak görüyoruz. MÜSİAD'ın temsilcisi arkadaşımız var. Bir gittik bizi dinledi diyorsunuz. İnşallah çok daha fazla kapıya gideceksiniz. Avrupa'daki, dünyadaki bütün Türkler dayanışma içerisinde iman ve hakikat doğrultusunda bir ve beraber olacak ve Türkistan'ın bağımsızlığı da en yakın süre içerisinde gerçekleşecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Sadece MÜSİAD temsilcisi değil, Almanya'da bulunan tüm sivil toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin temsilcilerini de Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı gurbette yalnız bırakmamalarını. Çünkü bizim en zor zamanımızda Kuvayi Milliye'ye, milli mücadeleye nereden desteklerin geldiğini, fiili olarak gelemeseler bile kavli dualarıyla sürekli bizimle beraber olduklarını, Kabe'de tavaf ederken bile bir Türkistanlıyı gördüğünüz zaman nasıl mutlu olduğumuzu, nasıl kardeşçe sarıldığımızı unutmadan hareket etmenizi, onların bu kutlu yürüyüşünde sağında solunda mutlaka Anadolu'daki Türklerin, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olmasını canı yürekten temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar organizasyonumuzun hayırlara vesile olmasını, inşallah buradaki katılımcıların sunumlarından her birimizin ayrı ayrı istifade etmesini bir kez daha ilk günden itibaren İsa Yusuf Alptekin, Muhammed Emin Buğra, Mesut Sabri Baykuzu ve onun yol arkadaşlarına, ismini sayamadığımız, rahmeti rahmana kavuşmuş her bir büyüğümüzü tekrar saygıyla, minnetle, şükranla anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi toplantımıza telgraflarıyla gelemediği için telgraf gönderen milletvekillerimiz var. Profesör Doktor Erkin Emet'i milletvekillerimizin telgraflarını okuması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Çok uzun telgraflar, onun için ben çok kısa özet olarak söylemek istiyorum. Sayın Turguncan Alavut'un
Dünya Uygur Kongresi Başkanı, Dünya Uygur Kongresi'nin ev sahipliğinde Doğu Türkistan davasının simge ismi merhum İsa Yusuf Alptekin'in vefatının 30. yılı münasebetiyle düzenlenmekte olan Doğu Türkistan liderleri ve üç efendiler anma konferansına tarafıma ilettiği nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri nedeniyle konferansınıza katılamayacağım. Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doktor Ayyüce Türkeş Taş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı, Adana Milletvekili. Sayın Turguncan Alavuttin, Dünya Uygur Kongresi Başkanı. Dünya Uygur Kongresi'nin düzenlediği Doğu Türkistan liderleri ve üç efendiler anma programınıza nazik davetleriniz için teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmeleri ve yasama faaliyetleri nedeniyle programınıza katılamazsam da fikren ve kalben yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Doğu Türkistan'daki insanlık davasını başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda savunmaya devam edeceğim. Tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Buğra Kavuncu, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Son olarak şimdi Türk Federasyonu Başkanı Şentürk Doğru Yol Bey'in de telgrafı var. Temsilcileri katılıyor herhalde burada. Teşekkür ederim. Telgraf gönderen milletvekillerimize ve STK başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Uygur Akademisi Genel Başkanı Sayın Rişat Abbas, Doktor Rişat Abbas'ın tebrik telegramımız var. Onu huzurlarınıza arz edeceğim. Değerli Doğu Türkistanlı ve Türkiye'li kardeşlerim, büyüklerim, bu önemli programa katılmayı çok istememe rağmen iş yoğunluğundan dolayı katılamadığım için çok üzgünüm. Her şeyden önce merhum liderimiz İsa Yusuf Alptekin vefatının 30. yıl dönümünde İsa Yusuf Alptekin, Mehmet İmin Buğra, Mesut Sabri Baykozi, Sabit Damullah, Alihan Töre ve Ahmet Can Kasimi gibi Doğu Türkistan için can vermiş liderlerimizi derin saygı ve özlemle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya Uygur Akademiyesi Genel Başkanı Doktor Rişat Abbas. Teşekkür ederiz. Onun dışında programımıza gelmeyi arzu edip de geleceğini söyleyen bir takım sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri zannediyorum gelemediler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şu anki açılış programımız burada sona erdi. Şimdi panellerimize geçiyoruz. Birinci panelimiz saat 9:50-11 arasında devam edecek. Üç efendiler İsa Yusuf Alptekin, Mehmet İmin Buğra ve Doktor Mesut Sabri Baykozi. Bu paneli yönetmek için Profesör Doktor Erkin Emet'i kürsüye davet ediyorum. Panelistlerden büyüğümüz Erkin Alptekin beyefendiyi davet ediyorum. Dolkun İsa beyefendi, Dünya Uygur Kongresi'nin eski başkanı, Uygur Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi'nin başkanı Dolkun İsa Bey, kürsüye davet ediyorum. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Tarih Fakültesi Profesörü Sayın Ömer Kul hocamızı kürsüye davet ediyorum. İstanbul Erkek Lisesi öğretim üyesi Sayın Ali Alioğlu beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Şimdi bizim bu oturumda bir video gösterimiz olacaktır. Onun için seyrettikten sonra sahneye çıkacağız. ...17 Aralık 1995. İsa Yusuf Alptekin'in vefatı. Mücahit lider. Doğu Türkistan bağımsızlığının sembol ismi İsa Yusuf Alptekin, 1901 yılında Doğu Türkistan'ın Ya çok kusura bakmayın, gözlüğümü almamışım. Çok zor okuyorum, onun için bazı tam olarak göremiyorum. Amerika merkezli Uygur Araştırma Merkezi İcra Direktörü Sayın Abdülhakim İdris Bey. Adını burada biraz evvel anons etmemişim. Çok özür dileyerek kürsüye davet ediyorum. Buyurun. ...17 Aralık 1995. İsa Yusuf Alp 17 Aralık 1995. İsa Yusuf Alptekin'in vefatı. Mücahit lider. Doğu Türkistan bağımsızlığının sembol ismi İsa Yusuf Alptekin, 1901 yılında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetinde doğdu. Öğrenimini Doğu Türkistan'da tamamladıktan sonra çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. 1926 yılında Batı Türkistan'a geçerek burada milli mücadele taraftarlarıyla bir araya geldi. 1931'de Hoca Niyaz tarafından başlatılan ayaklanma sırasında ve sonrasında milliyetçilik faaliyetlerini sürdürdü. 1936 yılında Çin Meclisi üyeliğine de seçildi. Mücadelesini daha çok siyasi alanda yoğunlaştırmıştı. 1939'da Doğu Türkistan hükümet kurulunca genel sekreterlik görevini üstlendi. Bir yıldan fazla kaldığı bu görev esnasında milliyetçi, anti-emperyalist ve anti-komünist politikalar sebebiyle Rusya'nın ve Çin'in tepkilerini üzerine çekti. 1949'da Çin'in Doğu Türkistan'ı işgaliyle birlikte o günkü Hindistan'ın Keşmir eyaletine iltica etti. Alptekin 1954 yılında Türkiye'ye geçti. Türkiye'ye gelir gelmez İstanbul'da Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti'ni kurarak bundan sonraki faaliyetlerini Doğu Türkistan davasının dünya kamuoyuna anlatılmasında yoğunlaştırdı. Yabancı ülke yöneticileri nezdinde olduğu kadar Türkiye hükümetleri nezdinde de Doğu Türkistan davasının anlatılması için mücadele verdi. Parti liderleriyle başbakan ve cumhurbaşkanlarıyla görüştü. O tarihten itibaren Doğu Türkistan Türklerinin durumunu bütün dünyaya haykırmayı sürdürdü. Bütün ömrünü bu konuya vakfetti. Doğu Türkistan davasının Türkiye'de ve dünyadaki en duayen ve fedakar ismi haline gelen İsa Yusuf Alptekin 17 Aralık 1995 gecesi İstanbul'da hayata vefat etti. Müderris ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybeden Buğra, çocukluk ve gençlik yıllarını dayısı Muhammed Niyaz Hacim'in himayesinde geçirir. 1914 yılında
Türkiye'den gelen seyyah muallimlerden ilk Türkçe eğitimini aldığını ve dünya siyasetine dair önemli bilgiler edindiğini kaydeder. 1921 yılında Karakaş'taki meşhur Oyba O, milletin hürriyetini de dert edinmişti. Onun düşüncesinde ilmiyle amil ol. Talebelerle birlikte ilk kıyam ateşini yakar. Kısa sürede Hoten başta olmak üzere Doğu Türkistan'ın güney vilayetlerinin birçoğu Çin işgalinden kurtarılır. Nihayetinde Nisan 1933'e gelindiğinde Hoten merkezli bir İslam Cumhuriyeti resmen ilan edilir. Aynı yıl 12 Kasım 19 hem askeri hem lojistik imkansızlıkları Rus destekli Çin birlikleri Kabil Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal'ın kütüphanesinden de yararlanarak başyapıtı Şarkı Türkistan tarihini kaleme alır. 1939'da Kabil'e uğrayan İsa Yusuf Aktekin'le tanışması mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralar. 1943'te Çin'in savaş dönemi başkenti Chongqing'e gider. Böylece kalem küreşi olarak nitelendirdiği siyasi ve ilmi mücadele başlar. 1943-44 yıllarında hem Çin kamuoyunda hem parlamentoda Yurttaşlar Cemiyeti adına faaliyetlerde bulunur. 13 Ekim 1944'te Çin Anayasası Komisyonu'na Şincan değil, Doğu Türkistan ifadeleriyle başlayan 19 maddelik teklif sunar. Erk Gazetesi ve Altay Dergisi adlı yayınları çıkarır, Çinli tarihçilerle ilmi münazaralara girer. Buğra o yıllarda memleketinde kılıcıyla başlattığı mücadeleyi Çin'in başkentinde diliyle ve kalemiyle devam ettirir. 12 Kasım 1944'te İli'de yani Golca'da Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ilanının ardından 1945'te İsa Yusuf Aktekin ve Mesut Sabri Baykozi ile birlikte Urumçi'ye döner. 6 Haziran 1946'da kurulan Birleşik Eyalet Hükümeti'nde önce İmar Bakanı, ardından Muavin Reis, Başkan Yardımcısı olarak görev yapar. 1949 yılında Çin'in Doğu Türkistan'ı tamamen işgal etmesi üzerine ikinci kez hicret etmek zorunda kalır. 1949-51 yıllarında Keşmir, Srinagar bölgesinde yoğun diplomatik girişimlerde bulunur. Vatan için vatandan ayrılan 1850 Doğu Türkistanlı muhacirin Türkiye'ye kabulünü sağlar.
cennet olsun inşallah. Test. Evet değerli milletvekillerim, değerli katılımcılar, İsa Yusuf Alptekin vefatının 30. yılında Doğu Türkistan Devlet Önderlerini Anma Konferansı'nın 1. oturumunu başlatıyorum. 1. oturumu 3 efendiler İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra ve Mesut Sabri Baykozu. Tabi belgesellerde de bahsettiği gibi bu 3 kişi hem bizim siyasi tarihimizde önemli şahsiyetler, edebiyatımıza da yansımış önemli şahıslardan biri. Ben giriş yaparken şununla başlamak istiyorum. Ben Türkiye'de Türkler nasıl bakıyor İsa Yusuf Alptekin'e, Türkiye Türkleri. Bu açıdan bazı anıları okudum. Mesela Rasim Cinisli'nin Demokrasi Hafızası diye bir kendi anılarını yazdığı bir kitap var. O kitapta İsa Bey'i anlatırken Rasim Cinisli, Demokrat Parti milletvekili, çok değerli bir insan. Şimdi de hayatta, Allah rahmet eylesin. Allah uzun ömür ver. Evet, Allah uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat versin. Şimdi Rasim abi kendisiyle de görüştüm. Orada diyor ki bir Türkistan'dan bir lider gelmiş diyor. Tarla başında bir oteldeyiz diyor. 1952. Türkiye'deki bazı milliyetçiler gidip ziyaret ediyor. Orada bir kişi gördüm ki diyor çok entelektüel diyor. Dünya durumundan haberi var diyor. Büyük bir siyasetçi karşımda, hem entelektüel hem dünya vaziyetini bilen bir kişi diyor. Bu açıdan İsa Bey Doğu Türkistan davasını anlatmada Türkiye'de katkısı çok büyüktür. Ben 1992 yeni öğretim üyesi, öğretim görevlisiyim, misafir öğretim görevlisi. Sovyetler Birliği parçalandı. Kazak, Kırgız, Özbek, Tatarlardan çok büyük profesörler geldi Türkiye'ye. Bunlarla beraber Kıbrıs'ta bir toplantıya katıldık. İşte bütün Türk boylarından büyük profesörleri tanıttı. Normal bir alkış vardı. Ama Doğu Türkistan'dan Erkin Ahmet dediği zaman baş bu İsa, baş bu İsa diye salonda alkışlar koptu. Ben dedim nasıl böyle, ben küçük yeni bir öğretim görevlisiyim. O İsa Bey'e olan sevgi Kıbrıs'ta da öyleydi. Merhum Denktaş yemek verdi. Orada da beni anons etti. Yanına çağırdı Denktaş. İsa Bey'in elini öptün mü dedi. O zaman öpmüştüm. Ben Yeni Sağ'a yakın bir ilçede yaşıyorum. İsa Bey'in komşu ilçesi. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman bir Ferhat arkadaşım, sınıf arkadaşım ondan haber göndermiş. Gelsin bir görüşelim diye. Ben gittim, elini öptüm. Memleketin durumunu sordu. Uzun uzun anlattım. Büyük bir insan İsa Bey. Şimdi Mehmet Emin Buğra çok şey anlatacak arkadaşlar. Bir İngiliz Oscar Wilde diye bir İrlandalı bir düşünür, bir şair. Birinin bir sözü var diyor. Herkes tarih yapar diyor. Ama sadece büyük insanlar tarih yazabilir diyor. Gerçekten tarihçiler İstanbul'daki düzenlenen toplantıda da bahsetti. İsa Bey'in Şarkı Türkistan Tarihi dediği kitabı gerçekten sadece Uygur tarihi değil, Türk tarihi araştırma açısından da önemli bir eser. Mesut Sabri Baykozu da öyle İstanbul'dan memlekete gittikten sonra ilk Türkçülükle Anadolu'da karşılaşan bir kişi, İttihat-ı Terakkicilerle görüşüyor orada. Doğu Türkistan'da Türkçülük faaliyetleriyle meşgul olan büyük liderlerimiz. Şimdi ilk sorum Erkin Alptekin abi, Dünya Uygur Kurultayı'nın
eski başkanı uzun yıl. Erkin abi'den de dinledik İsa Bey'i. Nasıl bir babaydı, nasıl bir siyasetçiydi? Babanızla ilgili ne anılarınız var? Ne dersiniz? Kısaca bundan bahsetsiniz. Kısaca tamam. Ben annem bana doğudan der Çince. Kavgacı, yaramaz anlamına geliyor. Evin çok isyankar bir micazım vardı benim. Keşmer'deydik. Okuldan çıktık. Eve geldik. Yiyecek kalmamış. Öğlen yemeği yenmiş. Bizim evde o zamanlar babamlarla birlikte çıkan milliyetçi gençler vardı. Tarihçimiz Polat Kadir rahmetli, milli şair Sattar Makbul Çoban gibi gene 4-5 kişi bizimle kalıyorlardı. Onlar yemiş, hepsi kalkmış gitmiş. Ben de sinirlendi, biz ne zaman bir şeyler yiyebileceğiz bir evde diye. Bağırıp çağırıp ortalığı dağıtmışım. Farkında olmadan. Akşamüstü babam geliyor. Annem anlatmış herhalde. Babam da çok bir yumuşak micazlı bir adamdı. Elimden tuttu, dedi ki oğlum bu 5 kişi bizimle kalan çoluk çocuklarını bırakıp vatan için vatandan ayrıldık diye Muhammed bin Bora rahmetli bizim de babamız sayılır. Böyle bir insandı. Sonra tutup dedi eğer ben vatanı milleti deyip memleketten çıkan bu gençleri ve bunların hepsi Altay Neşriyat evinde çalışan abilerimiz. Bunları bırakıp size doyurup giydirip içirirsem ve onlar perişan durumda kalırsa benim milliyetçilik anlayışım nerede kalır demişti. Ondan sonra bu şeyler çok oldu. Bizim çok sıkıntılı bir hayatımız oldu. Ben babamın paltosunu annem küçültüp kış ayında bana giydirmişti. Evet, okula gidiyorduk. Keşmer'deki İngiliz okulu. Orada arkadaşlarım bazıları dalga geçerdi. Kılık kıyafete bakıp. Onun gibi çok büyük sıkıntılar. Mesela İstanbul'da burada hocamız oturuyor. İstanbul Erkek Lisesi öğretim üyesi. Ben oraya kaydolmuştum ilk olarak. Ondan sonra yok, söyleyiniz. O zaman tramvayların ön tarafı 5 kuruş, arka tarafı 3 kuruştu. O parayı bulamadan Lalil'den İstanbul Erkek Lisesi'ne kadar yürürdüm. Her gün. Bunun gibi çok büyük sıkıntılar içinde büyüdük. Ama şunu öğrendik ki, nefsinden feragat etmeden vatan millet davası yapmak çok zor. Bunu öğrendik. Ben Dolkun Bey'i burada daha çok tanıdım. Ben Dolkun Bey'den şunu gördüm ki, benim reislik zamanım, reis seçildi. Dolkun Bey de genel sekreter olarak seçildi. Dolkun Bey'den bunu gördüm, bu fedakarlığı. Hanımı derdi ki Erkin abi, Dolkun çalışmıyor, geliri gideri yok, bütün şeysini kafasını vatan millet diye koşturuyor. Ne yapacağız ya Allah? Allah size verir. Bize de verdi. Allah, bu inancı kaybetmeyelim. Dolkun Bey bu davaya baş koymuş bir adam. Böyle devam ederse, çünkü babamdan gördüğüm şeyi aynı Dolkun'da gördüm.
Dolayısıyla çok sıkı bir işbirliği içine girdik. İşbirliği içinde elbette anlaşmazlıklar, şunlar bunlar çıkar. Böyle bir babaydı. Yani onu sormak istiyorsanız. Yani babamın vatan millet davası için çabaladığı, yani bizim nefsimizden, kendi nefsimizden feragat etmeden bu davanın yürüyemeyeceğini o zaman anlamıştık. O prensip şeysinde yürüdük biz, çalıştık ve büyüdük. Allah verdi. Evet, teşekkür ederiz. İkinci turda yine soru sorarım. Şimdi Dünya Uygur Kurultayı eski başkanı Dolkun İsa Bey'in de eskiden beri İsa Bey ile ilgili araştırmaları var, okuyor. İsa Bey ile ilgili bir kısaca 5 dakika. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle sayın milletvekillerim, sivil kuruluşların başkanları, hepiniz hoş geldiniz. Aslında ben İsa Bey hakkında bayağı bir araştırma yapmıştım, değerlenmiştim. Ama dediğimiz gibi 5 dakika diyor. Şu hatırını da anlatayım. İsa Bey, ilk adını Mehmet Emin Buğra İsa Bey, Üç Efendiler adını ben Doğu Türkistan'da talebeyken öğrendik. 85-88 senelerinde büyük öğrenci ayaklamaları başlattık. Burada Rüşen Hanım da burada, bizim arkadaşlar Abdurreşit de burada. O zamanki bizim arkadaşlarımızdı. O zaman kadar bilmiyorduk. Çünkü Çiller hiçbir zaman bize Doğu Türkistan tarihi anlatmadılar. Yasaktı. Bu yürüyüşlerini yaptığımızda hükümet başkanları, parti genel sekreterleri bir rapor yayınladılar. Sizlerin yaptığınız bu şeyi kimseni memnun etmediler. Çünkü sorguyu çekiliyorduk. 4 ay ben gözaltında kaldım. Diyorlardı sizin bu yaptığınız kimseni memnun etmediler. Sadece İsa cidden diyordu. İsa grubu diyordu. İsa grubunu memnun ettiler diye bir lafını ilk defa Çin hükümet yetkililerinden duyduk. Allah Allah, bu da kimdir? Çünkü o zaman kadar bilmiyorduk. Ondan sonra bizden bazı tarih öğretmenlerimiz de sizi yanlış anlamayın diye bu fırsatını yararlanarak böyle zamanında İsa Yusuf Altekin, Mesut Sabri, Mehmet Emin Buğra diye bunlar vatenden ayrılmış. Şimdi Türkiye'de yani bizi öyle büyük anlatıyordu Çin hükümeti. Biz o Çin hükümetinin öyle duyduğumuzda sanki İsa Bey'in böyle büyük bir ordusu var orada. Yarın o bir gün de orduyla Doğu Türkistan gelecek, bağımsızlığımızı alacağız. Böyle. İlk duyduğumuzda Çinler gerçi meseleyi başka taraftan anlatmaya çalışıyor ama bize bir umut kaynağı olmuşlardı. Ondan sonra da bu kimleri de araştırdık. İsa Bey'in Üç Efendilerinin arkadaşları vardı. Hacı Yakup Anat, ondan sonra Nizamuddin Hüsnü gibi büyüklerden ondan sonra öğrenmeye başladık. Böyle öğrendim ben. Erik Gezdi'ni okudum. Erik Gezdi'ni okuduk. O zaman bir sürü yazılarını, Üç Efendilerinin yazılarını oradan gördük. İşte İsa Bey'in biraz da filmini gördük biraz önce. Dediğimiz gibi 1901 senesinde Yenisar'da dünyaya geliyor ve Çin dili öğreniyor. Orada tercüman olarak çalışıyor. Yani Yenisar hakimi Çin dilinin tercümanı oluyor. Çin dili 1926 senesinde de Endican'a konsul olarak gönderiliyor ve Çin diliyle beraber Batı Türkistan'da, Özbekistan'a tercüman ve başkatip olarak diplomatik bir görev için orada bulunuyor. Endican'da 3 sene, Taşkent'te 3 sene olmak üzere toplam Özbekistan'da, zamandaki Batı Türkistan'da 6 sene orada kalıyor. Bu dönemler İsa Bey'in dünya görüşünün değişmesine büyük katkısı oldu. Kendi kitabında bunları yazıyorlar. Diyorlar o zaman kadar İsa Bey sadece Yenisar'da Çinlerin Uygurları yaptığı bir baskıdan bahsediyorlar. Yani Yenisar halkındaki bu baskıları bir nasıl halledebileceğim? Böyle bir başlıyor ama Batı Türkistan geçtikten sonra durumunun öyle bir şey değil. Bunun bir müstemlik toprak olduğunu, tüm Doğu Türkistan'ı kapsayan bir bağımsızlık hareketinin zarur olduğu kanaatine geliyor. Çünkü Batı Türkistan'daki aydınlarla görüşüyor orada. Ondan sonra 1932 senesinde Çin dili vefat ediyor. İsa Bey de Nanjing'e, Çin'in başkenti Nanjing'e geliyor ve burada siyasi mücadele başlıyor. 36 senesinde de Nanjing'de Doğu Türkistan Vakali'den milletvekili olarak Çin parlamentosunda milletvekili oluyor. 1938 senesinde o zamanlar biliyorsunuz Japonya-Çin savaşı başlanmıştı.
bu dünyaya, özellikle İslam dünyasına bu savaşı taraftar toplamak için bir heyet göndermek isterler. O dönemdeki Çin Genelkurmay Başkanı Bey Junxin, Çin Müslümanları Tunga, bu da Müslüman ülkelerine bir Müslümanın olması, bir Türk'ün olmasından daha iyi olacağı kanaatinde heyet başkanı olarak İsa Bey'in tayin ediliyor ve bu seferden yararlanarak İsa Bey dünyanın bir sürü kralleriyle, başbakanlarıyla, yani görüşüyor. Mesela o zaman da Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi ile görüşüyor, Nehru ile görüşüyor. Pakistan'ın kurucusu Mehmet Ali Cinnah ile görüşüyor. Saudi Arabistan gidiyor. Orada Kral Abdülaziz ile görüşüyor. Maliye Bakanları ile görüşüyor. Ve ondan sonra Kahire'ye geçiyor. Orada Mısır'ın Milli Meclis Başkanı General Burhanuddin Bereket ile görüşüyor. Mısır Kralı Faruk ile buluşuyor. Ve oradan sonra da Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ve Başbakan Refik Saydam, Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu ile de teferruatlı görüşmeler oluyor. Ve oradan da Beyrut'a ve Suriye'ye geçiyor. O zamanlar daha Suriye ile Lübnan bir ülkeydi. Orada da Lübnan Başbakanı, Suriye Başbakanı Ata el-Eyyubi ile ve Eğitim Bakanı Kemal Beylerle de görüşüyorlar. Buradan Bağdat geçiyor. Bağdat Kralı Nebi Abdullah ile görüşüyor. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile görüşüyor. Ondan sonra da İran'ı geçiyor. İran'ın Kralı Nebi Abdullah ile görüşüyor. Parlamento başkanları ile görüşüyor. Savunma Bakanı ile görüşüyor. Ve oradan da Afganistan'ı geçiyor ve Afganistan Kral Muhammed Zahir Şah ile görüşüyor. Bu da en önemli görüşmelerden biri de 33 Cumhuriyetlerimizi bahsettiğimiz üç efendilerden biri olan Mehmet Emin Buğra ile buluşmasıdır. Ve Mehmet Emin Buğra'nı ikna ediyor ve Mehmet Emin Buğra da Nanking geliyor. Yani bu ziyaret 1,5 sene devam ediyor. 1939 senesinde Kasım ayında başlıyor ve 1940 senesi Mart ayına kadar devam ediyor. Bu dönemler İsa Bey'in bu görüşmeler sırasında Doğu Türkistan'ın kurtulması için yardım edecek hiçbir ülkeni göremiyorlar. Göremedikten sonra çarenin sadece Çin'in başkentinde kalarak siyasi mücadele olmaktan başka bir yol bulamıyor ve Mesut Sabri, İsa Yusuf Altekinler Nanking'de siyasi mücadele başlıyor. O zamandan itibaren bu üç efendi adıyla anılmaya başlar ve 1947 senesinde bunlar Çin parlamentosunda bir sürü önergeler veriyor. Doğu Türkistan adından bağımsızlık, kendi takdirini kendi tayin etmesi gibi bir sürü çalışmalar yapıyor. 1947 senesinde Doğu Türkistan geliyor çünkü o zaman Gomindan hükümetiyle Milli Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nde bir koalisyon hükümet kurulur ve üç efendilerden Ürümçi geliyor ve burada koalisyon hükümette Mesut Sabri Başkan, İsa Yusuf Altekin Genel Sekreter ve Muhammed Emin Buğra'da başka yardımcısı olarak görev yapıyor ve bununla kalmıyor. Orada Altay Neşriyat olarak bir neşriyat yayın evi kuruyorlar. Yusuf Has Hacip adında bir kütüphane tesis ediyorlar. Erik Gezdi yayınlıyorlar. İsa Bey bu dünya ziyaretinde 10.000'den fazla kitap getirmişler. Bu kitaplarla Yusuf Has Hacip kütüphanesini orada kuruyorlar. İşte ama 1949 senesinde Komünist Çin Doğu Türkistan ıslah ettikten sonra bu efendiler uzun müzakereler yapıyorlar. Ne yapacağız? İşte burada kurallı bir mücadeleyle bunların önünü kesmenin mümkün olmadığının kanaatine vardıktan sonra 49 senesinde yani 27-6 Eylül'de Ürümçi'den ayrılıyorlar. Mesut Sabri Baykuzu çok yaşlı olduğu için orada kalıyorlar. Mehmet Emin Bora ve İsa Yusuf Altekinler Kaşgar'a geliyorlar. Eylül'ün 27'sinde herhalde. 27'sinde Kaşgar'a geliyorlar ve ondan sonra Ekim'in 26'sında Kargılık'tan Keşmir'e doğru yol. Çok zahmetli bir yollar. 2,5 aylık bir seferden sonra Keşmir'e, Ladak'a ondan sonra da Srinagar'a geliyorlar. İsa Bey ve Mehmet Emin Boralar Delhi'ye gelip orada mülteci statüsü verilmesini isterler. Ama Hindistan hükümeti kabul etmezler. Ondan sonra tekrar Saudi Arabistan, Mısır gidip orada diplomatik çalışmalarda bulunurlar. Orada çünkü oraya gelenler şimdi İsa Yusuf Altekin'in kitabında da
toplam 870 kaç kişi yola çıkıyorlar. Bundan 63 kişi bu yollarda, karlı döpelerde vefat ediyorlar, ölüyorlar ve 60'tan fazla insanların da ayağı, bacakları üşüyorlar ve böyle sakatlanıyorlar. Ondan sonra Suudi Arabistan ve Mısır bunların bu mültecilerini kabul edecek bir durum göremeyince Türkiye'ye geliyorlar ve 1952 senesinde işte 52 13 Mart'ta bu dönemin başbakanı Fuat Köprülü, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile konuşurlar ve 13 Mart 1952 tarihinde bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle oradaki mültecilerini Türkiye'ye getirme kararı çıkıyorlar ve 53 yılının başından itibaren oradaki yani Hindistan'daki muhacirler uçakla Türkiye'ye gelip yerleştiriliyorlar. İşte Mehmet Emin Bora bu vatanın ayrılıktan sonra İsa Yusuf Alptekin ile olan şeysini şöyle anlatır. Doğu Türkistan'ın komünist Çin sömürge sahasına gelmesiyle Hindistan'a ulaştığımızda 1950 yılında İsa Bey ile müzakere ederek vatan davası için yapacağımız kesin hareketlerimizi aşağıdaki gibi kararlaştırdık diyorlar. 1. Doğu Türkistan'ın tam bağımsızlığını sağlamak. 2. Yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlıların zihnine bağımsızlık fikrini aşılamak. 3. Bu gayeyi gerçekleştirmek için teşkilatlanmak. 4. Dünya kamuoyuna Doğu Türkistan tanıtmak, Çin zulmünü anlatmak ve dünyanın yardımı sağlamak. Bu istikamette hareket ediyorlar Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için. Çünkü şimdi bazı insanlar Doğu Türk, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Bora, Mesut Sabir'ini maalesef bunlar bağımsızlık istemiyorlardı falan, bunlar otonomi istemizler gibi bir sürü lekelerle bunları kaydetmeye çalışanları şahit olduk senelerden. Demek bunlar dünyada bir sürü ülkelere şey yapıyor, Endonezya. İkinci turda yine. Tamam. Böyle işte dünyanın yeni dili yapılan Asya Afrika konferansları katılıyorlar. Dünyanın yani İsa Yusuf Alptekin 30'dan fazla ülkeyi ziyaret ediyorlar. 1970 senesinde bir dünya turunu çıkıyorlar gene. 30'dan fazla ülkeyi ziyaret ediyor ve bu ülkelerde olan ziyaretlerde devlet başkanları, krallar, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile görüşerek Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için çalışmalar yaparlar ve 1995 senesinde 17 Aralık Allah'tan rahmet umar. Ben de Türkiye'de talep edildim o dönemler. 10 binlerce insan yürüdük beraber. Karlık bir günde ben de onlarla beraberdim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz Dolkun Bey'e. Şimdi bunların çıkardığı Erk gazetesinin sloganı ırkımız Türk, dinimiz İslam, vatanımız Şarkı Türkistan. O gazetenin köşesinde bu 3 sloganla çıkarıyor. Bunların en önemli yeni bir hizmeti, 3 efendiler şu anki işte Abdurrahim Ötkür, İbrahim Mutti, Kurban Koday, Polat Kadri gibi o zaman çok çevresinde milliyetçi aydınlar var. Bunlar Uygurların milli şuurun yetişmesinde, bizim dönemimizde bunların romanları, kitaplarını okurduk. Milli şuurun oluşmasında çok önemli rolü vardır. Evet, şimdi Mesut Sabri Baykoz'u tabii Ömer Bey, Profesör Doktor Ömer Kul, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi. Doğu Türkistan'la ilgili en fazla araştırma yapan Türkiye Türklerinden, akademisyenlerden biri. Kitabın dışında öğrenci de yetiştiriyor. Bu konuyu en iyi bilen akademisyenlerden biri Mesut Sabri Baykoz ile ilgili sunum yapacak. Buyurun. Sunum değil de merhabalar cümleten. Zaman da geçiyor hızlı. Ben Üç Efendi hareketinin, Üç Efendilerin Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna dair hayallerini, yöntemlerini, niye böyle bir yol tuttuklarını, kendilerinin çok etraflıca düşündüğünü ama sonraki nesillerin onların bu düşüncelerini anlayamadığını düşünen birisiyim. Şimdi devletlerin, sabahleyin Abdülhakim Bey ile konuşurken, devletlerin hayatında 20 yıllık süreçler uzun bir zaman değildir. Ama çok ilginç bir şekilde Doğu Türkistan mevzu bahis olduğunda Doğu Türkistan'ın 20 yılında amena tabirle Doğu Türkistanlıların başına gelmeyen kalmamıştır.
Evet, iki cumhuriyet kurulmuştur ama kendileri dışındaki gelişmeler kendilerinin kaderini belirlemiştir. Şimdi zikrettiğimiz bu dönemle ilgili Polat Kadir'i benim de Türkiye Türkçesine çevirdiğim Ülke Tarihi adlı eserinde diyor ki bizde bu dönemde 3 grup vardı. Bir Çinperestler vardı, bir Rusperestler vardı, bir de milliyetçiler vardı. O milliyetçiler dediğimiz işte üç efendilerdi. Ki onların hayatının hele iktidara geldikleri dönemden sonra Çinlilerin dahi biz öncelikle bu komünistleri tehlikeli sayıyorduk. Ama asıl tehlikeli olan bu milliyetçilermiş dedikleri bir fikir hareketi. Ve o fikir hareketinin bence ağabeyi Mesut Bey. Hem yaşça hem Mehmet Emin Buğra Bey'den hem İsa Bey'den daha büyük. Ve şuna da inanan birisiyim. Su akıyor ve mecrasını buluyor. Üç efendilerinde yolunu kesiştiren noktalar var hayatlarında. Mesela Mesut Bey'in Türkiye'de eğitim görmüş olması, onun teşkilat-ı mahsusayla, İttihat Terakki ile, Türkçü, Turancı zihniyetle Türkiye'de tanışmış olması, onun sonraki hayatında ve mücadelesinde yolunu o yönde ilerletmesine sebep olmuş. Hele bu eğitimle ilgili döndükten sonra bakıyorsunuz ki aynı zamanda Mesut Bey cedidçi bir anlayıştan gelen birisi. İsa Bey'le niye kesişiyor noktaları, yolları? İsa Bey de Batı Türkistan'da bulunduğu dönemde o Rus zulmünden, komünizm belasından muzdarip olan Süleyman Çolpan gibi kişilerle oturup hasbihal konuşuyor. Onun da vatandaşına, halkına yapılanları görüp komünizme karşı bir Ahmet abiyle nefreti var. Evet, o da o yola giriyor. Peki burada farklı olan üçüncü şahıs var. Mehmet Emin Buğra Bey. Aslında onun da yolu Kabil'de Türkiye Büyük Elçisi Mendü Şevket Esendal'la tanışmasından sonra bu noktada oluyor. Ben totalde şöyle değerlendiriyorum. Üç efendilerin hele komünist işgali sonrası Mesut Bey'in çıkmadı yaşı gereği yolculuğa dayanamayacağını söyleyerek çıkmaması ama diğer ikisinin Doğu Türkistanlıları Türkiye'ye getirmeleri hiçbir hatıratta da bu yazmaz ama ben zaman zaman Erkin abiyle bu konuları konuşurken işte Chungkin'de, Nankin'de şimdi Pekin değil de o dönemin Gomindan döneminin Çin başkentinde Türkiye temsilcileriyle, temsilcilikleriyle ilişkileri nasıldı? Çünkü İsa Bey de hatıratında, onu da yayınladık. Yazmıyor bunlar. Mehmet Emin Buğra Bey de yazmıyor. Ama şunu görüyorsunuz ki İsa Beyler, o hani onların hayat su yolundaki ilişki kurdukları, görüş aldıkları, yaptıklarından haberdar ettikleri yer Türkiye'nin misyon temsilcilikleri. Ki 49 sonrası çıktıktan sonra da o Türkiye'ye gelip yerleşme de afaki işte, düşündük ama Türkiye'ye gidelim bir kararı değil bence. Evet, çıkanlar öncelikle Suudi Arabistan'a olmazsa Mısır'a gitmeyi arzu ettiler ama İsa Bey'in gönlünde hep bu vardı. Türkiye'ye gelelim, Türkiye'ye yerleşelim. Sonuç itibariyle belki bu konuları çok daha etraflıca konuşmak lazım. Ama Promete hareketini bilmeden İsa Beylerin, Mehmet Emin Buğra Beylerin, Mesut Beylerin o hareketin içerisinde niye olmadıklarını anlamak mümkün olmaz. Ağabeylerdir dedim. Mesela hoşuma gidenlerden bir tanesi Çin Meclisi'nde Mesut Bey üye olduğunda İsa Bey Çince bilmesi dolayısıyla bütün tercümanlığını İsa Bey'in yapması şartını koşuyor. Ve ilginç olan mesela bir yönleri daha var üç efendilerin. Mesut Bey Kulcalı, İsa Bey Kaşgarlı, Mehmet Emin Buğra Bey Hotenli. Ve bunlar bir kader birliği, bir dava birliğinin ötesinde kader birliği yapıyorlar. Bence alınması gereken en büyük derslerden birisi o. Doğu Türkistanlılar yani Gulcalı, Kaşgarlı, Hotenli üç şahıs ve yetişme tarzları da birbirinden farklı ama kader birliği yapabilmişler. Hayatlarının sonuna kadar birbir açığını aramak değil de açıklarını kapatmak. Olmadıkları yerde birbirlerinin savunucusu olmak, davalarının savunucusu olmak gibi bir özellikleri olmuş bu üç şahıs. Ve sonuçta o abilik onlara Erkin Hoca'nın da ifade ettiği gibi 47 Mayıs ayında Doğu Türkistan'da benim milli cephe diye ifade ettiğim
hükümet kurulup başa geldiklerinde Mesut Bey hükümetin başkanıydı. İsa Bey de onun genel sekreteriydi. Sadece şu bile çok değerlidir. Erk gazetesi, Erk Uygurca bağımsızlık demek değil mi? Bağımsızlık demek. Gazetenin üstünde dilde, işte, fikirde birlik yazıyor. İşte sol tarafında ırkımız Türk, dinimiz İslam, yurdumuz Türkistan yazıyor. İşte bu tarafında klişe olarak biz halkçıyız, biz milliyetçiyiz, biz insaniyetçiyiz yazıyor. Bu üç efendi o gazetenin, Erk'in gazetenin küpürünü aldığınızda yol haritaları bu. Ve reel politikte bence zamanını aşan bu zihniyet, bu düşünce Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı noktasında zamanını aşan ama bir doktrin olarak da ifade edebileceğimiz bir görüş ortaya koymuş. Evet, belki bağımsızlık hareketlerinin silahlı olarak içinde değillerdi. Ama onlar şunu biliyorlardı. Doğu Türkistan'da bize bu konjonktür, bir tarafında Rusya'nın, bir tarafında Çin'in, bir tarafında Amerika'nın, Batı'nın olduğu bu reel konjonktür bize bağımsız bir devlet kurdurmaz. Ve bunu söylediklerini 1930'lu 32'ydi ve dedikleri oldu. Üzülerek söyleyeyim bunu. 33'teki de dediği oldu. 44'teki Cumhuriyeti de onların düşündükleri oldu. Ve sadece diyordu ki onlar bizim insanımızın hayatını kaybetmesine sebep oluyoruz. Bu düşünceyle bence çok konuşulması, anlatılması ve anlaşılması gereken bir doktrindir. Ve sonuç itibariyle Doğu Türkistan komünistler tarafından işgal edilince işte vatan için vatandan ayrılma toplantıları neticesinde Mesut Bey maalesef o yolculuğa çıkmadı. Belki çıksa dayanamazdı. Hayatını hapiste, bazıları gaz odasında şehit edildiğini söyler, bazıları normal hastalanarak vefat ettiğini söyler. Ama Doğu Türkistan'ın tarihinde silinemeyecek, üzerine çok konuşulması, anlaşılması, anlatılması gereken bir harekettir diye düşünüyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet. Profesör Doktor Ömer Kol Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Abdülhakim İdris Bey, Uygur Araştırmaları Merkezi Müdürü. Siz bu konuda ne demek istersiniz? Buyurun. Selamünaleyküm muhterem cemaat. Ben 15 yaşında 1983'te ilk olarak Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin'i tanımış oldum. Nasıl? Bildiğiniz gibi Polat Kadir'in öykü tarihi vardı. Ben Mehmet Emin Buğra'nın ailesinde talim terbiye gördüm, medreseye gittim. Yani Mehmet Emin Buğra'nın kız kardeşi bu Meryem Hanım'ın oğlu yakında şehit olan Abdülahad Han Meksub'un talebesiyim. Yani 15 yaşında orada öğrenmiş olduk. Karkaş'ın Daraskal semtindeydiler. O zaman bu Meryem Hanım anlatırdı. Ondan sonra benimki babamın abisi de zamanında Mehmet Emin Buğra Hoten'e bir seçim için geldiği zaman pick-up'larla görmüşler. Onu anlatıyordu. Ondan sonra bildiğiniz gibi Çerçen'den Yenisar'a kadar olan bölgede 16 ay hakimiyet sürmüş. Yani Mehmet Emin Buğra'nınki bir şeysi var. Orada vazife alanlar, kazi olanlar, yani bir sürü insanlar vardı. Ondan Hoten'de Mehmet Emin Buğra'nın gitmesiyle onun izi gitmemişti. Yani her yerde biz onu anlıyorduk. Biraz kısa geçeceğim. Nasip oldu. 86. yılı ilk Türkiye'ye geldim. Mayıs ayında merhum liderimiz İsa Yusuf Alptekin'i elini öpmüş olduk Aksaray'da, Doğu Türkistan Vakfı'nda. Ondan sonra aynı senesinde Doğu Türkistan'dan gelen, Hoten'den gelen hacılarla hacca gitmeden önce Ankara'ya gittik. Mehmet Emin Buğra'nın kabrisini ziyaret ettik. Ve o zaman da şimdi Türkiye'den gelen milletvekilleri var, onu demek istiyorum. Ankara Büyük Belediye Başkanlığı bizi Anıtkabir'e götürdü. Anıtkabir'de bizim memleketten gelen bir hafız vardı. Oturdu Kur'an okudu. Biz o Kur'an okumasının yasak olduğunu bilmiyorduk. Gelen yanımda duranlar dedi burada yasak dedi. Bilmiyorum böyle bir güçlü bir abi vardı büyükle. Dedi ki eğer bunların Atatürk olan saygısı Kur'an okumuş olsa okusunlar cevapkarı ben olacağım dedi. Yani biz hayatımızı böyle başladık. Sonra Almanya'da 1991'e geldim. O zamandan beri Erkin abininki yanındayız. Bu üç efendi Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin o hayatları daha anla
bitiremedik. Şimdi bu üç efendi ve bütün bizimki şehitlerimizinki tarihlerini hocalarımız detaylı olarak anlattı ve anlatacaklar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. 1998'de Almatı'ya gittiğim zaman Kazakistan'a, Dolkun Başkan o zaman Dünya Uygur Gençlik Kurultayı'nda bir şeye göndermişti. Ben 44'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin başkatibi Abdurrahman Maksum'la bir sohbette olduk. Burada Abduriş diye Kazakistan'daki bir arkadaşımız belki vardır. Onunla beraber gittik. Abdurrahman Maksum şunu dedi. Dedi ki biz zamanında siyaseti anladık dedi. Dünya vaziyetini anladık dedi. Ama gücümüz yetmedi dedi. Şimdi bir geriye baktığımız zaman neden bu 33'teki 44'teki cumhuriyetler yenildi? Neden 46'da bu Çinlilerle koalisyon hükümeti kurmaya mecbur bulduk dediğimiz zaman biraz geriye bakmamız lazım. 19. asrın sonlarında bildiğiniz gibi Özbekistan'da Kokan Hanlığı, Buhara Hanlığı Çar Rusların eline geçti. 1876'da Yakup Bey bizim ordu yenildi. 1884'te Hindistan'da bu Büyük Britanya vardı. Onlar Çinlileri şey yaparak, çünkü o zamanlarda Great Game, yani büyük bir oyun vardı Orta Asya'da. İngiltere ile Rusya arasındaki bir çatışmalar. Çinlileri bize gönderdiler. Ondan sonra biz bilimsiz, bilgisiz, cehalette kaldık ve bu seneler içinde Japonya, İmperial Japonya daha gelişti. Asya'yı Hollanda, Portekiz, İngilizlerden eline aldı. Ondan sonra Almanya'da 33. yılı Hitler hakimiyeti ele geçirdi. Fransa'ya ve İngiltere'ye olan dünyanın şeysi değişti. Derken ve 31'de başkanımız dediği gibi Japonya, Mançurya yani Çin'e savaş açıyor. Ondan sonra Almanya 39'da burada savaş başlatıyor. Biz böyle bir arada kaldık o zamanda. Yani Batı'da Sovyetler Birliği, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1917'deki Bolşevik İnkılabı'ndan sonra 1924'te de Taşkent Konferansı'nda işte Kazakistan, Kırgızistan, bizleri de Uygur diye verdiği isimler o zaman oldu. Biraz geriye baktığımız zaman mesela 45'teki şeylerde neden 46'da bizi bu Stalin mecburi hükümete şey yaptırıyor? Çünkü 45'in ortalarında Almanya yeniliyor. Amerikan Hiroşima'daki atom şeysi olarak Japonya'ya teslim oluyor. Ve Çin'de de milliyetçi Çinli ile komünizm arasında bir iç savaş başlıyor. Onu bekleyeceğiz derken işte kısa keseceğim, bir de Yalta, Tehran, Potsdam konferansları oluyor o zamanlarda. Bizim takdirimiz bu uluslararası alanlarda kesiliyor. Ama şey olarak, millet olarak Doğu Türkistanlılar, yani biz milyonlarca şehidi vermişiz. Ya baktığınız zaman önce dedi, bakın 1933'te kurulan Cumhuriyet İslam dünyasındaki ikinci Cumhuriyet. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti 23. kurulduysa 1933'te ikinci Cumhuriyet kuruldu. O zaman bütün komşularımız, Pakistan yok o zaman İngiltere'nin elinde. Bütün dünya ve Müslüman dünyası asaretteki bir dönem. Böyle bir dönemlerde bugün 70-80 sene sonra baktığımız Türk Birliği diyoruz değil mi? Türk İslam Birliği'nin felsefe asasını şey yapmış. Yine bizim bu önderlerimiz. Sadece Uygurların takdiri değil, bütün Orta Asya'daki devletlerin, Türk dünyasının, İslam dünyasının fikri olarak fikir önderliğini yapmış. Böyle bir insanlarla tanışıyoruz. Çin şimdiki halimizi işgal etmeden kalmıyor. Zaten istikbalimizi işgal edeceğim diyor, yok edeceğim diyor ve bizim mazimizi işgal etmekte. Şimdi bu üç efendiyi pan-Türkist, pan-İslamist diye durmadan tenkit yapıyor ve şu anda da bir sürü insanlar bu komutanla çalışmış, öyle yapmış. O zamanki duruma göre çalışmış. Başkanımız anlattığı gibi. Bu tarihimizi kazmamız, anlamamız, öğrenmemiz bizim için çok önemli. Ve gelecekte de bizimki coğrafi olarak alanımız değişmedi. Yani Çin zaten doğuda güçlendi. Dünyanın en güçlü bir şeysine dönüşmeye başladı. Rusya mevcut. Ve bir de bu Hindistan, Pakistan çevrelerimiz zaten büyük güçlerle dolu. Biz gelecekte
muhakkak kurulacak Doğu Türkistan ve bizler de bu kurulacak cumhuriyetin, devletin diplomatları. Yani dünyayı anlatmaya çalışıyoruz bugünkü günlerde. Bunu anlamamız, itibar almamız, ibret almamız için tarihimizi öğrenmemiz lazım. O dönemdeki tarihlerimizi öğrendiğimiz zaman gelecekte biz karşılayacağımız bir sürü sorulara cevap olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Abdülhakim İdris Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Muhammed Emin Buğra'yı anlatacak. Dün Sayın Erkin Alptekin abi de bahsetti. Allah Muhammed Emin Buğra'ya yazma kabiliyeti vermiş diye gerçekten çok eser yazıp bırakmış. Bizim ideolojimizi ortaya koymaya çalışmış. Bu arşivlerin hepsi Muhammed Ali Alioğlu'da şu an. Doktoru tezleri yapılıyor, yüksek lisans tezleri yaptırıyor. Müthiş bir şey. Yani onun için biz bugün faaliyet yapan çok sayıda STK'larımız var. Güzel şeyler yapılıyor. Ama bunun yazıya dökmek lazım. Yazıya dökmezsek ileride tarih yapıyoruz ama o tarihi yazmazsınız, onun bir değeri olmaz. Dolayısıyla Muhammed Ali Alioğlu şimdi Muhammed Emin Buğra'yı anlatacak. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hazırın, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Ses çıkıyor mu? Öncelikle böyle anlamlı, değerli ve vefalı bir etkinlik yaptığı için Dünya Uygur Kurultayı başta olmak üzere bütün bu etkinlikte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ve aynı zamanda dünyanın pek çok yerinden bu değerli büyüklerimizi anmak ve anlamak için bir araya gelen bütün misafirlere de Allah bütün ecirlerine, bütün imkanlarına, bütün yollarına, seferlerine hayır versin diyerek başlamak istiyorum. Kıymetli hazırın, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki merhumlarımız için bir anma toplantısı yaparken bir vefa olarak bazı şahsiyetleri de hatırlatmak, o şahsiyetleri bizim üzerimizdeki etkisini anlatabilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum. Merhum büyüğümüz hocamın da ifade ettiği gibi Mesut Sabri Baykozcu'ya, İsa Yusuf Alptekin Bey'e ve Mehmet Emin Buğra'ya ve bu üç efendilerin mirasını günümüze kadar bize taşıyan ve hakikaten Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin ve Mesut Sabri Baykozcu'nun mefkûresini hayata aktarma ve mücadele ve davasında emek vermiş olan aramızdan 2010 yıllardan uzun yıllar Doğu Türkistan Vakfı'nın da başkanlığı yapan, Türkiye'de emekli Tuğgeneral olmuş olan Rıza Bekim Paşa'yı da burada rahmetle anmak istiyorum. Ve hocam biraz önce bahsetti, Mehmet Emin Buğra'nın arşivlerini, imkanlarını, belgelerini bize ulaştıran ve Şarkı Türkistan tarihini ve eserlerini vefatından 1965 yılında hatırasıyla yayınlayarak devam etmeye çalışan kızı Fatıma Buğra ve amcamız Yunus Buğra'yı da burada rahmetle anmak istiyorum. Ve bizim aile olarak burada konuşmamıza vesile olan ve bize hem dini hem milli anlamda bir değer katan aile büyüklerimizden Yakup Buğra merhum dedemizi de bunu anmak istiyorum. Ve özellikle bu büyüklerimiz Erkin hocam da Erkin abim de anlattı. Sizin nereden beslendiğiniz, sizin ne olduğunuzu gösteren bir değerdir. Eğer yanınızda, arkanızda, sohbet meclisinizde, eve geldiğinizde, oturduğunuzda size selam veren, sizin halinizi soran böyle büyükler olursa neden böyle güzel insanlar çıkar? Bunu anlamak zor olmasa gerek. Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Belki ikinci bir oturum olursa bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ama ben özellikle Mehmet Emin Buğra'nın arşivlerini incelemeye, okumaya ve Ömer Kul hocamla beraber çalışmaya başlayıp Abdullah hocam Şarkı Türkistan tarihini çevirdi ve Türkçe'ye tercüme etti. Biz de hatıratı üzerine çalışmalar yaptık. Biz bütün bu arşivi incelerken bir şey fark ettim. Ve bir gün şöyle bir şey aklıma geldi ve ben bunu da bir slogan olarak kullanmak istedim. Bu üç efendilerin Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin, Mesut Sabri Baykozcu hiçbir fark etmeden ayırmaksızın bu üç efendinin ben 3 tane derdi olduğunu ve 3 tane hayali olduğunu fark ettim. Bunların derdi milletti, hürriyetti ve vatandı. Bu insanlar milletin derdiyle dertlendiler ama millete dert olmadılar. Davanın adamı oldular ama davadan geçinenler olmadılar. Bir gün yolda kaldılar, belki terk edildiler, belki hocamın da ifade ettiği gibi pek çok imkansızlıklara rağmen, her şeye rağmen yolda yürümeye devam ettiler. Çünkü onları ona bağlayan, onları bu mücadeleye koyan şey
milletlerinden beklentileri ve sonuçta elde edecekleri sürecin sonuçta kazanımları değildi. Orada olmanın, var olmanın ve oraya katkı sağlamanın değeriydi. Bu da onların imanlarından ve Yüce Türk milletine sahip olduğu karakterden kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bütün Doğu Türkistan mücadelesi yapan STK'lar dünyanın neresinde olursa olsunlar bu üç efendiyi hocamın da ifade ettiği gibi önüne koyduğunda yine birkaç önemli kavramı görecekler. Birincisi, bu üç efendi düşünün 1939'da İsa Bey ile Mehmet Emin Bura tanıştığından vefatı 1965'e kadar. Matematik hesabı bilmiyorum ama benim yaşımdan daha çoktur. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir gün bir mesele olsun. Herhangi bir mesele. Bir yerde bir görüşme mi var? Bir yerde bir toplantı mı var? Bir yerde bir ihtiyaç mı var? Ailemizin içindeki evladımızın bir derdi mi var? Bir öğrencimizin bir derdi mi var? Mektup yazıyor. İstişare ediyor. Haber veriyor. Bakın şu an arşivlerde yaklaşık olarak tespit ettiğimiz yani bir şekilde tasnif yaptığımız 850 mektup var. Bunun 350 tanesi İsa Bey ile Mehmet Emin Bora arasındaki yazışmadır. Düşünün hangi birimiz eşimize, sevgilimize, evladımıza 300 küsür mektup yazmışızdır ya. Dolayısıyla bu ayrı bir hikaye, bu ayrı bir anlam. Bu şunu gösteriyor. Bu liderlerimiz bizim çoğu siyasi liderlerimizde veyahut da STK önderlerimizde affınıza sığınarak söylüyorum. Ben merkezli, kendini öne koyma, kendini gösterme derdi olmadığının en güzel işaretidir. Ve burada düşünebiliyor musunuz? Hepsi vefalı bir şekilde bir konuda istişare etmeyi öğrenmiş. Çünkü onların Kur'an'dan aldığı bir emir var. Ve emruhum şura beynehum. Bu tamamlanmıştır. Hatta Türkiye Cumhuriyeti İlk Meclisi'nde arkada yazan ibare odur. Onlar işlerini şura ile yaparlar. Bu birinci hakikat. İkinci hakikat, biraz önce de bahsettiğim gibi beklentisizlik ve minnetsizliği içselleştirilmiş bir değer bunlar. Yani millete hizmet ediyorsunuz, millet sizi ötekileştiriyor ama siz millete küsmüyorsunuz. Bu karakter kimdedir biliyor musunuz aslında? Nebevilerin mirasıdır. Hazreti Adem'den son peygamber kadar bütün nebilerin mirasıdır. Sürülürler, terk edilirler, kuyuya atılırlar, yalnız bırakılırlar. Ya milleti kurtarmaya çalışıyorsunuz, millet sizi kuyuya atıyor. Milletin derdindesiniz, millet sizi başka noktalara çekiyor. Tam bu noktada aklıma geldi, paylaşmak istiyorum. Emekli Rıza Bekim Paşa'mın yaşadığı bir hatıra vardır. Bu önemli bir hatıra. Bir gün hemşeri İstanbul'da onun bir işlerini tamamladıktan sonra paşam bir hizmetimiz var mı? Paşam biz ne yapabiliriz? Yani teşekkür namında soruyor. Paşanın verdiği cevap çok güzel. Arkamızdan konuşmasanız yeter. Başka bir hizmet istemiyoruz. Yani bir minnetimiz, bir beklentimiz yok. Dolayısıyla ikinci kavram minnetsizlikti, beklentisizlikti. Üçüncü kavram ise özellikle burada PowerPoint imkanı olsaydı gösterecektim. Hem Hestin'de hem İsa Efendi'de 1930'dan başlayıp 65'e ve 95'e kadar süreçte bir şey fark ettik. Şöyle bir şey var. Bir davanız var ve bu davayı bütün dünyaya ve bütün insanlığa anlatmak istiyorsunuz ve şöyle bir durum var. Coğrafya kaderdir. Nesep de nasiptir. Ama muhatabın hitabına uygun olması için siz o coğrafyalara bakmanız lazım. Eğer siz bir gün Hoten'de, Kaşgar ve Yerkent'teyseniz mücadelenizin bir stratejisi vardır. Ona uyarsınız. İşte at sırtında yalın kılıç mücadele edersiniz. Bir gün stratejiniz Kabil'desinizdir, muhacirsinizdir. Dostluğunuz İsa Bey'le oturup konuşursunuz. Ne yapalım? Ya kitap yazacaksınız. Şarkı Türkistan tarihini yazacaksınız. Vatan şiirlerini yazacaksınız. Görüşmeler yapacaksınız. Sonra ya bir fırsat çıkmış. Bakın bizim soru şöyle. Ömer hocamla da çok tartışırız. Ya 33'te siz savaştığınız bir devletin askerleriyle mücadele ettiğiniz bir toplulukta aradan 10 yıl geçip merkezi Chongqing'de Chiang Kai-shek'in masasında karşılıklı müzakere eden adamsınız. Bakın bu üç efendilerle ilgili Nankin'de yaşananları ve sonraki yerel hükümetleri inşallah daha detaylı akademik yazılımda göreceksiniz. Ya bu insanlar misafir değil, davetçi değil. Tam burada masada oturduk insanlar gibi kendisi istişare edilen heyet başkanlarıdır. Hatta orada ilginç bir hadise var. Şinhısey de o Gomindan hükümeti olduğu için oradadır. Çünkü Şinhısey cellattır. Doğu Türkistan'da, Hoten'de, Kaşgar'da öldürmediği insan, bırakmadığı kişi kalmamıştır. Onu bile karşısında Şinhısey'in idamı için talepname yazıyorlar. Ama tabii merkezi hükümet bunu kabul etmiyor. Akabinde dönüyorsunuz, tekrardan muhacerattasınız, Hindistan'dasınız ve Türkiye'desiniz. Ve bakın şimdi kitap çıkaranlar bilir, ben de yayıncıyım. Ya şu an doğru düzgün bir Türkçe kitap ya da onu İngilizcesi mümkün mü? Hala çok zor. Düşünün bir dergi çıkaracaksınız. 1. Türkçe zaten çıkarın diyor. 2. İngilizce. 3. Arapça, Farsça. Ve nerelere gönderebilirseniz diyor. Arşivde bir tane belge var. Çok şaşırdım. Heston Türkistan Sesi dergisini çıkartıyor. Washington'daki kütüphaneden
Delhi'deki kütüphaneye inanır mısın? Zaten merkezi anlamda Ankara'daki Milli Kütüphane'de var. Suudi Arabistan, Riyad'da, Mısır'a, Kahire'ye kadar gönderiyor. Ve bunun belgeleri var. Dönüşte diyor ki hatta British Kütüphanesi, İngiltere'de Londra Kütüphanesi'ne heyet göndermiş. Geçen hafta göndermiş olduğunuz dergi bize ulaşmıştır diyor. Biz hangi dergimizi nerelere, hatta bu dijital dünyada nerelere ulaştırdık? Dolayısıyla biz bundan üçüncüden ne anladık? Azim, istikrar ve istikamet. Ve her zeminde ve her zamanda. Metotları değişti. Muhatapları değişti. Ama davaları ve niyetleri ila nihayet tam bağımsız Doğu Türkistan, tam hürriyetli bir Uygur Türk milleti ve tam hakikatli bir adalet sisteminde olacak bir insaniyeti kurmaya çalıştılar diye düşünüyorum. Uzattıysam özür dilerim. Teşekkür ederim hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu zaman biraz sarktı. Onun için son olarak Erkin abiyle bitirelim izninizle. Çok kolay soru soracağım abi. Şimdi İsa Bey hep mefkure birliği derdi. Türkiye Türklere kızıl elma derler. Osmanlı da demiş kızıl elma diye motive etmek için bir kızıl elma şey yapmış. Siz de sürekli bize mefkure birliğimiz olması lazım diye 30 yıldır 40 yıldır söylüyorsunuz. Bu konuda ne demek istersiniz? Tavsiyeniz nedir? Babanız bu konuda da hep vurgu yapardı. 1954 miydi? Taif. Evet 54. Evet, kurultayı. Doğu Türkistanlıların unutuluyor bazen. İlk kurultayı 1992 İstanbul'da değil, 1954 yılında Suudi Arabistan'da toplanıyor. Türkiye'de o zamanlar Kazak kardeşlerimiz çoğunlukta, Uygur Türkleri azınlıkta, çoğunluk dağınık. Uygurların çoğu Suudi Arabistan'da o zamanlar. Netice itibariyle orada oluyor. Türkiye'den Hindistan, Pakistan, Afganistan, nerede ne kadar Uygur varsa delegeleri seçip Suudi Arabistan'ın şeysine gönderiyorlar. Hicaz diyorlar, Hicaz. Orada kurultay oluyor. O kurultayda Muhammed Emin Bora Bey ile babamın hazırladığı bir şey var. Biraz önce Dolkun kardeşimiz üzerinde durdu. Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesi tam hedef. 2. Dış ülkelerdeki gençlerimize bağımsızlık, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık filmi aşılamak. 3. Hür dünyanın bize bahşettiği imkanlar nispetinde Doğu Türkistan davasını bütün dünya milletlerine anlatmak. Bunu bir gaye olarak kabul ediyor, bir doktrin olarak kabul ediyor ve o bana çok sorular sordu. Sen neye dayanarak yapıyorsun dediysem ben onu gösterirdim. İşte o zaman alınan kararda bunlar yazılı, benim tuttuğum yol bundan ibaret derdim gençlere. Şimdi aynı gaye etrafında birleşip bütün bizim Doğu Türkistanlıların bunlara o Doğu Türkistan bağımsızlığı ve onu aşılamak, Doğu Türkistan bağımsızlık fikrini aşılamak için onun için gençlerimizi o yönde yetiştirip ve şimdiki ben ikinci nesil, babamlar Muhammed Emin Bora Beyler birinci nesil, ben ikinci nesil, üçüncü nesil sizlersiniz. Sizlerin göreviniz benim her zaman dediğim bütün dünya o Ahmet oydu, onu yapmış, onu yapmış, o ufak dedikodulara bir tarafa kavga gürültü patırları bırakıp o gaye etrafında birleşerek bir güç olarak hareket etmeniz. Benim arzuyum bu, onların da arzusu buydu. Onu yapmamız lazım bizim. Bunun için sizlerden benim ricam, büyüklerimizin de o konuda bize destek olmalarını rica ediyorum. Bütün Doğu Türkistanlıların bana küfretmiş, şu etmiş, bu etmiş, o da mühim değil. Olmuş olabilir, şu ya bu sebepten. Ama bizim
Tamam mı? Şimdi öyle bir şey ki biri toplantı yapıyor. O toplantıya gidiyorsunuz. Öbür taraftaki arkadaşlar bozuluyor. Niye oraya gidiyor acaba diye. Böyle şey olur mu canım? Hepimiz aynı. Şu veya bu yol. Bir de kulağı tutmanın böyle yolu var. Böyle yolu var. Bir de böyle yolu var. Hepsi aynı yola çıkar. Benim rahmetli annemin sözü vardı. Ve evde babamla bu meseleleri konuşurken, tartışırken annem cahil bir hanımdı yani. Derdi ki, birinle erik, birinle derya, birinle özsen olap, aynı kölge aksanlı olmamdı derdi. Yani biriniz nehir, biriniz ırmak, biriniz çayır olarak aynı göle akma yollarını arasanız olmaz mı derdi. Annem söylüyordu bunları. Onun için işte bizlerin dış ülkelerdeki Dünya Uygur Kurultayı'nı kurduk. Orada bir teşkilat, orada bir teşkilat. İstanbul'da 70 tane teşkilatımız varmış duyduğuma göre. 75 olmuş şimdi bakın. Her 10 kişi etrafına alan bir tane kurup kendini Cumhurbaşkanı ilan ediyor. Tamam mı birader? Ya birader, bunları bırakıp dargınlık, kırgınlık, vatan millet meselesine gelince ben bunu bizim babamdan, Mehmet Bora Bey meselelerden öğrendim. Yani babam ne diyor? Mesut Bey geldiği zaman başımın tacı yapıp bütün o zaman daha Çinlilerle haşır neşir olduğu için Mesut Bey'i tanıtıyor. Bizim okumuş doktor, ilim adamımız şöyle böyle diye. Mehmet Emin Bora Bey geliyor, onu da başının üstüne taç olarak görüyor, alıyor. Maksat nedir? Birlik, beraberlik. Tamam, liderlik kavgası yok bunların arasında. Ben yaşça büyük küçük olabilir ama öyle bir ünvan için, şu için, bu için mücadele katiyen hiçbir yerde bulamazsınız. Ama Türkiye'de neymiş? Ben Yarkentliyim. Yarkentli teşkilat kuruyor. Ben efendim otelliyim. Oteller demeye kuruyor. Kaşgarlılar Birleşimi kuruyor. Tamam. Kurulmayan Yenisar kaldı. İkimiz Yenisar Birliği'ni kuralım en iyisi. Yok ben olmam, sen ol reis. Bilim adamları önde gider. Onun için benim burada oturan her yerde de bizim Rojen Hanım Dünya Hanımlar Birliği'nin, Dünya Uygur Hanımlar Birliği'nin kurultayını yaptı Berlin'de. Orada da aynı şeyi söyledim. Hanımlara söyledim. Doğu Türkistan halkının yarısını hanımlar teşkil eder. Hanımların aktif iştirakı olmadan bizim bağımsızlık mücadelemizi yürütmemiz mümkün değil. Tarihte bizim Doğu Türkistan'da İhbar Hanım, ondan sonra söyleyin isimlerini. Nazgum. 7-8 tane halk kahramanı var. Ne? Kılıçla alıp kocasıyla, abisiyle, babasıyla, çocuğuyla, oğluyla çıkıp meydanda Manculara karşı ondan sonra savaş açıp şehit olmuş kardeşleri, şeylerimiz de onları biz başımızın tacı olarak bizim iffet, namus ve şerefimizi koruyan annelerimiz. Yani böyle yetişmemiz lazım, yetiştirmemiz lazım bizim. Çünkü yalnız hanımların katkısı olmadan bu iş olmaz. Mefkure Birliği işte o hazır. Ne diyor? Birleşip bu işi yapın diyor. Ahmet Emin Bora Bey'le, İsa Beyler ve kurultayda alınan karar. Bunun üzerinde durun. Kim reis olacakmış, kim olmayacakmış, kim inecekmiş, kim çıkacakmış değil. Tamam, bir yumruk haline gelmeden bu iş olmaz. Bir şey ilave müsaade edin. O hanımlar toplantısına dünyanın birçok yerlerinden gençler gelmiş. Hayretler içinde kal. Bunların kendi aralarında oturup konuşmaları, geleceğe dönük faaliyet şeyleri, teklifleri, planları dinleyip ağzım açık kaldı. Ve bir çocuk var fevkalade İngilizce biliyor. Fevkalade. Dedim ki kardeşim sen nerede öğrendin İngilizceni dedi.
Ben Doğu Türkistan'da öğrendim diyor. Doğu Türkistan'da imkanlardan faydalanıp İngilizcesi şey diyorlar. İngilizce, Fransızca, şuca, buca konuşan gençlerimiz var. Aydın fikirli. Benimle mesela pek çok meselelerde, mesela şimdiki gençlerle, diyelim ki 3. nesille olmasa bir şey olmaz. Sizinle de o gençler arasında var. Onları zamanına doğru mu söylüyorum peygamberin? Çocuklarınızı doğduğu zamana göre yetiştirin çünkü onlar sizin zamanınızda doğmuş değil derler. Ben Ali mi demiş? Bunu doğduğu zamanın şartlarına göre yetişen gençlerimiz onları yanınıza alın ve onları yetiştirin ve imkan tanıyın. Tamam mı? Çetimizde girip oturmamayı. Evet, Erkin Akkaya çok teşekkür ediyorum. Hemen onu. Hocam, Erkin hocamın da söylediği bir şey vardı. Bununla ilgili arşiv. Cami hocası. Tamam. Biz de genelde yani akademiye konuştuğumuz için bu belgeyi burada paylaşamadım ama inşallah daha farklı olur. Burada bir belge var. Belge 1956 tarihli. Şöyle söyleyeyim, 7. ayın 28'i. Muhterem İsa Bey Efendime diye Hazretimin Mehmet Emin Burak'ın gönderdiği mektup. Mektupta diyor ki bundan 2 gün önce, bakın 25'inde görüşme yapılıyor, 27'de mektubu gönderiyor. Ankara'ya bir heyet geldi diyor. Formazanı heyetleri. Bayağı resmi temsil için, biliyorsunuz 1965'e kadar dünyada temsili zaten Formaza yapıyor. Ziyaret ettiler. Benimle bir görüşme talep ettiler. Görüşmenin sonuçlarına dair bir durum var. Ben sizinle paylaşıyorum diyor. Gelen heyete teşekkürden sonra dedim ki gayemiz Türkistan'ın istiklalinin Formaza hükümeti tarafından tunulmuşluğu. Birincisi bu. Gayemiz bu. Fikrimiz ise, bak gaye ve fikrimiz ise Formaza hükümeti istiklalimizi Tunugandın Çin, Urus ve Kızıl Çin'e karşı birlikte teşkili işgal etmeyiz diyor. O çok işte bu kadar. Belge konuşuyor, belge. Yani sonuç itibariyle rivayetler, hikayeleri konuşmuyoruz, belgeleri konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Babam rahatsızdı. Kalp problemi başladı. Hastanede. Ben o zaman Türk Hava Yolları'nda çalışıyordum. Havalimanında. Annem telefon etti. Dedi ki Mehmet Emin Bora Bey vefat etmiş diye. Kemal Bey diye çok iyi kalpli bir müdürümüz vardı. Efendim böyle bir durum, o bizim babamız, liderimiz vefat etmiş. Benim oraya gitmem lazım dedi. Sana pas bileti yapalım dedi. Pas bileti aldım. Polat Kaderi. Bütün yurttaşlar ve otobüsle, ben de uçakla oraya gittik. Babama söyleyemedik. Hastanede. Ama anneme soruyormuş, ona buna soruyormuş. Ondan sonra diye Mehmet Emin Bora Bey'den haber var mı diye. Neyse aradığı zaman geçtikten sonra annem anlattı. O gün de ben de tesadüfen hastaneye giriyordum. Nasıl bir ağlama çığlık sesi babamın. Ben böyle ağlamaya hiç etmemiştim babamın ağladığını. Böyle insanlar da bunlar. Bunların değerini bilelim. Evet. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi 3 efendiler oturumunu burada kapatıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağ olun. Şimdi 10 dakikalık bir çay kahve molası var. Biraz sarktı. Onun için 10 dakika sonra hepinizi yerinizde bekliyoruz. Teşekkürler. Ulug' yurtum, aziz yurtum, seni candan salamlayman. Bu ağrık gözlerimni tuprağın birle davalayman. Havayın birle kaygıdan yürekimni adalayman.
Ulug' yurtum, aziz yurtum, seni candan salamlayman. Bugün men tuprağından ahu kan yaş birle ayrıldım. Fırakın derdide, pervanede, çevremde aylandım. Egiz dağlar, yaman çöller, ulug' sular ara kezdim. Sen oldun Rabia, işkında men sadin kebi yandım. 12 yıl senin derdinde bir divanı buldum ben. Can halkı ara birle, tilbirip efsanı buldum ben. Umid üzgendi sendin aklidin biganı buldum ben. Umid kelse bir yolbaz gibi merdanı buldum ben. Gariplikta senin tatlı hıyalın erdi yoldaşım. Senin derdin, senin kaygın hemşe erdi kuldaşım. Senin üçün erdi könlüm, sen üçün erdi kızıl yaşım. Bana etini bir eytkan kişi erdi karindaşım. Oğum mu ya çişim mu ya sana geldim mu ey yurtum? Bu sen mu ya hıyalım mu ya ezip kettim mu ey yurtum? Veya ölmey turup cennet ara kirdim mu ey yurtum? Ne bolsa ah kucağın içine bir kirdim mu ey yurtum? Mini bağrınga bas endi yeter artık kara günler. Danasın emdi yıllarca devam etken uzun tüller. Kolumni tut koyup verme kirek Leyla Mecnunlar. Aşur gayrabiye hüsnini işki birlesedinler. Aziz yurdaşlarım sizni salamlayman. Uluğam mehriban ata ana sizni salamlayman. Qarindaşlar, aziz hemşirelerim sizni salamlayman. Süyümlü kızlarım, oğlanlarım sizni salamlayman. Niçin geçti senin halın kara günlerde ey millet? Niçin tan yüzünü gördün uzun tünlerde ey millet? Niçin can kutkuzup kaldın o dolgunlarda ey millet? Niçin kaldın selamet sen o bozgunlarda ey millet? Çalış millet, üzen kaygı, üzen işle, üzen var ol. Vatanını söy, ulusunu söy, üzenge gamhar ol. Sana on göz bilen bakkan hükümetke vefadar ol. Garip işle işini her kadem algan duşar ol. Ulug' millet, esil millet, içinge al bu buğranı. İşiginde turguzup hizmetinge sal bu buğranı. İzildi ki fırakında sen elip kal bu buğranı. Bu gurbetin kutuldur eylegil hoşhal bu buğranı.
Kime gönderdim?
Değerli misafirler, panelizme başlıyoruz. Hello. Sesim geliyor mu? Çok iyi. Konuklarımızı sahneye alalım. Ömer Hocam, Esed Hocam, Abdülhamid Muallim, tamam. Ne izlediklerini anlasınlar. Tabii tabii. Bu şiirin ne olduğuyla ilgili bir şey söyleyeyim de dinleyenler. Yok şu an başka video. Şu an o video şu an değil. Şunu dinleyelim. Şunu izleyelim işte. Hazırlanmış. Yok şimdi tamam onu arada yani onun zamanı var. Tamam. Sayın konuklar, hepimiz yerimizi alalım. İkinci panelimize şimdi başlayacağız. Dışarıdaki konuklarımızı da içeri davet edelim. Şimdi ikinci panelimizi başlamadan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bir videolu mesaj göndermiş. Bu videolu mesajını dinleyelim. Ondan sonra
liderlerimizle ilgili bir tanıtım videomuz olacak. Ondan sonra Mutallip Karahan kardeşimiz panelimizin moderatörlüğünü yapacaktır. Buyurun. Video. Mutallip Kurban. Ya ne zamandan beri böyle sıkıntılı durum oluyor. 27 Ağustos Ya gözlüklü verdiydi bana 1949'da şey ya. Almatı Havaalanı'ndan bir uçak havalandı. Tamam, O bir uçakta gözlüklü verdi bana. Doğu Mesut'a Türkistan'ın gözlük verdi. geleceği vardı. Ama o uçak hiçbir zaman barış noktasına ulaşamadı. Doğu Türkistan halkı bağımsızlık hayalinden bir kez daha mahrum bırakılmış, işgal için gereken şartlar hazırlanmıştı. Bundan yaklaşık 2 ay sonra 20 Ekim 1949'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti ikinci kez yıkıldı. Peki tüm bunları kim, neden tasarladı? Doğu Türkistan Cumhuriyeti neden ve nasıl yıkıldı? Doğu Türkistan tarih boyunca büyük kavimlerin göç yolu oldu. Çin, Tibet, Moğol ve Türk hanlıkları arasında el değiştiren bu coğrafya kadim medeniyetlerin doğu kapısıydı. 18. yüzyılda Çin hanedanlığı tarafından işgal edildi. Adı Sincan, yani yeni toprak olarak değiştirildi. Yine de halkı için bu toprakların ismi hep Doğu Türkistan'dı. 1930'larda Doğu Türkistan çok uluslu ama büyük ölçüde Türk ve Müslüman kimliğine sahip bir toplumdu. Nüfusun büyük çoğunluğu Uygurlardan oluşuyordu. Uygurlar tarım, zanaatkarlık ve şehir ticaretiyle uğraşan ana gruptu. Türk ve Müslüman kimliğine mensup nüfusun geri kalanındaysa Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Tatarlar bulunuyordu. Bu tarihlerde bölgedeki Çin nüfusu azınlık sayılabilecek kadar azdı. Çin nüfusunun artışı daha sonraki yıllarda uygulanan göç politikalarıyla sağlanacaktı. Burada yaşayan Türk halkları tarihlerinde 2 kez bağımsızlıklarını elde etti. Ancak her iki bağımsızlık girişimi de Çin tarafından sona erdirildi. İlk bağımsızlık girişimi 1930'ların şartlarında gerçekleşti. Bu dönemde Çin'in baskıcı yönetimi Doğu Türkistan politikasının temel karakteriydi. Ağır vergiler, dini yasaklar ve göçmen Çinlilere verilen ayrıcalıklar yüzünden toplumda genel bir huzursuzluk hakimdi. Doğu Türkistanlı Müslümanlar 12 Kasım 1933'te Kaşgar merkezli ilk Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti. Devletin başına Hoca Niyaz Hacı getirildi. Bundan sadece birkaç ay önce 21 Mart 1934'te Çin, Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle bölgeye girerek Kaşgar'ı işgal etti. Bölgedeki başta Uygurlar olmak üzere on binlerce Türk işgal sırasında katledildi. Bağımsızlık hareketinin lideri ya kaçtı ya da yakalanıp idam edildi. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti sadece birkaç ay ayakta kalabilmişti. Aynı yıl Sovyet destekli Çin kuvvetleri bölgenin yönetimini ele geçirdi. İşgali takip eden dönemde ağır baskılar devam etti. Medreseler kapatıldı, din adamları tutuklandı. Sovyet karşıtı aydınlar ya sürgün edildi ya da katledildi. Çin milliyetçi hükümeti baskıcı yöntemlerini 1940'lı yıllarda da sürdürmeye devam etti. Dini, sosyal ve ekonomik baskılara her geçen gün keyfi vergiler, zorunlu askerlik, artan idari tahakküm gibi yeni uygulamalar eklendi. Tahammülün kalmadığı bu gergin ortamda 1944 yılının sonbaharında Gulca şehrinde silahlı bir isyan patlak verdi. 3 vilayet inkılabı adıyla verilen bu milli mücadele özellikle Uygur, Kazak ve Kırgızlardan oluşan gruplar Çin ordusuna karşı ayaklandı. Direniş kısa sürede çevredeki şehir ve köylere yayıldı. Bu zulüm daha fazla devam edemez.
Düşmana karşı yurdumuzu koruma vakti gelmiştir. Doğu Türkistan'da yeni bir umut yükselişe geçti. 12 Kasım 1944'te Sovyetlerin desteğiyle Gulce merkezli 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edildi. Bu yeni cumhuriyetin Cumhurbaşkanı Alihan Töre, başvekilse Ahmetcan Kasimi'ydi. İslami değerlere bağlı, milliyetçi ama Moskova yanlısı bir çizgideydi. Hedef, halkın kendi kaderini tayin etmesi, İslami değerlere saygılı ama modern bir devlet inşa edebilmekti. Sovyetler Birliği bu yeni yapılanmayı doğrudan tanımamış olsa da lojistik, silah ve eğitim desteği verdi. Verdiği bu destek daha sonra anlaşılacağı gibi Sovyetlerin kontrolü elde tutmak için uyguladığı bir taktikten ibaretti. 8 Nisan 1945 tarihinde Gulca'da Doğu Türkistan Milli Ordusu kuruldu. 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti varlığını adım adım inşa ediyordu. Ancak 14 Ağustos 1945'e gelindiğinde Çin ve Sovyetler arasında dostluk, ittifak ve karşılıklı yardım antlaşması yapıldı. Bu antlaşmayla beraber Sovyetler Çin'in Sincan üzerindeki egemenliğini tanıdı. Bu gelişme Sovyetlerin 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ne verdiği desteğin geri çekilmesine ve Çin'in bölgedeki egemenliğini yeniden tesis etmesine zemin hazırladı. Ki Sovyetlerin bir sonraki adımı Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni Çin Cumhuriyeti ile anlaşmaya zorlamak olacaktı. Bir yıl sonra Temmuz 1946'da Çin Milliyetçi Hükümeti ile 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanan geçici uzlaşmayla koalisyon hükümeti kuruldu. Bu süreçte Doğu Türkistan Cumhuriyeti adı yerine egemenliği yalnızca İli, Tarbagatay ve Altay bölgelerinde devam eden yerel yapı 3 vilayet konseyi sistemi adıyla faaliyet gösterdi. Çin'le yapılan bu koalisyon hükümeti anlaşması aslında Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin fiili olarak sonunu hazırlıyordu. Çin, Doğu Türkistan üzerindeki denetimini tekrar artırmaya başlamıştı. 1949 senesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin'de Mao Zedong'un önderliğinde komünist devrim başarıya ulaştı. Pekin'de bulunan Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan'a savaşla değil, müzakereyle girmek istedi. Bu nedenle Çin, Sovyetlerle anlaşarak Ahmetcan Kasimi ve beraberinde Cumhuriyet'in önde gelen 14 yöneticisini Pekin'e davet etti. Cumhurbaşkanı Ahmetcan Kasimi ve beraberindeki 14 kişinin bindiği uçak 27 Ağustos'ta Almatı şehrinden havalandı. Ancak Çin'e hiç ulaşamadan Baykal Gölü civarında düştü. Sovyetler yaşananların bilgisini olaydan birkaç gün sonra sadece Çin'le paylaştı. Çin ve Rusya uçağın düştüğü bilgisini bir süre kamuoyundan gizli tutarak haberi paylaşmadı. Çin yönetimi Doğu Türkistan heyetinin öldüğünü açıklamadan önce bölgedeki denetimini ve siyasi planlarını tamamlamak niyetindeydi. Bu süreçte Doğu Türkistan'daki cumhuriyetçi kadrolar Sovyetler ve komünistler tarafından sessizce tasfiye edildi. Ölüm haberi ancak Çin'in bölgedeki kontrolü kesinleştikten sonra 27 Eylül 1949'da kamuoyuna duyuruldu. Yaşananlardan sonra ne bir soruşturma açıldı ne de kaza yerinden bir görüntü veya otopsi raporu yayımlandı. Kazanın gerçekliği her açıdan tartışmalıydı. Cumhurbaşkanı Ahmetcan Kasimi ve beraberindeki 14 kişilik kurucu kadronun ölümü geride çok sayıda cevaplanmamış soru bırakmıştı. Her şeyden önce kazanın yaşandığı bölge Sovyetlerin kontrolü altındaydı. Yani uçağın uçuş güvenliğinden doğrudan Sovyetler sorumluydu. Yaşananlar bunun bir kazadan çok organize edilmiş bir tasfiye operasyonu olduğunu düşündürttü. Kesin olan bir şey varsa o da Doğu Türkistan halkının yaşanan bu olayla birlikte liderlerinden, bağımsızlık umutlarından ve uluslararası destekten mahrum kalmalarıydı. 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti lider kadrosunu kaybetmesiyle birlikte fiilen tekrar Çin Komünist yönetiminin kontrolüne geçti. 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluşundan yaklaşık 5 yıl sonra 20 Ekim 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bölgeye girmesiyle fiilen sona erdi. 22 Aralık 1949'da ise Çin'in Halk Cumhuriyeti'ne bağlandığını ilan etmesiyle
bölge tamamen Pekin yönetimi altına girdi. Bölgenin ismi 1 Ekim 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi adıyla değiştirildi. Ancak bu özerklik fiilen değil, yalnızca kağıt üzerindeydi. Yıllar içinde bölgeye daha fazla sayıda Çinli göçmen yerleştirerek Doğu Türkistan'ın demografik yapısı belirgin şekilde değiştirildi. 1966 yılında başlayan ve etkileri 1967 yılından itibaren şiddetli bir şekilde hissedilen kültürel devrimle birlikte camiler, türbeler, tarihi yapılar yakılıp yıkıldı. Kur'an kursları yasaklandı, Türk kimliği ve dili baskı altına alındı. Artık kendi dilinizi konuşmayacaksınız. İbadet etmeyeceksiniz. İtaat etmeyen ağır şekilde cezalandırılır. Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan topraklarındaki bu baskı rejimini kesintisiz sürdürdü. Yeniden eğitim kampları, gözetim, fişleme ve dijital kontrolün artışı, Urumçi olayları ve sonrasında yaşanan toplu tutuklamalar ve sistematik kamp inşası gibi uygulamalarla Çin hükümeti Uygur Türklerine yönelik asimilasyon politikalarına hiç ara vermedi. Kendi kaderlerini tayin etmek isteyen Doğu Türkistan halkı bugün hala uluslararası çıkarlar ve ideolojik çatışmalar arasında kendi topraklarında zulüm altında yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bugün hala bu topraklarda kimlikler suskun, bayraklar yaslıdır. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşet, Türk dünyasının hafızasında bir bayrak gibi dalgalanır. Dünya Uygur Türkleri Kurultayı'nın değerli üyelerini Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bütün Zafer Partilerinin sevgi ve saygılarıyla selamlıyorum. Doğu Türkistan, Türklüğün doğu serhatti, tarihinin zor dönemlerinden birisinden geçiyor. Ve bu zor dönemde Doğu Türkistan Türklüğünün sesini Dünya Uygur Kurultayı dile getiriyor. Dünya Uygur Kurultayı'nın çalışmalarının Uygur Türklüğünün refahı, demokrasisi için başarılı geçmesini diliyorum ve biz de Zafer Partisi olarak Doğu Türkistan'ı unutmadık, unutmayacağız. Uygur kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Onların mutlu, refah içerisinde, baskılardan arınmış bir ortamda Doğu Türkistan'da yaşamaları için gereken her türlü mücadeleyi fikri, siyasi olarak vermeye devam edeceğiz. Hepinizi Antalya'dan, Türkiye'den sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyor ve başarılı çalışmalar diliyorum. Evet. Panel konuklarımızı alalım. 27 Ağustos 1949 yılında Almatı Havaalanı'ndan bir uçak havalandı. O uçakta Doğu Türkistan'ın hocamız Enver Ahmet, Doktor Ablet Semet. Evet, değerli misafirler, kıymetli konuklar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Benim adım Muttalip Kurban. Ben Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi Başkan Yardımcısıyım. Bugünkü panelimizin moderatörlüğünü yapacağım. Konumuz Doğu Türkistan Cumhuriyet dönemindeki liderler olan hareketleri. Şimdi bu liderlerin tarihsel rollerine bakacağız. Ondan sonra özellikle bugünkü günümüz yansımasını konuşacağız. Şimdi konuklarımızdan Ömer Hoca ile başlayalım. Hocam siz
kendiniz öğretim üyesisiniz ve uluslararası düzeyinde çok bildiri, makale kitaplarınız var. Şimdi sizle Doğu Türkistan Cumhuriyeti dönemindeki süreç, yani öncesi, sonrası nasıldı, yaşanan olaylar hakkında bir konuşalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sizleri de. Bu konuştuğumuza göre 2. Cumhuriyet'e giden süreç mi yoksa birinciyle beraber mi konuşalım? Tamam. Şimdi ilk oturumda şöyle bir şey söylemiştim. Devletlerin tarihinde 20 yıl çok uzun bir dönem değildir ama Doğu Türkistan mevzu bahis olduğunda 20 yılda akla hayale gelmedik şeyleri yaşamış bir coğrafya ve onunla beraber kendileri dışındaki gelişmelerden kendi kaderleri etkilenen bir coğrafya diye bir cümle kurmuştum. 20 yıl, tabii her şeyi anlatmaya kalkarsak herhalde çok uzun olur ama özetle şunu ifade etmek isterim. Biz şunu net biliyoruz. Bu iki cumhuriyetin olduğu dönem Gomindan dediğimiz Milliyetçi Çin Partisi'nin iktidarda olduğu döneme denk geldi. 1911 ile 49 arasında Gomindan idaresi Çin'i yönetti. Çin Cumhuriyeti olarak. Ve Doğu Türkistan merkezden uzak Çin'deki iç karışıklıklar dolayısıyla da iktidarda bulunan Çinli genel valilerin keyfi uygulamalarıyla yönetilen bir coğrafya. Bu dönemde biz Doğu Türkistan'ı aslında 31'e kadarki dönemde pimi çekilmemiş bir el bombası olarak ifade ediyoruz. İktidarda Yang Zengshin var. Onun öldürülmesi, 28'de öldürülmesinden sonra Jin Shurin iktidara geliyor. Ve bu dönemde tamamen keyfi olarak Doğu Türkistan yönetiliyor. O 1931'de Kumul'da Çinli bir yetkilinin bir Uygur kızıyla evlenmek istemesi aslında 33'e giden sürecin fitilini ateşliyor. Tabii bizim inancımıza göre gayrimüslim birisiyle Müslüman bir genç kızın evlendirilmesi olmaz. Onların keyfi uygulamaları yanında insanın namusuna artık el uzatmaları bardağı taşıran son damla oluyor. Sonuç şu: hazırlık yok, dışarıdan destek yok. O hep düşündüğümüz milli mefkure, o da yok. Ama birdenbire siz namusunuza uzatılan el üzerine harekete geçiyorsunuz. Bunun neticesinde Doğu Türkistan'ın en doğusunda başlayan hareket kısa zamanda Doğu Türkistan'ın batısına, Kaşgar'a, Hoten'e ulaşıyor. Tabii o dönem bu işin içerisinde olan vaktini, emeğini, gücünü veren insanlar, Mehmet Emin Buğra Bey, General Mahmut Muhiti, Sabit Damolla, bunlarla beraber kısa bir zamanda bir cumhuriyet oluşumu ortaya çıkıyor. Yine videoda ifade edildiği gibi 4 ay kadar varlığını devam ettiriyor. Ama bu dönemin şanssızlığı, coğrafyanın da şanssızlığı, burada o büyük oyunda, Grid Game'de Doğu Türkistan Rusya'ya bırakılmak istenmiyor. Bir taraftan da Amerika bu dönemde Çin'i peyki gibi yönetiyor. İngilizler Hindistan'a hakim. Doğu Türkistan'ın da Çin'de kalmasını arzu eden bir politika var. Bağımsız bir Türk devletinin kurulması istenmiyor bu dönemde. Sebep, Batı Türkistan'a Rusların işgal ettiği bölgeye emsal teşkil etmesin diye. Sonuç itibariyle Rus ve Çin el birliğiyle bu cumhuriyet ortadan kaldırılıyor. Bunun liderleri, Hoca Niyaz Hacı gibi Urumçi'ye davet edilip bir şekilde ortadan kaldırılanlar var. Buğra gibi canını yurt dışına çıkarak kurtaranlar var. Sonuç itibariyle 34'ün Nisan ayı, Mayıs ayı gibi bu cumhuriyet ortadan kalkıyor. Ama 37'ye kadar bununla ilgili biraz daha güney kısımlarında gruplar halinde mücadeleler devam ediyor. Sonuçta 33 cumhuriyet ortadan kalkınca iktidarda bulunan, bana göre Doğu Türkistan'ın en zalim Çinli genel valisi Shin Shisei, Rusların desteğiyle bulunduğu bu iktidarda Doğu Türkistan'ı bir Rusya P2 gibi yönetiyor. Sonuçta Rusya'nın 1934'te Batı Türkistan'daki uygulamaya koyduğu o büyük temizlik harekatı dediğimiz oluşumun benzerini 37 itibariyle topluma liderlik edebilecek, bilhassa bu
göçebe olarak yaşayan Kazakları yerleşik hayata oturtacak, onları kontrol edecek, halkın elindeki silahları toplayacak, halka liderlik edebilecek olan insanları da ortadan kaldırmak üzere bir süreç, bir temizlik harekatına başlıyor. Bana göre 1944'e giden süreç 37'deki bu temizlik harekatıyla başlıyor. 40'a geldiğimizde Altay bölgesinde iki Kazak kardeş var, Esin ve İrisanlar. Onlar halkın elindeki silahların toplanmasına mukavemet göstermek üzere bir karşı duruş hareketi ve bunun içerisinde benim doktora tez konum olan Osman Batur da var. O ikisinin 1940'ta ölmesi üzerine 41'de hareketin lideri Osman Batur oluyor. Ama bu dönemde Altay'daki bu isyan, istiklal hareketi değil. Onlar Çinli görevlilerin bölge halkına, onun dini duygularına, işte camiye postalla girmelerine karşı mukavemet gösteriyor. Ama dediğim ya, Doğu Türkistanlıların dışında gelişen olaylar Doğu Türkistanlıların kaderini değiştiriyor. 1942 yılına geldiğimizde Almanlar Sovyetleri mağlup etmeye başlıyor Karpatlar'da. Karpatlar neresi, Doğu Türkistan neresi? Almanlar Sovyetleri mağlup etmeye başlayınca iktidarda Sovyet peyki gibi bulunan Şinşisey diyor ki benim burada kalmam için bir güce ihtiyacım var. Sovyetler yenilirse bunu koruyabilmem için ben merkezi Çin'e yanaşayım diyor. Merkezi Çin'e yanaşırken o dönem iktidarda bulunan Komündan Partisi Başkanı Chiang Kai-shek'in eşi Sümmey Ling'i Doğu Türkistan'a davet ediyor. İşte hata yaptığını, bundan sonra merkezin dediklerini, onun istekleri gibi hareket edeceğini söyleyince etrafında bulunan Rus ajanları hemen durumu Moskova'ya haber veriyorlar. Moskova oradaki kazanımlarını kaybetmemek adına bu sefer Osman Batur'la ama Moğolistan üzerinden irtibata geçiyor. O süreç 44'ü tetikliyor. Moğolistan üzerinden niye irtibata geçiyor? 21'de Moğolistan bağımsızlığını kazanmış ama Çin bunu tanımıyor. Şimdi bütün bu olayları bilmezseniz 44'ü, ona giden süreci ve akabinde yaşanılanların ne olduğunu anlayamazsınız. Sonuç itibariyle 44'te bu sefer Gulca merkezli ama dediğimiz gibi Rusya o desteği verirken de 2. Cumhuriyet'e orada bağımsız bir devletin daim olarak olmasını hiçbir zaman düşünmedi. O kazanımlarını kaybetmemek adına yeri geldiğinde destek verecekti. Alacağını aldıktan sonra ki 11 bitim anlaşması 46'da o karma hükümet kurulurken Doğu Türkistan milli liderlerini, o milli ordunun son harekatını, Urumçi'ye yapacağı son harekatını da yapma diyen, yaptırmayan, çünkü artık silahı da Rusya veriyordu, eğitimi de Rusya veriyordu. Sonuç itibariyle binlerce insanın canı pahasına kurulmuş bir cumhuriyet, Rusların alacağını aldıktan sonra ki Yalta Konferansı'nda 2. Dünya Harbi'nde devletler, 3 devlet arasında dünya paylaşılırken Rusya'nın bir tane talebi vardı. O da Çin'in Moğolistan'ın bağımsızlığını tanıması şartıydı. Bu şarta karşılıkta Çin dedi ki evet ben bu şartını kabul ederim ama benim de bir şartım var. O da Doğu Türkistan'daki ayrılıkçı hareketlere destek vermekten vazgeç. Ve bunun üzerine Rusya alacağını almıştı ve milli liderlere, ki o dönemde buna itiraz edenlerden birisi de 44 Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Alihan Töre Sagun idi. O da bir gecede ortadan kaldırılmıştı. Nasıl kaldırılmıştı? Taşkent'e getirilmişti, Ruslar tarafından kaçırılmış. 1976'ya kadar Taşkent'te göz hapsine tutulmuştu. Yerine Ahmetcan Kasimi getirilmişti. Evet, bu dönemin siyasi liderleriyle ilgili üç efendilerde konuşuyoruz ama kanaatim şudur. Bu dönemin bütün siyasi liderleri, Rusya'ya güvenen, Japonya'ya güvenen, Amerika'ya güvenen, hiçbir yere güvenmeyen kim olursa olsun hepsinin derdi vatandı. Ve onlar vatanın kurtuluşu için çare arıyorlardı. En doğru çarenin kendi düşünceleri olduğunu düşünüyorlardı. Sonuç itibariyle onların düşünceleri samimiydi ama onların düşüncelerini samimiyetle kullanan büyük güçler vardı. Bunları belki görememişlerdi. Görseler de yapacakları bir şey yoktu. Sonuç itibariyle 1946 2 Ocak 11 bitim anlaşmasıyla beraber karma bir hükümet kuruldu. Onun Temmuz'da ikincisi yapıldı. Bu karma hükümet 25 kişiydi. 25 kişinin 15'i Türklerden oluşuyordu ama hükümetin başkanı Çinlilerdi. Bu 15 kişilik Türk heyetinin 7'si Gulca grubu diyeceğimiz Ahmetcan Kasimi'ydi. Sonrasında yaşanan bence olumsuz durum, yine Rusların etkisi vardı bu işe.
Osman Batur Altay valisiydi ve 47'ye geldiğimizde Çin bir hükümet değişikliği yaptı. İşte Mesut Bey hükümet başkanı yapınca Gulca grubu buna itiraz etti. Seçimlerin yapılmaması dolayısıyla akama geldiklerine dair ve böylece hükümetten desteğini çekince Doğu Türkistan'da bu sefer bir kaos ortamı oluştu. Aynı dönemde Osman Batur, Gulca grubu Osman Batur'un kendileriyle beraber hareket etmesini istedi. Osman Batur da Ruslara güvenmediği için o Urumçi hükümetiyle hareket edince Doğu Türkistan'ın bu dönemi yani 47-48 itibariyle komünist işgale kadar 49'a kadar bir kaotik ortam oluştu. Ve derdi olan işte videoda da vardı o uçak kazası. Şimdi bir Uygur öğrencimi Ahmetcan Kasimi'yi çalıştırıyorum. Onunla ilgili doktora tezi yaptırıyoruz. O belki daha aydınlatıcı bilgiler bu tezle beraber ortaya konulacaktır. Ama sonuç itibariyle öncesi, sırası ve sonrasında Doğu Türkistanlılar hedeflemiş olduklarına maalesef kendileri dışında gelişen olaylar dolayısıyla erken yakalandılar, hazırlıksız yakalandılar, dış destek kısıtlıydı. Dış destekte dış güçler amaçlarına ulaşınca o desteği de kestiler ve binlerce insanın canı pahasına kurulan bu cumhuriyet 48'de Çin İç Savaşı'nı kazanan komünistlerin Doğu Türkistan'ı işgali mevzu bahis olunca da bu milliyetçi, mukaddesatçı kısım göçle beraber ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. Rusya ile hareket eden komünist kesim ise uçak kazasında ortadan kaldırıldı. Böylece Doğu Türkistan 49'da Çin komünist birliklerinin tek kurşun atmadan işgal ettikleri ve 55'te de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni kurdukları idari statüyle günümüze kadar devam eden soykırımcı siyasetin maalesef en acımasız yaşandığı bölgelerden biri olarak tarihe geçti ve hala geçiyor. Özür diliyorum, biraz uzaktım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok önemli bilgiler verdiniz. Şimdi Doktor Esed Süleyman hocamızla konuşacağız. Esed Süleyman hocamız Doğu Türkistan'da öğretim görevlisi yapmış. 2008-2010'larda Almanya'da Antropoloji Enstitüsü'nde araştırma yapmış. 2012 ve 25'e kadar Washington DC'de Özgür Asya Radyosu'nun Uygur bölümünde editör olarak görev yapmış. Hocam sizin birkaç makaleniz var, kitaplarınız var. Özellikle bu Uygurların tarih söylemindeki Doğu Türkistan inkılabı. Bu konuda bizi bir aydınlatırsanız. Evet, teşekkür ederim. Merhabalar. Benim konum Uygurların tarih söyleminde Doğu Türkistan inkılabı. Yani 1931'den 1937'ye kadar. 1930'lu yıllardaki Doğu Türkistan inkılabı ve bunun sonucunda kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti hakkında bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış olsa da dönemin Türk-Uygur söylemi açısından fazla inceleme yapılmamış. Hatta bu konuya yeterince önem verilmemiştir. Peki 1930'lu yıllardaki Türk-Uygur söyleminde Çin sömürgeciliği, Doğu Türkistan inkılabı ve Doğu Türkistan bağımsızlığı gibi kavramlar nasıl açıklanmıştır? 1930. yıllardaki Doğu Türkistan Milli İnkılabı'na katılan inkılap sürecinde önemli olaylara tanıklık eden inkılap liderlerine ve o dönemdeki genel halkının düşüncelerini derinlemesine anlayan seçkin kişiler bu konuda ne demektir? Bunun da biri Uygurların tarih söyleminde Doğu Türkistan inkılabı nasıl söylenir? Sömürge halklarının tarihi hemen kendilerinin söylemlerine değil, belki mustemlikçi güçlerin söylemlerine dayanarak vurgulanmıştır. Bu durum 1930'lu yıllardaki Doğu Türkistan Milli İnkılabı tarihinde 20. yüzyıl boyunca Doğu Türkistan'ın iki tarafındaki büyük güç, Komünist Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin söylemlerinde
söylemleri üzerinden aktarılmasına yol açmıştır. Milliyetçi Çin tarihçileri 1930 yıllarda Doğu Türkistan inkılabı hakkında onu bir ayaklanma, bir darbe gibi terimler bilen vurgulamıştır. Ondan sonra Komünist Çin 1930'lu yıllardaki Doğu Türkistan inkılabını bir köylü inkılabı, köylü sınıfın beyler sınıfıga karşı bir inkılap diye söylemiştir. Sovyetler Birliği'nin propaganda makineleri ise Doğu Türkistan inkılabını bir grup pan-Türkist, pan-İslamist şahsiyetlerinin hareketi. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni ömrü kota bir kukla hakimiyet, yani İngiliz İmparatorluğu'nun desteği arkasında İngiliz İmparatorluğu'nun desteği olan bir kukla hükümet şeklinde ifade etmiştir. Ama 1930. yıllardaki inkılap'a katılan, şu tarihini yaşayan, şu tarihini yaratan inkılap liderleri ve tarihçiler ise 1930 yıllardaki Kurtuluş İnkılabı'nı Doğu Türkistan İnkılabı şeklinde anlatmıştır. Misalen Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Başbakanı Sabit Damullah 1933'te Mısır'ın Kahire'ye gönderen bir mektubunda 1930 yıllardaki Milli Kurtuluş İnkılabı'nı Şarkı Türkistan İnkılabı şeklinde anlatmıştır. Ondan başka 1931'deki Kumul İnkılabı'nın lideri olan Hoca Niyaz Hacı 1932'de Diş Moğolistan'a bir heyet göndermiş. Bu heyet bilen gönderdeki mektupta biz kendi topraklarımızga kendimiz sahip çıkış için ayaklandık der. Yani Diş Moğolistan'daki Moğol halkı bir zamanla Moğollar hem biz gibi Çinlilerin zulmü uçramışlar, ayaklanmışlar. Sonunda Diş Moğolistan'ı bağımsızlık ilan etmişler. Biz hem şu yolda giderek sizlerden bir tecrübe öğrenmek için bu heyetini gönderdik de yazmışlar. Demek ki bunun aniki Doğu Türkistan inkılabı Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını, bağımsızlık amacı için kozgalmıştır. Bu bir nokta. İkincisi 1930'daki Uygurca kaynaklarda misalen Kaşgar'da neşr edilen İstiklal Mecmuası, Şarkı Türkistan Hayatı, Erkin Türkistan gibi gazetelerde birçok makaleler yayınlamış. Bu makalelarda Şincan diyen bu isminin Çinliler tarafından verilen bir mustemlike toprakının adı olduğunu bekseter. Bunun öncesinde Muhammed İmin Bugra, General Mahmud Muhiti ve başka birçok inkılap liderleri Doğu Türkistan yani vatan namının hiçbir zaman Uygur halkının Şincan kelimesini kabul etmediğini, yani bu toprakların adının Doğu Türkistan, yani Şarkı Türkistan olduğunu söylemiştir birçok kaynaklarda. Ondan başka 1930. yıllardaki Uygurca kaynaklarda diyor ki 1930. yıllardaki Şarkı Türkistan inkılabı patlak vermekten önceki 60 yıllık tarih bir asaret tarihi, tutkulluk tarihi. Yani Yakup Bey'in kurduğu Kaşgariya devleti yıkılmasından ta ki 1931'deki Kumul inkılabı kadar süren bu tarih 60 yıllık ya da 58 yıllık tutkulluk devri diye açıklamış bu tarihi. Ondan sonra 1930. yıllardaki Uygurca kaynaklarda, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin organ mecmuası olan İstiklal'da
Doğu Türkistan, Doğu Türkistanlılarındır diyen bir slogan var. Bu slogan 19. yüzyılın sonraki yıllarında misalen Latin Amerika'nın Milli Kurtuluş İnkılabı'da Latin Amerikası Latin Amerikalılarındır diyen bu slogan ve başka milletlerin Kurtuluş İnkılabı'da ortaya çıkan bu slogan aynı gibi 1930. yıllardaki Doğu Türkistan İnkılabı'da Doğu Türkistanlılarından bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak 1930. yıllardaki Doğu Türkistan'a dair Uygurca kaynaklarda Doğu Türkistan milleti yoki Türklük kimliği hakkında birçok makaleler, yazılar ortaya çıkmaktadır. Çünkü o dönemde 1934 yılı militarist Şinşisey Ürümçinin taxtiga çıktıktan sonra Sovetler Birliği'nin, Rus Bolşeviklerinin desteği ile Doğu Türkistan'daki milletlerini, yani Türk milletini 14 milletke parçalamış. Hatta ilde yaşayan Tarançılarını ayrı bir millet şeklinde ilan etmiştir. Buna karşı 1930'daki inkılap liderleri, tarihçiler ve yazarlar bunun karşı birçok makaleler yazmış. Hem de Şinşisey'nin Doğu Türkistan milletini, bu ulusal kimlikini bölmek için aynı Sovetler Birliği gibi Doğu Türkistan'daki Türk milletini 14 milletke parçaladığını ileri sürmüştür. Şu yıllarda 1934 yılı Sovetler Birliği yani Stalin tarafından Ürümçi'ye gönderilen Bolşevik danışmanı militarist Şinşisey'e şunu diyor. Çin ve Sovetler Birliği'nin hududunun iki tarafındaki halklar kan bağı ile, kültür bağı ile, dil bağı ile ular bir halktır. Günlerinin biri de hududunun iki tarafındaki bu halklar özara birleşik Türk ulusal bir devleti kuracaklar. Şunun için bunu aynı bir karpuzu ortadan ikiye parçalayan gibi bu halklarını ikiye parçalamak gerektir gibi Şinşisey'e bir söz verir. Bu Şinşisey'nin 1958'de İngilizce yayınlanan Sovetlerinin Doğu Türkistan'daki mağlubiyeti namlı anısında söylenir. Demek sonuç olarak 1930. yıllardaki Doğu Türkistan inkılabını Doğu Türkistan halkının söylemi ile şu inkılap katılan, yaşayan şu halkının söylemi bilen anlatmak çok önemlidir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Esed Hocam. Şimdi Enver Ahmet Beyefendi dinleyeceğiz. Enver Efendi Doğu Türkistan'da gazete muhabirliği yapmış. 2006'dan bu yana Dünya Uygur Kurultayı'nın teşkilat sorumlusu ve tetkikat merkezi sorumlusu olarak hizmet vermektedir. Şimdi Enver Bey bize Şarkı Türkistan Milli Azadlık Ordusu'nun kuruluşundaki önemli şahslar hakkında bilgi verecek. Buyurun. Selamun Aleyküm. Hepinizi hoş geldiniz diye selamlıyorum. Benim konuşmam Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Ordusu konusunda oluyor. Yani bu Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Ordusu nasıl bir tarihi durumda kurmaya ihtiyaç oldu? Bu çalışmalarını kimler yürüttü ve sonunda nasıl gerçekleşti diyen konuda. Ben tarihçi değilim, öğrendiğim bilgilerini sizlerle ortaklaşmak istiyorum. Evet. Ordu bir devletin varlığının teminatıdır. O devletin halklarının kendi topraklarında özgür, zulümden uzak ve refah içinde yaşamasının temelidir.
Güçlü bir orduya sahip devletler başka devletlerin saldırısından uzak kalabilir, halkı ise zulümden uzak refah içinde yaşar. Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1945 yılının Şubat ayında İli bölgesini tamamen kurtardı. O dönemdeki askeri görev Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kendi partizan birliklerini birleştirip modern ve düzenli bir ordu haline dönüştürmesinden ibaretti. Ordunun tamamen silahlandırılması, askeri eğitimlerinin güçlendirilmesi ve bütün Doğu Türkistan'ı kurtarmaya hedeflemişti. Bu dönemde nüfusu yarım milyon civarında olan İli bölgesinin tamamen özgürleşmesi Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin düzenli ordusuna kurması için gerekli şartları hazırlamış ve zorunlu kılmıştı. 6. Şubat 1945'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti hükümet bir toplantı yaparak 19. numaralı kararını onayladı ve zorunlu askerlik kanununu kabul etti. Bu kanuna göre Doğu Türkistan'daki 20'den 22 yaş arasındaki tüm erkeklerin askerlik hizmeti yükümlülüğü vardı ve askerlik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Ayrıca Doğu Türkistan tamamen özgürleştirmek için seferberlik ilan edildi ve savaş dönemi ihtiyacıyla 23'ten 45 yaş arası tüm erkeklerin geçici askerlik hizmeti yapması kararlaştırıldı. Bütün askeri masrafların devlet tarafından karşılanması, asker ve subaylara kıyafet, yiyecek, silah sağlanması ve askerlik yapımların ailelerine yerel hükümetlerce yardım sağlanması belirtildi. 10. Şubat 1945'te hükümet ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 21. numaralı kararı kabul etti. Buna göre her bölge ordunun kullanımına sunulmak üzere 1300 at hazırlayacak, askeri birliklerin ikmal hizmetleri sağlanacaktı. 6. Mart 1945'te hükümet toplantı yaparak kurulacak düzenli ordunun yapısını ayrıntı şekilde görüştü. Görüşmede partizan karargahının Doğu Türkistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı'na dönüştürülmesi, Genelkurmay bünyesinde siyasi bölüm, lojistik bölüm, askeri mahkeme, taftiş, kurulu, istihbarat, hareket, kadro ve ekonomik işler bölümlerinin kurulması kararlaştırıldı. Aynı zamanda Rahimcan Sabır Ağacı Savunma Bakanı olarak atanmış ve onun liderliğinde orduyu kurmak için özel bir heyet oluşturulmuştu. Bu heyet Rahimcan Sabır Ağacı'nın başkanlığında Ivan Palinov, Ahmetcan Kasimi, Teyip Hacı Bastov, Zunun Teybub gibi kişilerden oluşturuldu. Onlar kurulacak düzenli ordunun askeri yapılması, disiplini, birlik türleri, hatta üniforma, bayrak ve diğer askeri düzenlemeler üzerinde çalıştılar. Tartışmalar sorunca ordunun kuruluş projesine hazırlanması görevi Ahmetcan Kasimi'ye verildi. Proje görüşmeler yoğun tartışmalara konu oldu. Bazılar Türkiye modelini Doğu Türkistan ordusu adını teklif ederken bazılar İslam ordusu, Kurtuluş ordusu, Milli ordu gibi isimler önendi. Ahmetcan Kasimi, Türkiye, Sovyetler Birliği, İran, Irak gibi ülkelerinin ordularını kapsamlı biçimde inceleyerek hazırladığı askeri yapılanma ve üniforma projeyle hükümetini ikna etti ve İlhan Töre projeyi kabul etti. Projede kurulacak ordunun adına Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Ordusu denilmesi, askeri üniforma birlik yapması, rütbe sistemi gibi alanlarda Sovyet ordunun model alınması teklif edildi. Bu projede Ahmetcan Kasimi'nin rolü çok büyüktü. Askeri üniforma, rütbe ve birlik sistemi Rus ve Sovyet modelini esas alsa da apolet, arma ve medalyalar ile bazı kurallar Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kendi kimliğine göre belirlendi. Arma, Doğu Türkistan bayrağındaki mavi zemin üzerindeki hilal ve yıldızın yuvarlak formda işlenmesiyle oluşturuldu. Askeri bayrak yeşildi ve üzerinde hilal yıldız yerleştirildi.
medalya ve nişanlarda hilal yıldız kullanıldı. Askeri rütbeler alt, orta, yüksek ve en üstü seviye olarak düzenlendi. En üstü rütbe marşallıktı ve marşal rütbesi Doğu Türkistan Cumhuriyeti ve Savunma Komitesi Başkanı İlhan Töre'ye verildi. Askeri unvanlarının çoğu Sovyet ordusundan Rusça olarak alınsa da uluslararası düzeyde kullanılan terimler ordu, kolordu, tümen, alay, babur, büyük, marşal, general, albay, binbaşı, kaptan ve sayrem. 1945 yılının Mart başında Ahmetcan Kasimi, Rahimcan Sabir Hacı yerine Savunma Bakanı olarak atandı. Bundan itibaren Genelkurmay'a ve bağlı bölümlerinin kuruluşu Ahmetcan Kasimi'nin liderliğinde yürütüldü. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin düzenli birlikleri ve tarihten sonra resmi olarak Doğu Türkistan ordusu adını aldı. Hazırlıklar sürerken Gulca, Süydün ve diğer yerlerdeki alay ve baburlar düzenli süvari ve piyade birliklerine dönüştürüldü. Çok sayında genç yeniden askeri alınacak eğitimlerge başlatıldı. 3. nişan 1945'te hükümet 43. numaralı kararı kabul etti. Bu karar ile ordunun kıyafet, rütbe sistemi yaşıllaştırıldı ve 8. nişan 1945'te Gulca'da tören yapılarak ordunun resmen kurulduğu ilan edildi. Yani 1945 4. ayının 8'i bugün yalnızla Gulca halkını değil bütün Doğu Türkistan halkını heyecanlandırdı. Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşu Doğu Türkistan halkının özgürlükke, hürlükke, bağımsızlıkka duyduğu büyük arzusunun ifadesi olduğu gibi bir yanında daha zulme karşı boyun eğmeyen kararlı iradesinin mücadelesi cesaretini gösterisi olarak tarihte silinmez izler baktı. Yani mükemmel Doğu Türkistan bilgisi istergenlerine dostumuz Doktor Nebican Tursun'un kitaplarını tavsiye ediyorum. Cenab-ı Allah Doğu Türkistan için yani Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü için çalışan bu yolda hayatını kaybedenlerinin ruhunu şad eylesin, makanını cennet eylesin. Cenab-ı Allah Doğu Türkistan halkının kısa zamanda bağımsızlığa kavuşması için yardımcı olsun. Amin. Herkes Çok heyecan verici bilgilerdi. Teşekkür ederiz. Şimdi de Doktor Ablet Semet hocamızı dinleyeceğiz. Doktor Semet Merkezi Milletler Üniversitesi'de öğretim görevlisi olarak çalışmış. 1995'ten beri Türkiye'de ve Almanya'da eğitim devam etmiş ve Berlin'de üniversitede araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışmış. Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye İşçi İşleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen yapay zeka desteği ile Uygur dilinin diğer dillerden ayrı edilmesi yönelik projede yer almış. Şimdi Abdullah hocamızdan Doğu Türkistan Cumhuriyeti dönemindeki Türkiye ile Doğu Türkistan arasındaki ilişkiler hakkında konuşacağız. Buyurun hocam. Selamun Aleyküm. Sayın milletvekilleri, değerli kurum yöneticileri, sevgili hocalarımız ve kıymetli katılımcılar. Sözlerimi bundan 78 sene önce yaşanmış ve bugün düzenlenen anma törenimizle büyük ölçüde benzerlik gösteren tarihi bir hadise ile başlamak istiyorum. 2 Mart 1951 tarihinde Keşmir'in başkenti Şirinagar'da bir anma töreni düzenleniyordu. Bu tören Doğu Türkistan mücadelesinin iki önde gelen lideri olan Muhammed Emin Boğra Efendi ve İsa Yusuf Alıp Efendi tarafından organize edilmişti. Törenden birkaç gün önce yani 28 Şubat 1951'de Ürümçi'de Çin Komünist Partisi tarafından idam edilen Kazak Türk'ü Osman Baturhan derin bir saygı ve hürmetle yad edilmişti.
Bu anma töreni yalnızca geçmişte yaşanan bazı şahsiyetleri hatırlamak amacı taşımıyordu. Aksice Doğu Türkistan halkının yaşadığı tarihsel travmaları, verdiği mücadeleyi ve muhaciret koşullarında şekillenen kolektif hafızayı canlı tutmayı hedefleyen simbolik bir buluşma niteliği taşıyordu. Bu yönüyle söz konusu tören, hafıza ile siyasetin, geçmiş ile bugünün kesiştiği önemli bir tarihsel moment olarak değerlendirebilmelidir. Törende iki konuşmacı, ilk konuşmayı yapan Muhammed Emin Burak Efendi, Osman Bahadır Han'ın vatanı ve halkı uğruna verdiği mücadeleyi ayrıntılı biçimde ele almıştır. Konuşmasında Osman Bahadır Han'ın yalnızca askeri bir direniş figürü değil, aynı zamanda halkını temsil eden bir simbol olduğu vurgulanmıştır. Bora Efendi konuşmasının sonunda anma töreninin anlamını 3 temel noktada özetlemiştir. Birincisi, özgürlük uğruna hayatını feda eden kişileri anmanın tarihsel bir vefa burcu olduğu. İkincisi, Doğu Türkistan'da süregelen Çin baskısını dünya kamuoyuna duyurmanın bu tür törenler aracılığıyla mümkün olabileceği. Üçüncüsü, geçmişte yaşanan deneyimlerden ders çıkararak halkın birlik ve beraberliğini güçlendirmenin tarihsel bir sorumluluk teşkil etmesidir. Bu yaklaşım, anmanın yalnızca geçmişe dönük bir faaliyet değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir bilinç inşası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İkinci konuşmacı olan İsa Yusuf Aliptekin Efendimiz ise 1948 yılında Ürümçi'de Osman Batur ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek sözlerine başlamıştır. Ardından Ürümçi Radyosu'nun yayımladığı haberlere dayanarak, yani kaynak göstererek, yalnızca onlar vataninden ayrılan son 1,5 sene içinde 13.598 kişinin tutuklandığı, bunların içinde yaklaşık 8.900 kişinin Çin hükümeti tarafından katil edilmesi ifade edilmiştir. Ve bu kişilerin içinde Mesut Sabri Baykuzu'nun da olduğu söylenmiştir. Bu veriler dönemin siyasal baskı ortamının boyutlarının göstermesi bakımından bu veriler dönemin siyasi baskı ortamının boyutlarını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Aliptekin Efendi konuşmasının sonunda Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaşayan Türkistanlılara çağrıda bulunarak diasporada benzer anma faaliyetlerini düzenlenmesini ve vatandaki gelişmeleri unutmamasını istemiştir. Bu noktada kısa bir kişisel hatıramı paylaşmak istiyorum. Özür diliyorum, ben bu konuşmalarımı sadece o zamandan kalmış avrak belgelerine dayanarak, arşiv belgelerine dayanarak düzenledim. O yüzden aslında daha uzun süre konuşulabilecek bir konu. Ben kısaltmaya çalışıyorum. Eğer sizlerin bazı bakışlarınız farklı olursa toplantıdan sonra her zaman tabii konuşmaya açığım. Ve benim elde ettiğim bu malzemeleri sizlerin de kullanımınıza sunabilirim tabii. 1994 yılında Türkiye'de öğrenci olarak bulunduğum günlerden biriydi. 29 Ağustos'ta sabık başkanımız ve değerli arkadaşım Dolkun İsa bir grup gençle birlikte bizi rahmetli İsa Yusuf Aliptekin Efendi'ni ziyaret etmeye götürdü. Yani yeni gelen biri olduğumu öğrenen İsa Yusuf Aliptekin Efendi benimle yakından ilgilenmiş ve sorularımı büyük bir içtenlik ve nezaketle cevaplamıştı.
Bu görüşmede İsa Yusuf Alıptekin Efendimiz vatandan ayrılmadan önce Çinli General Tao Suyu ve Burhan Şehidiler ile yaptığı son temasların, vatandan ayrılma kararının nasıl alındığından ve son derece zor, uzun ve soğuk bir yolculuktan sonra Keşmir'e nasıl ulaşıldığından ayrıntılı biçimde söz etmişti. Konuşmalarının bir bölümünde şu ibarelerini kullanmıştı. Vatanın geleceği adına vatandan ayrılma kararı almıştık. Ne var ki bu ayrılığın bu kadar uzun süreceğini öngörememiştik. Vatan hasreti insanın katlanmakta zorlandığı bir ıstıraptır. Bu ıstırap ancak muhacirette geçen her bir vatan, her bir anne, vatan ve milletin menfaatlerini düşünerek ve bu düşünceyi fiili çalışmalara dönüştürerek kısmen hafifletebiliriz. Alıptekin Efendi Türkiye'nin neden ikinci vatan olarak seçtiklerine ilişkin soruma, 1938 yılında Çin parlamentosu milletvekili olarak Türkiye'ye geldiğini, Türkiye, Mısır, Afganistan ve Hindistan'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde atıflı cevaplamıştı. Bu seyahatler cereyanında Türkiye'de dil, kültür ve toplumsal yapısı bakımından Uygur Türklerinin yaşamı için en uygun ülke olduğunu açık biçimde kavradığını belirtmişti. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Türkistanlıların hayatlarından memnun olduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine özel bir ilgi ve himaye gösterdiğini bizzat gözlemlediğini ifade etmişti. Nitekim hicretin ilk günlerinden itibaren kafiledeki herkesin Türkiye'yi doğal ve bilinçli bir tercih olarak üç efendinin tabi tercih olarak konuşuyorlardı. Muhammed Emin Bura ve İsa Yusuf Alıptekin'le birlikte birçok defa Türkiye hükümetine müracaat etmiştik. Sonunda 1951 yılında müracaatımız kabul edildi ve 1570'ten fazla Uygur Türk'ü Türkiye'ye kabul edildi. Onların içinde Türkiye'de, Mısır'da ve Suudi Arabistan'da yaşayan kardeşlerimiz vardı. Evet, bu büyüklerimiz konusunda herkes burada öyle ayrıntılı hatirelere sahiptir. Ben zaman az olduğu için sadece sözümü burada keserek önemli bir konu üzerinde, yani bugün konuşulmamış bir konu üzerinde durmak istiyorum. Bu zaten benim konuşmamın teması da budur zaten. Türkiye Doğu Türkistan, yani Türkiye Doğu Türkistan 1. Cumhuriyeti'ni desteklemiş miydi? Aramızda tarihçiler var. Bu konuda çok araştırma yapan arkadaşlar var. Ama benim sunumun özelliği, ben bunu şimdiye kadar yayınlanmamış ve bulunmamış birçok evraklardan, arşivlerden arayarak, derleyerek sizlerin dikkatini sunmak istedim. Tabii ben burada milletvekillerimizi, bizi kalıptın ve bizim gibi seven kardeşlerimizi, Türkiye'den gelen misafirlerimizi gördüğümde, yani yöneticilerimizi gördüğünde bu böyle konuşmam aslında haklı olmayabilir. Ama tabii tarihtir. Biz yine 70 sene geçtikten sonra bizim izimizden gelen gençlerin başkalarında bizim hayatımız konusunda eğer değer kazanabilirsek, üç efendimek gibi bizim üzerimizde konuşabilirler. Anma törenleri düzenleyebilirler. Eğer öyle olmazsa da ne yapılacak? Tabii Türkiye'nin 1. Cumhuriyeti destekleyip desteklemediği konusu özel ve çok konuşulmuş ama şimdiye kadar tam cevabını bulamamış bir konudur. 1932 yılından itibaren Türkiye dil ve eğitim alanlarında yeni reformlara sahne olmuştu. Türkiye'ye davet edilen dönemin birçok alimlerinin
yanı sıra hiç tereddüt etmeden Türkiye'ye giden çok sayıda öğrenci de olmuştu. Örneğin Berlin'den gelen Zeki Velidi Tuğan, Yusuf Akçura, Reşit Rahmati Arat, Yakup Kadri ve Ahmet Demir bu gençlerden sadece birkaçısıdır. Bunların sonraki dönemlerde Türkiye'nin dil ve kültür araştırmalarında ne kadar önemli yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. 12 Kasım 1933'te Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulurken aynı sıralarda Doktor Muciddin ve Muhammed Ali Tevfik başta olmak üzere 12 Doğu Türkistanlı genç vatanı dönmüş ve maarif ve kültürel alanlarda görev yapmıştı. Türk kardeşlerimizden Doktor Mustafa Ali Kentle Bey ve Osman Nedim Bey de Kaşgar'a gelmişti. Zaten Reis Sabit Damullah Türkiye makamlarına bizzat mektup yazarak eleman gönderilmesini talep etmişti. Peki bu gençler Türkiye tarafından mı gönderilmişti? Bugüne kadar yapılan çalışmalar büyük çoğunluğu onların Türkiye tarafından gönderildiğini yazmaktadır. Ancak Sovyetler Birliği hükümetleri tarafından yöneltilen aynı soruya o dönemin Dışişleri Bakanı şu şekilde cevap vermiştir. Hayır, onları biz göndermedik. Kendileri gitmişlerdir. O dönemlerde 1. Cumhuriyet'in kurucularından Türkiye'den yalnızca eğitim alanında değil, aynı zamanda kapsamlı ve güçlü bir askeri destekte alabileceklerine inandıkları yönündeki haberlerde yaygın biçimde dolaşmaktaydı. Bu beklentiyi doğrulayan bir diğer husus ise arşiv belgelerinden karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan temsilcisi ile Çin'in temsilcisi arasında gerçekleşen bir soru cevap dikkat çekicidir. Amerika temsilcisinin Türkiye'nin büyük çaplı bir yardımın gelip gelmediği dahi aklındaki yönettiği soruya Çinli temsilci şu cevabı vermiştir. Hayır, Türkiye'nin böyle bir planı yok. Yani Çinli temsilci bunu diyor. Kaşgar'daki yeni hükümet önümüzdeki 2 ay içinde ortadan kalkacaktır. O nasıl biliyordu? O dönemde sorulan bir başka önemli soru ise yeni hükümetin, devletin gerçekten İslami bir devlet olup olmadığı ile ilgiliydi. Hükümet temsilcisi olarak Hindistan ve Afganistan'a giden bu ülkelerin yöneticileriyle şahsen görüşerek destek arayan Mustafa Ali Efendi bu soruna şu cevabını vermiştir. Yeni hükümet Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmektedir. Sonuç olarak açıkça görülmektedir ki Türkiye hükümeti 1. Cumhuriyet'te herhangi bir destek vermemiştir. Bunun aksine aynı yıl Türkiye ile Çin arasında 27 seneden yani 1927'den bu yana sürdürülen ve özellikle talep edilen dostluk anlaşması hayata geçirilmiştir. İlginç ki 2 Nisan 1934'te Macumu'nun askerleri Kaşgar'ı işgal ederek 1. Cumhuriyet'e fiilen son vermiştir. Bu gelişmeden yalnızca bir gün geçerek yani bir gün sonra 3 Nisan'da söz konusu dostluk anlaşması Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşmanın 12 maddesinin tamamı Türkiye'nin yeni kurulan Cumhuriyet'e siyasi ya da askeri destek yani Uygur Türklerine herhangi bir askeri destek sağlamayacağı yani her bir maddesinden açıkça biçimde teyit etmektedir. Sonuç olarak Doğu Türkistanlı 1. Cumhuriyet ile Türkiye arasında ilişki beklenti ile siyasi gerçeklik arasındaki bir farkı gözler önüne sermektedir. Bugün daha açık sorulan Türkiye neden yardım etmedi sorusu aslında bu tarihsel deneyimin bir yansımasıdır.
Bu sunumdaki amacım bu soruyu duygusal bir zeminle değil, tarihsel bağlamı içinde ele almak ve Türkiye'nin tutumunu akademik bir çerçevede değerlendirmektir. Nihai değerlendirmeyi ise siz değerli dinleyicilerimizin takdirini bırakıyorum. Bu tarihi meseleler üzerine birlikte düşünme imkanı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yemek saati geliyor değil mi? 2 dakikada toparlayalım. Şimdi Doğu Türkistan Cumhuriyeti dönemindeki şahslar, önemli olayları ele aldık. Kısaca bir bugünümüz olan yansıması hakkında bir iki kelime söylemek ister misiniz? Şimdi Benim gördüğüm şu, Çin'in bu baskıcı siyaseti, Uygur diasporasının yaptığı faaliyetler, tarihini, kültürünü öğrenen nesil, 33 ve 44'teki cumhuriyetleri hayal ediyor. Onlara bir özlem duyuyor ve onların tekrar yapılabileceğine çok güçlü bir şekilde inanıyor. Günümüze yansımasını ben böyle değerlendiririm. 1945'te bizninki büyüklerimiz ordunu kurmuş, ikinci cumhuriyetimizni kavuşturmuş, dünyaya tanışmış. Biz avlatları olmuş Doğu Türklerinin şimdiki çalışmamız kısa zamanda bizde tekrar bağımsızlığımıza kavuşmak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hayatımız bu yolunda geçiyor. Teşekkür ederim. Hocam. Tabii ben yine de konumu Türkiye ve biz üzerinde tutacağım. Hepimiz biliyoruz. Yani biz gençken, çocukken sizler daha iyi biliyorsunuz der. Yani 1990'larda bile Sovyetler döneminin sonu ereceği konusunda kimse şüphe etmiyorlardı. Ama Allah öyle büyüktür ki bir gecede her şey değişti. Ama sorun ondan sonra çıktı. Türkiye hükümeti gerçekten çok çaba harcadı ama yani hazırlıksız yakalandı. Ben de o zaman da Türkiye'ye gelen yani Orta Asya'nın Türkiye'ye gelip eğitim alınması istenen kontenjan kapsamına geldiğim için yani Orta Asyalı öğrencilerden çok duyuyorduk. Aslında Türkiye daha da ağır beklemeliydi. Daha da büyük yardımlarda olabilirdi. Orta Asya'ya gittiğim her zaman da Orta Asya'daki kardeşlerimizin beklentilerinin daha çok olduğunu hissediyorum şimdiye kadar. Tabii bizim de öyle bir günümüz geliyor. O günü beraber nasıl karşılayacağız? Türkiye'nin bu konuda hazırlıkları nasıl? Yani belki bizim için düşünmek çok zor. Çin'in çok güçlü olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz ama Allah için kimse büyük değildir, kimse güçlü değildir. Yani hazır olmalıyız. Teşekkürler. Evet, konuklarımız çok teşekkür ederiz. Evet, yemek saati geliyor. Yemekten sonra devam edeceğiz. Sayın konuklar, bugünkü öğleden önceki oturumumuz burada sona erdi. 1 saatlik bir yemek molamız var. Yemek molamızdan sonra 45 dakika, saat 13.30'da burada tekrar buluşuyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Hasene International'ın yönetim kurulu üyesi Sayın Mesut Gülbahar Bey aramızda. Ondan başka Türk Federasyonu Bavarya Bölge Başkanı Sayın Erhan Aslan aramızda.
Sayın konuklar, hepimiz yerlerimizi alalım. Etkinliğimizin ikinci öğleden sonraki programını başlayacağız. Dışarıdakileri de davet edelim. Hani akşam kolaylı. Bugün koyduk bak. Kaç minut? 45 minut bana. Sırvesek buldu. Hazır yok var mı yok? Tamam kıstırıp değilse tayarlarım dostum. Kapatsın mı? Tamam. Şu klimayı... Tekrar selamun aleyküm. Öğleden sonraki programımıza başlayacağız. Uygur meselesinin Türkiye siyasetindeki yeri ve geleceği konulu panelimize moderatör Sayın Profesör Doktor Ömer Kul. Bundan sonraki anonsları ve yönetimi Ömer hocama devrediyorum. Evet. Evet, yoğun bir şekilde programlar devam ediyor. Bu üçüncü, değil mi? Üçüncü oturumumuz. Uygur meselesinin Türkiye siyasetindeki yeri ve geleceğini konuşacağız. Çok derin bir mevzuyu, zor bir vazifeyi bize tevdi etmişler. Ama konuşmacılarımız çok değerli. Ben sırasıyla kendilerini davet etmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla hocam profesörlük geldi mi gelmedi mi ama doçent doktor diye biliyorum. Geldi. İnşallah o da olur. Doçent doktor Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili davet ediyorum. Evet, birçok programda gördük. Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanı İstanbul Milletvekilimiz Doğan Bekin Bey'i davet ediyorum. Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekilimiz İdris Şahin Bey'i davet ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanımız Feramuz Üstün Bey'i davet ediyorum. Ve benim kader ve yol arkadaşım, başkanlığımı da yapmış. Bir dönem beraber çalıştık. Doğu Türkistan Vakfı eski başkanlarından, şimdi Zafer Partisi Genel İdare Kurulu asil üyesi Eser Türkistanlı Saka hanımefendiyi de davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Vallahi ekip sağlam. Onun için sağlam konular konuşacağız. Bu arada affınıza sığınarak buradaki isim sırasına göre değil de
Sabahda geçti, geçince konusu da büyük bir alkış koptu. Benim rahmetli doktora hocam Profesör Abdülkadir Donuk derdi ki, Allah rahmet eylesin, derdi ki bir davanın başarılı olması için 20 erkek varsa 21 kadın olmalı en az. O yoksa o dava başarılı olmaz diyordu. Bunun için konuşmacılarımızın da affına sığınarak burada bir pozitif ayrımcılık yapalım. Konuşmacılar arasında tek kadın konuşmacımız Eser Hanım'a ilk sözü verelim. Uygun mudur efendim? Peki. Çalışıyor mu bu? Evet Ömer Hocam, teşekkür ediyorum pozitif ayrımcılığınıza. Ama şöyle bir şey var, Türk dünyasında, Türklerde zaten atalarımızdan gelen, biz öyle öğrendik. Kadın erkek yan yana, omuz omuza, ne biri önde ne biri arkada. O açıdan zevkle kabul ediyorum ilk sözü bana vermenizi ve değerli siyasetçi arkadaşlarıma, milletvekillerime de şükranlarımı sunuyorum kabul buyurdukları için. Bugünün anlamına binaen söylemek istediğim şey var. Gerçi çok konuşuldu ama geleceği inşa etmek için tarihimizi bilmemiz gerekli. Bu açıdan bugün yapılan toplantıyı son derece kıymetli buluyorum. Sağ olun, var olun. Başta Başkanımız Turgun Can Bey olmak üzere, Dolkun İsa Bey olmak üzere emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelelim siyasete. Burada bu kadar duayen siyasetçi varken ben bilemiyorum ne kadar ne söyleyebilirim. Ama şunu söyleyebilirim yaşadıklarımdan yola çıkarak. Türk halkı daima Uygur kardeşlerinin yanında olmuştur kalben. Yani bunu ben burada doğdum, büyüdüm, ailem buraya göç etti. Onu her daim hissettim. Halkımız her daim yanınızdadır, yanımızdadır. Ancak iktidarlarımız, demin bir arkadaşımız işte 1933 döneminde Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin bazı sıkıntılarının olduğunu ve o dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleri konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi. Çok genç bir cumhuriyetti. Olabilir, bir o döneme ait düşünceler vardır. Ama ondan sonrası ben biliyorum ki hemen akabinde benim babam dahil Türkiye'ye geldiler, okudular ve burada eğitimlerini aldılar. Biz çocukları da burada okuduk ve ondan sonra da yüzlerce, binlerce Uygur'a bu Türkiye Cumhuriyeti kucak açtı, ikinci vatan oldu. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Türk siyasetine gelince çok doğal olarak siyasetin bir gereğidir. Zaman zaman yerel, ulusal, küresel konjonktür bazen bazı değişimlere sebep olabilir. Ama bu demek değildir ki bu dönemde iniş ve çıkışlarda olsa Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partiler her zaman için Doğu Türkistan'ı desteklemektedirler. Benim görüşüm bu yöndedir. Şöyle bir kısaca tarihe baktığım zaman şunu görüyorum. 1944'te ilk bizim Çin'e bir temsilci demeyeyim daha doğrusu büyükelçimiz atandı ve ondan sonra ilişkiler biraz daha yavaş yavaş gelişmeye başladı ve İsa Yusuf Alptekin ve Üç Efendiler bütün bilgilerini onlara aktararak yavaş yavaş daha büyük bir bilinçle konumuzu Türkiye'ye doğru taşımaya başladılar. Sonraki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görüyoruz ki özellikle 1950'lerden sonra İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra Bey'in yurt dışındaki küresel çalışmalarına fazlasıyla yön vermesi ve Türkiye'ye gelmesiyle 1840 Uygur Türkiye'ye gelerek 1952 yılında ve sonrasında da Süleyman Demirel'in zamanında başbakanlığında
Yine çok büyük bir lobi çalışmalarını yapan İsa Yusuf Alptekin liderimiz ve Mehmet Emin Buğra Efendimiz Türkiye'ye 840 tane daha Uygur'un gelmesine sebep oldu ve hatta Sayın Demirel havaalanında kendisi karşıladı bu kişileri. Ve o günleri ben aşağı yukarı çocukken babamlardan ve çevremden dinlerdim. Zaman zaman tabii ki demin söylediğim gibi konjonktür değişebiliyor. Bu değişkenliklerin arasında bizi üzen olaylar olmadı mı? Oldu, Türkiye'de yaşayan Uygurlar olarak. Mesut Yılmaz zamanında bir genelgeyle maalesef bazı derneklerimizin bayrak asması, işte resmi ziyaretlere kabulün olmaması gibi sıkıntılarla da karşılaştık. Ama ben her zaman şunu söylemek istiyorum. Yani hiç kimseyi hiçbir siyasi parti zan altında bırakmak amacında değilim. Hepsinin gönlünden geçen eminim ki Doğu Türkistanlara yardım etmektir. Ama içinde bulundukları konjonktür belki onu gerektiriyordur. Çünkü siyaset dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunun farkındayım. 1998'de bu Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı dönemindeki süreçten sonra 2000'li yıllarda biraz daha bu genelge delindi. Yavaş yavaş 2000'den sonra tekrar biz Doğu Türkistanlıları olarak siyasette destek almaya başladık Türkiye'de. Özellikle 5 Temmuz 2009'daki Urumçi katliamında Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bu bir soykırımdır dedi. Sağ olsun, var olsun. Epey de tepki almasına rağmen Çin hükümetinden bize desteklerini esirgemedi. Yani şunu demek istiyorum, siyasi partiler her dönemde desteğini esirgemiyor. Ama bazı olaylar ne yazık ki bunu gerektirebiliyor siyasette. Ama Türk halkının ve Türk siyasetinde biliyorum ki her kesim ve her parti gönülden desteklemek istiyor. Hissiyatları çok fazla. Şunu gözlemledim son 10 yıl içinde. Bunu ifade edip etmemekte tereddüt ettim önce ama görünen o. Belki bunun nedeni Çin'in biraz daha küresel güce sahip olması, işte tekrardan Türkiye'nin ekonomik olarak çok keyifli dönemler geçirmediği, aşağı doğru ivmeye dönüşmesi, ekonomik olarak Çin'le ilişkilerinde sekteye uğramasını istememesi, Batılılarla çok fazla sağlıklı ilişkiler kuramaması, bir taraftan da Çin ve Rusya'ya bir yakınlaşma politikası mıdır bilemiyorum, ben hani resmi olarak onların adına konuşamam ama bu benim kendi şahsi gözlemim. Son 10 yıldır ne yazık ki kamuoyunda biz gündemde çok fazla Doğu Türkistan'ı duymuyoruz. İçimiz yandı, bağrımız ateşlendi. Gazze'deki olayları hepimizin çok doğal, çok feci bir soykırım. Ama gönül arzu ederdi ki Doğu Türkistan'da en azından şu baskı ve zulümler, özellikle tırnak içinde söylüyorum, toplama kampları, onlar eğitim kampı dese de orada yaşananlar gündeme getirilmeliydi Türkiye'de. Fazla kamuoyunun gözü önünde olamadı. Ama diğer siyasi partiler muhalefette olan, görüyoruz ki onların içinde birkaç tanesinin çok gündeminde değil. Gündeminde olan partiler işte şu an karşınızda oturuyor sıra sıra aşağı yukarı. Hani fazlası da vardır. Deva Partisi, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Milliyetçi ve Milliyetçi Muhafazakar partiler çok daha duyarlı bu konuda. Gündeme getirmeye çalışıyoruz. Her türlü toplantıya gidiyoruz. Hatta Ocak ayından itibaren bizim yaptığımız bir Zafer Partisi olarak da bir programımız var. Sırf Doğu Türkistan'ı anlatmak üzerine bütün il ve ilçelerde. Ancak yeterli olarak kamuoyunda bunu
seslendiremiyoruz. Daha doğrusu televizyonlarda bunda bir ekonomik bütçe gerektiriyor. Duyuramıyoruz. Bunun için biraz iktidar olmak gerekli diye düşünüyorum. Biraz gözüme baktınız, çok mu konuştum? Estağfurullah. Tabii çok konuşacak husus var da başkanım. Tamam. Konuşmacı sayımız da arttı. 1 saatlik zamanımız Tamam. var. İyi değerlendirmek adına. Söyleyeceğiniz varsa tabii kesmek istemem. Buyurun, İkinci devam tur edin. yoksa bitireyim. İkinci tur yapacağız. Tamam, öyle çok düşünüyorum. kısaca o zaman konuşalım. Evet, Teşekkür ediyorum. Eğer vekillerim de uygun görürse önce kısa 5'er dakikalık bir görüş alalım. Orada da asıl mesele şu. Bu Uygur Doğu Türkistan meselesinin Türk siyasetindeki yerini konuşalım önce. Sonra bir gelecek perspektifi çizeriz. Orada birkaç hususi sorun var. Ben bu toplantıyı önemsiyorum. Ülke adına da önemsiyorum. Doğu Türkistan adına da önemsiyorum. Evet, biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Bizi de üzen hadiseler oluyor. Konu gündeme gelmiyor. Belki gündeme gelmemesinin en büyük sebeplerinden birisi Türkiye'de Çin konuşulmadığı için. İkinci öz eleştiri yapalım. Bu konuda Türk siyasetini Doğu Türkistan teşkilatları bence yeterince enforme etmiyor. Burada bir baskı aracı olarak bilgiye boğmadığı için. Konuşanlar da evet hassasiyet duydukları için konuşuyorlar ama istenilen durumda mı değil. O zaman Selçuk Hocam sizinle başlayalım. Mevcut bu Uygur meselesinin, Doğu Türkistan meselesinin Türk siyasetindeki yeri hususunda 5'er dakikayla sınırlayalım, sonra tur yapalım. Çok hızlı geçeyim hemen. Almanya'ya öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı Almanya'da yapıyoruz. İkinci olarak şunu söylemek isterim. Çocukluğumdan beri 17 yaşından itibaren Türk dünyası ile ilgileniyorum. Ve Türk dünyasının tüm liderleriyle tanışmak istedim. Ta ki Doktor Sadık Ahmet'ten Elçi Bey'e, Elçi Bey'den Mustafa Kırımoğlu'na, Rauf Denktaş'tan ta ki Erkin Alptekin'le daha sonralara tanıştık. Cevher Dudayev'e, Cevher Dudayev'den Ali Ezzet Begoviç'e kadar hepsiyle tanıştım. Tanışamadığım insanlar oldu ve o günden itibaren, çocukluğumdan itibaren Türk dünyası benim için vazgeçemeyeceğim bir nokta. Hemen kısaca daha bir daha değineyim. Efendim, diyorlar ki o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye Çin'deki Doğu Türkistan hamleleri ilgilenemedi? Kendisiyle ilgilenemiyordu. Zaten imparatorluk yıkılmıştı efendim. Bizim imparatorluğumuz yıkılmıştı. Hiçbir yerde Osmanlı İmparatorluğu'nun esamesi okunmuyordu. 1918 yılında 1. Cihan Harbi'nde yenildik ve işgal edildik tamamen. Kafkaslardan başlayarak Balkanlara, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan ta ki Yemen'e kadar, Cezayir'e kadar işgal edildik. Ardından da 6-7 tane ilimiz kalmıştı. Sonra 1919'lu yıllardan itibaren Samsun'a çıkış. Samsun'a çıkışla beraber 1920, 21, 24, 23, 24 ve yeniden bir devlet kuruş. Devlet kurduktan sonra ağır ağır da Türk dünyasıyla ilgilenmeler başladı. Şimdi ben parlamentodayım. Ben 4 dönemdir parlamentodayım. İktidar Partisi'nde de çalıştım. Ondan önce de Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcılığını yaptım. 17 il MKK üyeliği ve bunun genel başkan yardımcılığı yaptım ve hep ilgilendik. Muhsin Bey'le de ilgilendik. İktidar Partisi'ndeki de Ahmet Davutoğlu'yla ilgilendik bu konuyla ilgili. Hatta bilir arkadaşlarımız, Erkin Emetler bilirler. Aynı zamanda Erkin Alptekinler bilirler, Ömer Beyler bilir, herkes bilir. Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanken ben yardımcısıydım ve oradan Çin'den başka ülkelere gidenleri başka kimliklerle Türkiye'ye getirmiştik. Suriye'ye getirmiştik. Başka yerlere götürmüştük. Bunun başında da ben vardım. Bununla ilgili hatta bir hatıramı da söyleyeyim hemen. Ümit Özdağ o zaman MHP milletvekili beni arıyor. İnsanlar geliyor Türkiye'ye, getiriyoruz. Efendim orada kalanlar var diyor. Ya biz Milli İstihbarat Teşkilatı ile çalışıyoruz. Milli İstihbarat diyoruz ki onları getiremeyiz diyor. Onlar Çin'in adamları diyor. Biz onlara inanırız. Milli İstihbarat'a inanırız. Biz bilemeyiz ki onların kim olduğunu, oradan gelenlerin kim olduğunu. Onları getiremeyiz diyor. Ve bu şekilde onları getirmediklerimiz de oldu. Bazılarını getirmedik. Parlamentoya geldiğimiz andan itibaren bu dönem 2,5 yıldır parlamentodayım. Ondan önce zaten hep Erkin Emetler'le gerekse de diğer arkadaşlarla Doğu Türkistan'la ilgili nerede Uygur Türklerle ilgili bir program varsa oraya gitmişizdir efendim. Hepsine gitmişizdir. Ta ki Türkiye'nin herhangi bir hangi şehirde olduysa ya arkadaşlarımızı gönderdik ya kendim bizzat gittim. Bununla ilgili de özel toplantılar yapmışızdır. Parlamentoda da çok soru önergeleri vermişizdir. Araştırma önergeleri vermişizdir. Ne demişizdir? İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na Ümit Yardım Bey'le beraber 100.000 imza toplayarak gitmişizdir. Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, Hakan Çavuşoğlu. Hakan Çavuşoğlu'na dedik ki hadi gelin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak Çin'e gidelim. Doğu Türkistan'a gidelim. Her partiden olsun.
Bunların iddiaları var. Diyorlar ki kamplar var. Dilimiz konuşulmuyor, konuşturmuyorlar. Asimilasyon var, imha hareketi var. Cezaevlerinde haksız yere tutuklananlar var. Aynı zamanda Çin'i şu şekilde veya bu şekilde terk eden, Doğu Türkistan terk edenlerin aileleriyle irtibatları kopulmuş. Babalarıyla, anneleriyle, kız kardeşleriyle, çocuklar irtibat yok. Telefon görüşmeleri bile yok. Bunları merak edelim dedik. Ama Hakan Çavuşoğlu dedi ki, evet efendim dedi, biz geçen seneden beri çalışıyoruz. İnşallah oraya gideceğiz dedi. Sonra biz milletvekili olduk, geldik. Yine aynı şekilde ben ilgilendim. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Dedik ki hadi gidelim. Tamam dediler, çalışma yapalım. Sonra İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndan bize şu şekilde grup başkan vekilinden şöyle bir konuşma oldu. Bu canlı yayınladır, meclisin kayıtlarında vardır. Dediler ki Çin buna müsaade etmiyor. Dedik Çin'le ilişkileriniz çok iyi. Çin'le ilişkileriniz iyi bir şekilde devam ediyor ki 60 milyar dolarlık ithalatımız var, 5 milyar dolarlık da ihracatımız var. Nasıl ilişkiyse bu, nasıl bir ilişkiyse 60 milyar dolar Çin bize malzeme satıyor, biz onlara 5 milyar dolarlık satıyoruz. Hatırlarsanız Prag'a gitmiştik. Ruşen Hanım, Prag Belediye Başkanı binasını neyle donatmıştı? Gökbayrakla donatmış. Paris Belediye Başkanı gökbayrakla donatmıştı. Ve şöyle demişti Prag Belediye Başkanı. Ne olur 3-5 tane bez satıyorlar bize. Satmasınlar onları da. Almayı veririz, olur biter. Orada insan hakları ihlalleri var. Efendim çok fazla uzatmayayım sözümü. Çin'le Amerika'nın bir kavgası var burada. Nedir? Çin diyor ki Amerika ve Batı dünyası bunu istismar ediyor diyor. Yalan söylüyor diyor. Ben gelişiyorum ya diyor. Tamam biz de diyor, dönüyoruz hemen Çin'e, diyoruz ki aç kapılarını. Buraya sivil toplum kuruluşları gitsin, buraya gazeteciler gitsin, siyasetçiler gidelim ve orada görelim. Bunların olmadığını gördükten sonra da dönelim bütün dünyaya, Amerika'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine veyahut da başka ülkelere dönelim. Diyelim ki bunlar yokmuş, tamam kapatıyoruz bu konuyu, ilgilenmiyoruz. Ama Çin bu kapıları açmadığın sürece, buralara bizim girmemize izin vermediğin sürece bu senin üzerinde bir yafta olarak kalır. Bunlar iddia olmaktan çıkar, ispat olmaya doğru döner ve siz bunu yapıyorsunuz manasına gelir. Geçenlerde Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti Çin Büyükelçisi. Ardından da tekrar yeniden Ahmet Davutoğlu'nu ve Genel Başkanımızı arkadaşlarla davet ettiler. Hatta bana dedi ki sen de gelir misin? Ben gelmem dedim. Ne zaman gelirim dedim. Çin'e izin verirler. Heyet halinde gideriz. Görürüz. Ondan sonra onunla oturur sohbet ederiz. Çünkü oradakilerin kamplarını görmek istiyorum. Hapishanede kalanların kimler olduğunu bilmek istiyorum. Katillikten mi kalıyorlar? Gasptan mı, hırsızdan mı, siyasi nedenle mi kalıyorlar? Dosyalarını bilmek istiyoruz biz bunların. Öyle Çin'in dediği afaki şeylerle bunlar terörist, bunlar işte efendime söyleyeyim örgüt falan demeleri hiç önemli değil. O dosyaları görmek istiyoruz. O dosyaları bütün Batı'nın Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün hukukçuların açmalarını bekliyoruz dedim. O zaman gidebiliriz. Şimdi Mart ayında bizi davet ediyor Çin Büyükelçisi. Gideceğiz ama ben Ahmet Bey'e de söyledim. Parlamentodaki muhalefet milletvekillerinin ve iktidar milletinin hepsini çağırsın. Kim gelmek istiyorsa gelsin, kim gelmek istemiyorsa gelmesin. Oraya gidelim ve bunu yapmış olalım. Şimdi Çin ne yapıyor? Filistin'i destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri veya Batı'da Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini dile getiriyor değil mi? Bunu dile getirmiş oluyor. Efendim ikisi beraberce nerede bir insan hakları ihlalleri varsa beraberce müdahale etmeleri gerekiyor. Nasıl ki Çin'e ambargolar konulduysa, konulmadı mı? Kanada koymadı mı? Japonya koymadı mı? Ekonomik ambargolar koydu. Aynı zamanda soykırımı İngiltere tanımadı mı? Mahkeme dedi ki orada bir soykırım var dedi. Aynısını bütün bu mahkemelerin hepsinin Filistin'de de olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Biz parlamentoda bunu dile getirmeye devam edeceğiz. En son vermiş olduğum önerge şöyleydi efendim. Ve Dolkun İsa ile Rabia Kader'in Türkiye'ye gelmesi talebinde bulunduk. Dolkun İsa 2 ülkeye gidemiyor. Dünyanın her yerini geziyor ama 2 ülkeye gidemiyor. Bir, Türkiye'ye giremiyor. 2, Çin'e giremiyor. Türkiye'ye giremiyor ve Çin'e giremiyor. Ve Türkiye'deki mahkemesini de takip ettim ben. Kendisiyle beraberdik, arkadaşlarla beraber, daha doğrusu kendisi gelememişti. Havalanda tekrar yeniden geri gönderilmişti. Mahkemeleri devam ederken orada mahkeme şöyle bir karar aldı. Evet, Türkiye'ye girebilir artık diyerek. Herhangi bir tahdit yoktur. Bunu kaldı ama hemen ardından tekrar yeniden bir arama kararı daha doğrusu giremez kararı daha verilerek Türkiye'ye girişi bir kez daha yasaklandı. O nedenle biz muhalefet, iyi ki demokrasiler var efendim. İyi ki muhalefet var. İyi ki muhalefet ol. İktidar zaten demokrasilerde, Türkiye'de, dünyanın her yerinde iktidar vardır. Ancak demokratik ülkelerde muhalefet vardır. Biz orada direniyoruz. Araştırma önergelerimizle, soru önergelerimizle, genel görüşme taleplerimizle, meclisteki konuşmalarımızla veyahut da basın toplantılarımızla beraber
O zaman hükümet diyor ki tamam bu konu hassasiyet arz ediyor. Demek ki ben oy kaybederim buradan. O zaman ben de bu arkadaşların dedikleri noktasında bir hassasiyette ben göstereyim istiyor. İnşallah bizler üzerimize düşen görevi, Doğu Türkistan bizim ata yurdumuz. Yani Kaşgarlı Mahmud'un diyarı ve ardından oradan bu tarafa doğru göç ettik. Oradaki insanlarla ilgilenmek mecburiyetindeyiz. İkinci beşte de inşallah diğer onlara temas edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın böyle 5 dakika meclisteki gibi oluyor. Mikrofon kapatılmıyor ama. Evet biz herhalde meclise göre biraz daha demokrat olduğumuz için. Mikrofon kapatılmıyor. Evet. Şimdi Doğan Bekin vekilimden şu mevcut durumda Türkiye'deki Uygur davası, Uygur problemi, Doğu Türkistan davası hususunda bizlere ne paylaşmak istersiniz? Gelecek perspektifini sonraki bir turda yapacağız. Şimdi Türkiye'de tabii mevcut iktidar yaklaşık 24 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ve flotal bir politika izlemediği ortadadır. Konjektürün şartlarına göre hareket ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülkedeki dengeyi de korumak durumundadır. Çünkü biliyorsunuz o da değişkendir. O nedenle bu ister istemez Doğu Türkistan politikasını da derinden etkilemektedir. Şimdi son yıllarda tabii ister istemez Türkiye dış borç batağındadır. Şu anda faizini ödeyebilmek için büyük bir çaba içerisindedir. Ve Türkiye büyük bir ambargo uygulanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Avrupa Birliği ülkeleri de elbette ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin etkileriyle hareket ediyor. Doğu Akdeniz'de adeta Türkiye'yi ablukaya almış durumdadırlar. Ondan sonra Ege Denizi'nde keza mevcut sorunlar yaşanıyor ve adaların silahlandırılması, Dede Ağaç dahil birçok silah yığınağının yapılması elbette ki bunları belli bir amaca yönelik olarak yapmaktadır ve Türkiye'nin burada çok dikkatli bir dış politika uygulaması gerekiyor. İşte bu nedenle Türkiye hükümetini fazla biz şey yapmamak istiyoruz, eleştirmemek istiyoruz. Çünkü dış politika konusu tamamen farklıdır. Partiler üstüdür. Onu çok iyi değerlendirmek. Hükümeti bir tarafa bırakarak tabii. Meselemiz gerçekten tabii, bunu değerlendirmek eden evet. Uygur davası, Tabii. Uygur sorunu, Uygur soykırımı. Ona geleceğim Evet. şimdi. Şimdi tabii Çin özellikle bunu fırsata çevirmiş durumdadır. 60 ülkede en kritik noktalarda yatırımlar yapmaktadır. Kuşak ve Yol projesi kapsamında ve Türkiye de en çok bundan nasibini alan bir ülkedir. Ve Türkiye Çin'e karşı artık belli bir sorumluluk taşıyor gibi görünüyor bu durumda. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan iken Çin'in uyguladığı politikaları soykırım olarak açıkça ifade ediyordu. Fakat daha sonra 2015'ten sonra özellikle bu konsantrasyon kamplarının kurulmasından sonra ve Türkiye ile Çin arasında imzalanan anlaşma Cumhurbaşkanı'nın da nezaretinde Bekir Bozdağ tarafından tabii bunlar derinden etkiledi ve Türkiye Abdülkadir Yarçan'ın Türkiye'den gönderilmesi için de o zaman bir çalışma yapıldı. Sınır dışı edilmesi için önemli liderlerden. Fakat kamuoyunun baskısı geri adım atılmasına neden oldu. Burada tabii bu borç diplomasisi çok büyük bir rol oynuyor ve Türkiye temkinli bir politika izliyor. Bu Türkiye
Doğu Türkistan politikasında geri adım atıyor anlamını taşımamaktadır. Ben şuna inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı dahil hepsinin yüreği yanıyor bu Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için ve bundan sonra el birliğiyle bizim de artık Doğu Türkistan'ın seslendirilmesi için meclis olarak da daha güçlü bir şekilde çalışma yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Yalnız şöyle bir ricam olacak. Türkiye'ye herkes belli bir sorumluluk yüklemeye çalışırken burada yanlış anlamayın beni. Uygur Kurultayı'nda şu anda konuşuyoruz. Bizimle görüşme yapmak isteyen Uygur Türkleri randevu istiyorlar bizden. Diyorum ki hangi sıfatla şey yapacaksınız? Diyor ki ben Cumhurbaşkanıyım. Birisi daha çıkıyor Cumhurbaşkanıyım. Ondan sonra tabii artık yeknesanlık sağlanması gerekiyor. Biz söyledik zaten şimdi. Tabii. Erkin Bey'e söyledik. Evet. Erkin Alptekin Bey'e biz İdris Bey'le gidince bir dernek kuracağız. O başbakan ben Tabii. Cumhurbaşkanı. Kısa yoldan olmanın Yani şu anda Dünya Uygur Kurultayı yavaş yavaş artık sürgündeki hükümete doğru dönüşüyor. İnşallah temennimiz bir an önce bu sürgün hükümetinin oluşturulması ve burada uluslararası platformlarda daha güçlü olarak Doğu Türkistan sorunu dile getirilebilir. O zaman çok rahat bir şekilde ülkeler de sizin tezlerinizin arkasında durabilir. Fakat sadece kurultayla sizin arkanızda durmalar aşırı imserlik olur. Ben 40 senenin üzerinde bir zamandır dış politikayla ilgileniyorum. Erbakan Hoca'nın da diplomasi çalışmalarında hep yanındaydım. O nedenle bu hassas dengeleri çok iyi izlediğim için bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Dış politika çok hassastır, günübirliktir, bazen değişkendir. Bakınız bir Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz bozuldu, şimdi iyi bir düzeye geldi. Bir bakıyorsun başka ülkelerle keza aynı şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Körfez ülkeleriyle şimdi ayrı bir evreye giriyor. Onun için burada sadece iktidara değil, asıl iktidarı harekete geçirecek olan muhalefettir. Biz burada bir avuç insanız. Değerli burada bulunan milletvekilleri, bir de Ayyüce Hanım, sizin sesiniziz mecliste. İnşallah bunun daha da çoğalması için bizlere de bir görevler düşüyor ve bunları yaptığımız zaman iktidarı da çözüm yolunda daha güçlü adımlar atmaya teşvik etmiş olacağız. Vekilim ikinci turda bunu konuşalım. Evet, İdris Şahin Bey'den mevcut Doğu Türkistan'ın ve Uygur meselesinin Türkiye'deki siyasi durumu arzu edilen durumda mıdır? Neler yaşanıyor? Bununla ilgili bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Ömer Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben tabii ki muhalefet medyasında Selçuk Bey'le birlikte en fazla ekranda görünen isimlerden biriyim ama ben davet edilirken aynı anda Selçuk Bey olunca diyorum ki Selçuk Bey bizim abimiz, bizim gönlümüzden geçenleri zaten söylüyor. O yüzden o davetliyse bizim burada bulunmamıza gerek yok diye çoğu zaman da sayı artması bizi motive ediyor. Çoğu zaman da o ekranda mümkün mertebe aynı programda olmuyoruz. Gerçekten bu konuya çok derin çalışma yapan, uzunca yıllardır sizlerle birlikte yol yürüyen bir abimiz Selçuk Bey. Aynı şekilde Doğan Bey de dış işlerinden sorumlu. Ben özellikle kendimi bir ifade edeyim ki ben partimin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu ismiyim. Yani İçişleri ve Adalet işim. Pek dış işlerinde fazla bir çalışmam, çok fazla bir etkinliğim söz konusu olmadı. Ancak şunu özellikle ifade edeyim ki son Ankara'daki toplantıya Feramuz Bey ve arkadaşlar marifetiyle davet edildiğimiz günden bu yana Doğu Türkistanlı lobi faaliyetlerinin ne aşamada olduğunu takip ediyorum. Ciddi anlamda bunları irdeliyorum. Ve bugün geldiğim nokta itibariyle de size özellikle şunu söyleyeyim. Tabii yemekten sonra belirli bir
motivasyon düşüklüğü herkeste olabilir. Ama şimdi vereceğim örneklerle inşallah ben bu motivasyonumu da biraz ayağa kaldırabilirim. Bakın şu görüntüyü Türkiye'de Doğu Türkistanlılar, yani bizim gönül coğrafyamızın baş tacı ettiğimiz isimleri olmadan, yani Uygurlar olmadan asla bu görüntüyü yan yana bulamazsınız. Eser Hanım parti olarak bizimle hemen hemen, biz biraz daha fazla liberal bir dünya görüşüne sahibiz. Onlar milliyetçiliğin en ucunda olan siyasi partiler. Hadi liderlerinizle beraber yan yana gelin, bir ortak paydada birleşin deseniz kolay kolay birleşemeyeceğimiz siyasi bir gelenekten geliyor. Ve şimdi geldiğimiz noktada bakın burada Eser Hanım'ın da ifade ettiği gibi iktidarı muhalefeti hiçbir ayrım yapmaksızın Türkiye'de herkesin ortaklaşa mutabakata vardığı tek bir konu vardır: Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri. Bundan yani en ufak bir tereddütünüz olmasın. Yani iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın ifade ediyorum. Biz iktidarda da bulunmuş, şu anda da muhalefette siyaset yapan isimleriz. Farklı düşüncelerimiz olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir. Ama iş Uygur Türklerine geldiğinde, Doğu Türkistan'a geldiğinde, Gazze ve Filistin'e geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yumruk olur. Ve oradaki açıklamalarımızın tamamı, fezlekelerimizin tamamı, doğru mudur abi? Herkesin imzasıyla gerçekleşir. Kolay kolay siyasette iktidar muhalefet yan yana gelemez. Kendi maaşları olsa bile yan yana gelemez. Onu da özellikle söyleyeyim. Çünkü komisyonda imzalarlar, genel kurul aşamasına gelince ya ana muhalefet ya da yavru muhalefetlerden birisi der ki biz buraya imza atmak istemezdik der, geri adım atar. Ama iş Doğu Türkistan ve dediğim gibi Gazze ve Filistin konusuna gelince yek vücut milletçe hep beraber oluruz. Bir diğer husus Ömer Hocam. Şimdi Cuma bizim toplanma günlerimiz değil mi? Her Cuma'da. Ben şahsen Cuma hutbesinde hoca Gazze, Filistin'deki mazlumları anıp da Doğu Türkistan'ı anmazsa caminin içinde bile olsam müdahale ederim. Çünkü Doğu Türkistan'daki yaşayan soydaşlarımızın neler çektiğini çok net dile görüyoruz. Bu nedenle iktidar olsun, diyanet olsun, mümkün mertebe her Cuma Doğu Türkistanlılar Anadolu'daki soydaşları, kardeşlerinin kalbinde olduğunu biz orada hissettiriyoruz. Her Cuma'da. Müminin buluşma adresi olan Cuma günü Doğu Türkistan'da mazlum coğrafyada eziyet gören, Çin'in zulmü altında ezilen o kardeşlerimize oradan hayır duayı gönderiyoruz. Milletçe bunu özellikle ifade etmekte fayda var. Şimdi değerli arkadaşlarımız ifade ediyor. Zaman zaman konjektürel olarak yakınlaşmalar, uzaklaşmalar olabilir. Gündeme alıp gündemden biraz geri bırakma olabilir. Cenab-ı Allah kimseye çekemeyeceği yük vermezmiş arkadaşlar. Şu anda sizin çektiğiniz bu ızdırabın temelinde gerçekten bunun sonunda size vaat edilen muhteşem bir geleceğin ben var olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin de iktidarın kendince öncelikleri olabilir. Zaman zaman dediğim gibi Çin'le münasebetlerinde ciddi anlamda ileri adımlar olabilir. Ben şimdi kendimize bakıyorum. 5 yıllık bir siyasi hareketiz. Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisiyiz. Soru önergesi vermişiz. Özellikle suçların iadesi anlaşması Çin'de 2020 yılında imzalandığı an demişiz ki o günkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, siz bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? İdam cezasının olduğu, işkencenin olduğu Çin'le uluslararası bir sözleşmenin altına nasıl imza atarsınız? Biz buna karşıyız demişiz, bir lobi oluşturmuşuz. Ve iktidara bir sonraki turda özellikle ifade edeceğim 10 maddelik tavsiyede bulunmuşuz. Yine basın toplantılarıyla Doğu Türkistan'daki Uygurlu kardeşlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşımışız. Ama dediğim gibi marifet iltifata tabi. Siz kendi derdinize dertlenmeden bir başkasının sizin derdinizi anlaması, onu dinlendirmesi, gündemde tutması mümkün değil. Ben aynı şeyleri Türkiye'deki bazı özellikle yargı camiasında tanınan bilinen bir isim olmam sebebiyle işte KHK mağdurlarıydı, diğer hususlarda pek çok konuyu gündeme getiriyorlar. Onların panellerine de davet ediyorlar. Diyorum ki hiç kusura bakmayın.
siz şöyle ateşe yaklaşmadan, hafif ısınmadan siyasilerin yanmasını bekliyorsanız aldanırsınız diyorum. Önce kendi derdinize kendiniz mutlaka sahip çıkacaksınız ve sonrasında da başkalarının somut adımlar atmasını onlardan bekleyeceksiniz. O yüzden ben buradan çok şeyler öğrendim 2 gündür. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bilgide hiçbir zaman doyuma ulaşan bir Allah'ın kulunu ben görmedim. Bir tarafında mutlaka bir açlığımız olabilir. Biraz önceki hatiplerden birisi dedi ki azim, istikrar ve istikamet. Siz hedefi koymuşsunuz. Azimle bu davaya sarılacaksınız. İstikrarlı bir şekilde bu işin yönetimini devam ettireceksiniz ve istikametiniz de özgür Doğu Türkistan olacak inşallah. Bağımsız bir Doğu Türkistan. Ve yine son söz olarak ilk turda şunu ifade edeyim ki yine burada derdi millet, vatan ve sonunda hürriyet olan arkadaşlarımızın sözleri, hocalarımızın dediğim gibi karşılıklı alver olmadan sadece bizim bir şeyler empoze edip gideceğimiz bu topluluk değil buralar. Çünkü sizler bu işin çilesini çekenlersiniz. Sizlerin çektiği çileleri biz sizlerden öğreneceğiz ki parlamentoda daha güçlü bir sözcünüz olacağız. Ha buradan da size söz veriyorum. İlk yapacağım işlerden birisi de hemen döner dönmez Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden burada yaptığımız etkinlikleri mutlaka dillendirmek. Demin Selçuk abiyle beraber oturduğumuz yerden bir tweet attık. Ankara'da direkt haber yapmışlar bizi. Yani bir tweetten haber olabiliyor. Siz bizi davet edip burada bunları dile getirmemiş olsak Ankara'da bu haber olmayacak. Bunları konuşmasak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme gelmeyecek. Size sözümüz söz. Bundan sonraki süreç içerisinde Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin daima sözcüsü olacağız ve her zaman da aranıldığında çıkan bir adresiniz olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. İdris Bey'e teşekkür ediyoruz. Aslında bunlar Doğu Türkistanlıları, Doğu Türkistan teşkilatlarını motive eden hususlar. Demek ki Ankara'da kapısını çalabileceğimiz gönül dostlarımız var. Onların sayısının artmasını arzu ederiz. Beklentiler fazla. Onlar da inşallah özel sohbetlerde ifade edilir. Bu turun son konuşmasını Feramuz Üstün Bey'den, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanımızla rica edelim. Yine Türk siyasetinde geleceğe perspektif çizmeden durum nedir? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz bizlere? Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Burada bütün hazırına saygılarımı sunuyorum. İdris Bey'in dediği gibi hakikaten 2 günün içerisinde çok şey öğreniyoruz. Ben siyaseten ta üniversite yıllarından beri konunun çevresinde dolanan veya konunun sahiplenenlerinin yanında olan liderler olarak da birisi olarak inan bugün konusu üç efendiler olan toplantıda biz İsa Yusuf Alptekin rahmetliyi zaten yakından tanırız ama Muhammed Emin Buğra'nın, Mesut Sabri Beykuzi'nin isimlerini duyardık ama Doğu Türkistan meselesi adına ben bu kadar samimi ve organize çalıştıklarını, birbirlerinin eksiklerini kapattıklarını bilemezdik. Kendi aralarında herhalde bir görev taksimi yapılmış ki İsa Yusuf Alptekin Türkiye'de daha fazla tanınır. Doğu Türkistan davası dediğimiz zaman genelde insanlar Türkiye'de İsa Yusuf Alptekin'i bilirler. Böyle bir şey vardır. Yani herhangi bir akademik çalışma yapmayan birisi veya direkt ilgiyle Doğu Türkistanlı Uygur birisi değilse sadece İsa Yusuf Alptekin'i bilir. Yani hakikaten arkadaşlarımızın hepsi söylediler. Doğu Türkistan meselesi, Doğu Türkistan mevzusu sadece partiler siyaset üstü değil, ideolojilerinde de üstündedir. Çünkü kendi meselemizdir. Doğu Türkistan bizim Türk milletinin devlet geleneğini başlattığı, ilk devlet aklını oluşturduğu yerdir. Devlet adamlarıyla, bilim adamlarıyla bizim kendi yerimizdir. Yani Doğu Türkistan'da eğer Doğu Türkistanlılar bir şey kazanacaksa bizim kendi kazanmış olmamız demektir. Bu Türkiye'de herhangi bir Türk'ün, Doğu Türkistan Türk'ün her kazanımı Türkiye'deki, Anadolu'daki Türk'ün kazanımıdır. Dünyanın
dört bir yanındaki Türk'ün kazanımıdır. Şimdi dün arkadaşlarımızla şimdi aklıma geldi. Gittik işte büyük bir milletin mensubu olmak, güçlü bir milletin mensubu olmak insanı iftihar ettiriyor. Dün kahve içmeye gittik. Bostanlı birisi ısrar etmemize rağmen dördümüz de ısrar ettik. Kahve parasını ödettiremedik. Yani onun için şu var. Yani bu bizim hepimizin Doğu Türkistan'daki İsa Yusuf Alptekin'in de, Fatih Sultan Mehmet'in de, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hepsi bizim adımıza o hesabı ödemişler. Israr etmemize rağmen o hesabı ödeyemedik. Onun için biz ne kadar güçlü olursak dünyanın dört bir tarafındaki Türkler de, hatta bütün mazlumlar da o kadar güçlü olurlar. Yoksa bu şahsi meselelerimizi bir tarafa bırakmamız gerekir ve bırakılıyor da hakikaten. Yani ticari dengeler açısından bazen Çin'le devleti yönetenlerden bazı kesimler veya ataması yapılmış olan büyükelçiler falan farklı davranabilirler ama denge gözetmek için. Ama Anadolu'daki bütün milletin gönlünün dengesi her zaman Doğu Türkistan'daki kardeşleriyle alakalıdır. Zaman zaman bu olur. İç siyasette de olur. Hatta Uygur hareketinin içerisinde de ufak tefek fikir ayrılıkları falan da olabilir. Keşke olmasın diyoruz ama bu oluyor. Olmasın desek de biz olacak. Onun için bütün mevzularda iktidarlar farklı düşünebilseler de konjüktürel olarak ama hangi insanla baş başa konuşursanız konuşun Doğu Türkistan meselesi gönlünün ta derinliklerindedir. Şu anda da İdris Bey'in de biraz önce söylediği gibi. Hakikaten normalde bir tavır var. Bir tavır derken Doğu Türkistan'a karşı değil, Çin'le ilişkilerden dolayı böyle bürokraside bir mesafe var. Bunu biz hissediyoruz. Bu Doğu Türkistan işte Erkinli hocamlarla beraber bir program yaptığımızda da bunu Ankara'da da hissettik. Ama toplumdaki o baskı, o toplumdaki o ilgi, Doğu Türkistan'a olan muhabbet bir şekilde yansıyor. Hutbelerde Gazze ile beraber anılmak zorunda. Anılıyor artık açıktan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyaneti. Çin de rahatsız bundan. Rahatsız. Çin'in her şeyden rahatsız olduğunu da biliyoruz. Yani Doğu Türkistan'la Uygurlarla ilgili yapılan her programı çok yakından takip ettiklerini şahitiyiz. Ama unutturmuyor yani cemaat unutturmuyor. Yani bizim eksiklerimiz böyle organizasyonda belki eksiklerimiz falan olabilir ama ben bugün burada arkadaşlarımızın olmasından dolayı ben de çok mutluyum. Diğer partilerin de büyük bir kısmı belki bütçe döneminde denk geldi. Yoksa onlar da gönülden burada olurdular ama yani şu var. Her türlü zulme bizim Anadolu insanı göğsünü gerer karşı durur ama kendi kardeşinin derdine de kendi derdi olarak görecektir. Bunu da yani Doğu Türkistan'a sahip çıkıyorum diye Doğu Türkistan programına buraya geldik diye övüneceğimiz bir şey değil. Kendi derdimize sahip çıkıyoruz. Kendi meselemize sahip çıkıyoruz. Bu duyguyla baktığımız zaman birbirimize daha çok eksiklerimizi söyleyeceğiz. Karşılıklı eksiklerimizi söyleyeceğiz. Nasıl daha iyisini, daha mükemmelini yaparız? Daha düzgün nasıl olur? Bir gün hayal ettiğimiz Gökbayrağın devlet olduğu bir Doğu Türkistan'a vize almadan kendi vatanımızmış gibi nasıl gideriz onun hayalini kuracağız diyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet biz de teşekkür ediyoruz Selami Bey. İkinci tur zamanda daralıyor. Onun için bu turu 2'şer dakika diye teklif edeceğim. Birinci turdan anladığımız... 5 dakika izleyin. Önergelerde bile 3 dakikadan Evet. aşağısı yok. Bir dakika ilavesi. Dedik ya meclis öne geçirelim diyor. Orası milletin kalbi. Şimdi yok tabii ki ben 2 dakika diyorum, 3 dakika, 5 dakika artık tercih sizlerin ama bir yaraya parmak basıyoruz. Şu ilk turda gördük ki Türkiye'de kamuoyu, siyasi parti ayrımı yapmadan herkes Doğu Türkistan meselesinin, Doğu Türkistan'daki soykırımın karşısında, bunun bilincinde ve ortak payda bu konuda buluşabiliyor. Siyasilerde, sivil toplum kuruluşları da. Bakınız şu anda bir kampanya başlattık. Bu İlham Tohti müebbet hapiste. Onunla ilgili akademisyenler Türkiye'de oy kullanıyorlar. Sizi temin ederim. Bir grup var şu anda. Akşam Abdülhakim Bey'e gösterdim. Grupta 1000 kişinin üzerinde, 1024 kişiyle sınırlı. İnsanlar oy kullanıyor, giriyor çıkıyor ve onun içerisinde sağından soluna bütün fraksiyonlar var. Dünya görüşü, uhrevi düşüncesi ne olursa olsun ortak payda bir insanın hayatının kurtarılması, özgürlüğüne kavuşması ve herkes orada. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'yi birleştiren ruh bu. Doğu Türkistan meselesine. Eksiğimiz var mı? Var. Şimdi ikinci tur, asıl tur. Evet bu eksiklikleri
gidermek için ne yapmak gerekiyor? Somut. Günün sonunda ben de bir teklifte bulunacağım ama Eser Hanım'dan başlamak üzere Açıkçası nedir bu? Ne yapmak gerekiyor? Yol haritası ne olmalı? Önceliği neye vermeliyiz? Daha çok gündem olması için, kamuoyunda yer edilmesi için veya daha güçlü bir ses. Bu Çin tehlikesi sadece Doğu Türkistan'da değil. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmak lazım? biraz önce arkadaşlarımız söyledi, milletvekillerimiz söyledi. Daha önce Erkin Alptekin Agabınız da söyledi. Önce aramızda birlik olmak zorundayız. Çekişmelerden uzak durmalıyız. Tek vücut olmalıyız biz Uygurlar, tüm STK'lar. Ne zaman ki biz tek vücut olabiliriz birbirimizle, o zaman sesimiz daha çok gür çıkacak. Ve gür çıktığı zaman da bunun yansıması bizim Türkiye'de Türk milletine yansıyacak. Zaten onların kalbindesiniz. Her an onlar hazır sizlerle birlikte hareket etmeye. Siyasi partiler de öyle. Benim arzum tek vücut olalım, birlik olalım. Ama bunun yanı sıra da Türkiye'mizin son 10 yıl içinde bulunduğu ekonomik olarak sıkıntılardan bir an önce kurtulması için atılabilecek her türlü adımda iktidar muhalefet bir arada destekle bir çıkışa gidelim. Çünkü ne kadar güçlü Türkiye, o kadar Uygur halkına destek. Bu kadar kısaca. Sırasıyla devam edelim isterseniz. Evet, öyle gelelim. Sorumuz hepimiz için aynı. Mevcut durumu konuştuk. İyi tarafı var, eksik taraflarımız var. Ama bu problem, bu sorun, bu soykırım devam ediyor. Bunun daha görünür hale gelebilmesi, daha fazla taraftar bulunabilmesi, bilhassa siyasette bunun daha fazla gündem olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Eksiklikler konuştuk. Bunun üzerine ne yaparsak daha fazla bu mesele gündeme gelebilir. Bu konudaki düşüncelerinizi paylaşırsanız biz de sevinmiş oluruz. Bu konuyla ilgili başta Uygur sivil toplum örgütlerine çok büyük görevler düşüyor. Türkiye açısından bakacak olursak biz siyasetçilere de en az Uygur sivil toplum örgütleri kadar görev düşüyor. Biz ne kadar seslendirirsek daha güçlü bir şekilde konumlanmaları mümkün olacaktır. Biz kıymetli vekilimizle, başkanımızla ortak basın toplantısı yaptık ve gerçekten çok ses getirdi. Bu Doğu Türkistan konusundaki farklılığın olmadığını ortaya koydu. Şimdi hemen hemen Selçuk Başkanımızla bütün toplantılara katıldık Doğu Türkistan'ın. Japonya'ya kadar gittik. Burada şunu gördük. Yani burada aslında gücümüzü göz ardı etmememiz gerekiyor. Şöyle ki döndükten sonra bir baktım Çin Büyükelçisi benden randevu istedi. Bu olağan bir şey değil normalde. Evet. Bu gerçekten olağan bir şey değil. Meclise geldi. Bir saatten fazla konuştu. Beni ikna etmeye çalıştı. Davet etti. Dedi siz gidiyorsunuz bunların toplantısında ama gerçekten öyle bir zulüm, soykırım yok. Lütfen eğer istiyorsanız biz sizi özel davet ediyoruz. Götürelim, gezdirelim. İstediğimiz yerleri gezdirelim size. Tabii onu şey yaptık. Evet, tiyatro tabii. Daha sonra Çin Komünist Partisi üst düzey yöneticileri geldi. Yine randevu istediler, görüştük. Aynı şeyler. Yanlış gördüğüm şey şudur. Bir defter var elinde başkanların. Matbu bir defter o da. Soru sorduğum zaman o defteri açıyor. Kitap gibi. Oradan cevap veriyor. Kendi iradesini kullanamıyor. Daha sonra Dışişleri Bakan Evet. Evet, Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi, görüşme yaptı ve
Türkiye sorumlusu, bir de onlar bölge bölge ayırmışlar. Onlar da 6-7 kişi geldiler böyle ziyarete. Bu bir yıl içerisinde 6-7 heyetle görüştüm. Belki dış ilişkilere baktığım için mi şey yaptılar bilmiyorum. Fakat şöyle bir durum var. O gün bugündür sürekli mesela benim durumu takip ediyor Çin Büyükelçiliği. Evet. Özellikle bunları şey yapıyor. Onun için eğer ki daha güçlü olursak inanın en ufak bir kıvılcımdan bile tedirgin oluyorlar şu anda. Demek ki daha güçlü bir şekilde ve tek vücut olarak karşılarında olursak inanın çok şeyin çözülmesi daha kolay olacak. Bu sadece Türkiye ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle çözülecek bir konu değildir. Bu kuşak yol projesi üzerinde yer alan çoğu Müslüman ülkenin de artık ayağa kalkması lazım. Çünkü çatlak sesler de oradan da gelmeye başladı. Doğru. Yavaş yavaş sömürüyor. Kazakistan başta olmak üzere nüfus kaydırması yapıyor. Ve herkes orada yavaş yavaş Çin'in sömürgeci bir ülke olarak oraları etkileyeceğini görüyorlar ve geri adım atmak için hükümetleri üzerinde baskı kuruyorlar. Bunlardan yararlanmak artık mümkündür. Bu şekilde adımlar atılırsa, kompakt bir duruma gelirse Çin'in geri adım atmaması için hiçbir sebep kalmaz. Evet, Çok teşekkür ediyoruz. ederiz efendim. Selçuk Hocam, siz ne düşünüyorsunuz, ne tavsiye ediyorsunuz? Böyle bir yol haritası çıkarmak lazım hocam. Şimdi birincisi efendim Doğu Türkistan'da 30 milyona yakın bizim Uygur Türklerimiz, Kazak Türklerimiz ve Kırgız Türkler, daha çok Uygur Türkleri var. Onlara zarar getirmeyecek, onları çok fazla hedef yapmayacak ifadelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi şu, biz Çin'de bugün çok erken olduğunu düşünebiliriz. Biz Çin'de ayrı bir devlet yerine biz Çin'de insan hakları istemeliyiz. Birincisi bu. Yani bir Çinli hangi haklara sahipse aynı haklara anayasaları gereğince oradaki Türklerin de Müslümanların da veya başka ırkların da etnisitelerin de aynı haklarından faydalanmalarını istemeliyiz. Biz bunu söylemeliyiz. Biz insan hakları diye ilgileniyoruz buraya. Soydaşlarımızdan önce, dindaşlarımızdan, tarihtaşlarımızdan, gönüldaşlarımızdan önce insan hakları diyerek çıkmalıyız ki Batı dünyasında yanımıza alalım. Amerika dahil olmak üzere süper bir devlet. Almanya Avrupa Birliği'ni inşa etmiş vaziyette. Birincisi bu. Oradakiler kendi dillerini, kültürlerini, dinlerini nasıl yaşarlar insan hakları noktasında bunun üzerine bina etmeliyiz. Ve Çin'e de bu Batı dünyasını böyle yürüyerek Çin'e de ambargoları artırmanın yollarını araştırmalıyız. Ekonomik ambargolar Japonya'dan tutun da Avustralya'ya, Kanada'dan tutun Amerika'ya, Avrupa Birliği'nden Türk dünyasına ve İslam dünya, Arap dünyasına kadar bunu yapmalıyız. İkinci olarak şunu yapmalıyız Türkiye'de. İş öncelikle Türkiye'ye düşüyor. Türkiye bugün Türk dünyasının ve İslam dünyasının kalbidir efendim. Çünkü ana damar burasıdır. Amiral gemi Türkiye'dir efendim. İmparatorlukları biz kurduk. Ve bu topraklarda kurduk biz. Selçuklu'yu da burada kurduk, Anadolu Selçuklu'yu da burada kurduk, Osmanlı'yı da kurduk ve devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de burada kurduk. Ve göz bebeği onların. Hepsinin Türkiye büyük olursa, Türkiye demokrasini inşa ederse onlar da rahat ederler. Batı Trakya'dan tutun Doğu Türkistan'a, Kazakistan'dan tutun da ta Kıbrıs'a kadar her yerde rahat ederler. Aliya İzzet Begovic'in olduğu yerlere kadar yani Bosna Herseklere kadar da rahat ederler. Demek ki Türkiye kendi içinde bütünlüğü sağlayacak. İktidar muhalefet. Muhalefet iktidarı sıkıştıracak. İktidar da buralarla akli olarak ilgilenmenin, dış politikada ilgilenmenin, kültürel olarak ilgilenmenin yollarını araştıracak. İkincisi bu. Biz parlamentoda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptırıyoruz da iktidara zaten. Yaptırıyoruz. Üçüncü konu size düşüyor efendim. Sivil toplum kuruluşlarınıza düşüyor. Diasporanıza düşüyor. Nedir? Doğu Türkistan Uygur Kongresi'nin kurultayının diasporasına düşüyor. Ne yapacaksınız? Bir, ne diye yola çıkmışlar? Milli şuur diye yola çıkmışlar. Birincisi şuur demişler. İkincisi ne demişler? Siyasi hamleler demişler. O zaman siyasi hamleleri de milli şuurda siz inşa edeceksiniz. Kültürünüzü inşa edeceksiniz. Dilinizi unutturmayacaksınız, dininizi unutturmayacaksınız, halk oyunlarını, doppanızı unutturmayacaksınız, bayramınızı unutturmayacaksınız ve bunları mümkün olduğu kadar teknolojiyle beraber yapacaksınız. Ney? Sosyal medya. Ney? Sinemalar. Ney? Sportif müsabakalar. Neler? Bu dünyanın en ünlü sanatçılarına gidip anlatmalısınız Doğu Türkistan'ı. Yaşadıklarınızı en ünlü futbolcularına,
en ünlü sanatçılarına, en ünlü tarihçilerine, en ünlü edebiyatçılarına ve en ünlü siyasetçilerine kadar kapıları çalmalısınız siz. Yani sizin diasporanızın bir dakika durmaması lazım. Bizi de çalıştırmanız gerekiyor. Haydi bakalım Selçuk Özdağ, sen şu büyükelçiyle samimisin. Veya Ahmet Bey sen, Ali Bey sen şuna samimisin. Hadi bakalım şu büyükelçiyi bir ziyaret edin şu konuda diyerek bizi de sıkıştırmanız gerekiyor. Üçüncü olarak da şunu söylemek isterim. Ticaret yapın. Başka insanlara sırtınızı dayamadan ticaret erbabınızla beraber kendi şeyinizi koyun. Ticaret lobinizi oluşturun. Bunu Türkiye ile yapın, Türk dünyasıyla yapın veya Balkanlarla yapın, Avrupa ile yapın. Yani veren el alan elden üstündür noktasına getirmenin yolunu araştırın. Bu noktada biz size üzerimize düşen neyse de ki bunu nasıl yapabiliriz? Türkiye'deki 2 tane ciddi sivil toplum kuruluşu var burada. Bir TÜSİAD var, 2 MÜSİAD var. 2 tane kuruluş var. Bunlarla da teşkil mesaide olmanız gerekiyor. Bunu yapabilirseniz eğer bu da sizi bir noktaya getirebilir diyorum. Son söz olarak da şunu söylemek isterim arkadaşlar. 1 dakikanızı istirham edeyim efendim. Eğer uygun görürseniz eğer. Şimdi biz kendi içinizde bunu yarışmalara çevirmelisiniz efendim. Yani sadece toplanmak, burada kurslar açmak, Türkçe, Almanca, İngilizce, Uygur Türkçesi, Arap alfabesiyle Türkçe konuşuyorsunuz. Osmanlı da Osmanlı alfabesiyle Türkçe konuşuyordu. Osmanlı alfabesi. Şimdi de biz Latin alfabesiyle Türkçe konuşuyoruz hepimiz. Bunları yapmak yetmez. Siz ta ki Doğu Türkistan tarihinin ta 5 milyon önce Büyük Hun İmparatorluğundan başlayarak siz bunların hepsiyle ilgili yarışmalar açmalısınız. Hikaye yarışmaları, şiir yarışmaları, masal yarışmaları, mani yarışmaları, yemek yarışmaları, kıyafetlerinizin yarışması. Bu yarışmaları yılda bir defa, bunu her yıl, 1. yılda nedir? Hikaye yarışması. 2. yılda nedir? Roman yarışması. 3. yılda şiir yarışması. 4. yılda yemek yarışması. Manisa'da ben mesir şenliklerinde yapıyorum bunu. Ben Manisa'nın 150 yıllık yemeklerini her yıl mesir şenliklerinde her gelene tattırıyorum. Manisa'nın 150 yıllık yemekleri bunlar diyorum. Bunu yapıyorum. Bunu yaparsanız yani kültürünüzü yaşatırsanız yaşarsınız. Milletler ve devletler kültürleriyle yaşar efendim. Dilinizi, dininizi, tarihinizi, sanatınızı, edebiyatınızı unutursanız yok olur gidersiniz, çocuklarınız da yok olur efendim. Bir süre sonra Uygurluğunu kaybeder, Uygur Türklüğünü kaybeder, bir süre sonra Müslümanlığını kaybeder, bir süre sonra tarihini kaybeder, bir süre milliyetini kaybeder. Bunu yarışma haline dönüştürürseniz insanlar ödülden mutlu olurlar. Marifet iltifata tabiymiş diyor. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İnşallah bu insan hakları konusunda hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Ve ben 3 kahramana da Allah rahmet eylesin diyorum, onun arkadaşlarına da ve Erkin Alptekin'e ve arkadaşlarına da bu yeni genç kahramanlara da Dolkun İsa'lara, Turgun Canlara, Ömer Beylere de Abdülcelil'e, bütün hepsine, Zünün Hanımlara, herkese, Zümrüt Hanımlara hepsine de hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum efendim. Efendim yaşasın teşekkür Türkiye, ediyoruz. yaşasın Doğu Türkistan. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. İdris Şahin milletvekilimiz. Sorumuz aynı. Vekilim. Son derece net, zamanı da en iyi şekilde kullanmak adına şunu söyleyeyim. Öncelikle Doğan Bey'in ifade ettiği, yani bu organizasyonlar sonrasında Çinli büyükelçinin olsun, diğerlerinin olsun temas kurmaktaki amacının bir tek şeyle izah edebilirsiniz. Çin kendini çok güçlü görebilir ama siz haklı bir mücadelenin neferlerisiniz. O yüzden de haklı olan daima güçlü olur arkadaşlar. Samimice Çin insan hakları ihlali gerçekleştirmemiş olsa, orada bir zulmün parçası olmamış olsa adım dahi atmaz. Ama kendi kabahatini gayet iyi bildiği için dışarıya karşı da mutlaka şirin gözükmek ve orada yapılan zulmü inkar etmek adına bu tür temaslarda bulunuyor. Dolayısıyla biz burada tavsiyelerde bulunacağız, değil mi? Somut tavsiye, çok netliğiyle ifade edeyim. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere uluslararası camianın gündeminde sürekli olarak bu konuyu tutmak. Sadece Türkiye'nin değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD. Niçin bunu ifade ediyorum? Her ne kadar Gazze meselesinde, Doğu Türkistan meselesinde arzu ettiğimiz uluslararası kurumlar adım atmasa da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hala bu resmi kurumların varlığına itibar eden bir kitle var. Ve insan hakları konusunda da ciddi anlamda çabalarda gösteriyorlar. O nedenle iflas eden ikircikli tutumlarına rağmen insan hakları konusundaki bu hassasiyetlerini göz önüne alınarak sürekli olarak bunu gündemde tutmak. Bir diğer hususta İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu konuyu Doğu Türkistan'la alakalı
Uygur Türkleri ile alakalı bu zulmü daha net ifadelerle taşımamız lazım. Ben diyorum ya size, Selçuk abiyle beni aynı programa çağırmayın diye, TÜSİAD, MÜSİAD ikisini, MÜSİAD'cıyı orada görünce bu Çaykaralı uyanık abimizi, istiyoruz ki biz bunu TÜSİAD'a da, Türkiye'deki MÜSİAD'ın genel merkezine de, TÜSİAD'ın genel merkezine de buradan gelen büyük bir heyetle, gerekirse içerisinde bizler de olmak kaydıyla bir ziyarette bulunup buradaki iş dünyasının önderlerine bu yapılan zulümleri anlatmak. Çünkü Çin genelde para ilişkileriyle, ticaret ilişkileriyle dünyanın gündeminde kalıyor. Dolayısıyla onların her biri gönüllü birer elçi olabilir. Bu tip bir gündemi her zaman taşıyabiliriz. Şunu özellikle ifade edeyim arkadaşlar. İktidar aslında muhalefetten çok daha güçlü eleştiriler bekliyor Doğu Türkistan konusunda. Çünkü elini tam açamıyor iktidarda olduğu için. Ama yüreği de el vermiyor Doğu Türkistan'da olup biten zulme. Ha bunları söylerken iktidar güzellemesi falan da yapıyor demeyin. Ha biz muhalefet adına buradayız ama bu ülke partiler üstü bir mesele ve ben bunu hissediyorum. Niye hissediyorum? Hem dışişlerinde eski büyükelçinizi, Çin büyükelçisini çok yakinen tanıyorum. Hem de diğer adımlarda bizim yapmış olduğumuz basın toplantılarından memnun olan iktidar çevrelerinde de çok ciddi isimlerin olduğunu biliyorum. Çünkü onlar belki bunu dillendiremez ama muhalefet olarak biz daha güçlü bir şekilde dile getirirsek bu konu sürekli gündemde kalır. Ne dememiz lazım? Bir kere buradan hükümete vazifelendirecek, muhalefet olarak dillendireceğimiz Türkiye ile Çin arasında imzalanan suçların iadesi anlaşmasını komisyondan derhal çekmelerini talep etmek. Çünkü orada bir zulüm var, bir işkence var ve bu komisyonda bekletilmesinin kimseye bir faydası yok. İkincisi, Türkiye'deki Uygur Türklerine tam bir hukuki güvence sağlamak. Çünkü oldukça ucuz vatandaşlık veriliyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Oysa bu bizim kendi soydaşlarımıza ne ücret ne şu hukuki güvencenin çok daha güçlü olması. Uygur Türklerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını ihlal edilmemesi Türkiye'de. Seslerini duyurmalarında zorluk çıkartmamak. Bu demokratikleşme paketinde alt komisyon başkanıydım ben. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Türkiye'de anayasal bir hak. Sadece bildirim yükümlülüğü var ama son dönemlerde özellikle Uygur vatandaşlarımıza toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde zorluklar çıkartıldığını biliyoruz. Bunların bir an önce sonlandırılması gerektiğini, yine ülkedeki her türlü hukuksuzluk ve zulüm karşısında vicdanlı olmaya ve uluslararası platformlarında da bu Çin'in tutumunu vicdana davet etmeye icbar etmek durumundayız. Ve yine zorunlu kısırlaştırma, zorunlu kürtaj, zorunlu doğum kontrolü ve çocukların ailelerinden koparılması da dahil olmak üzere zorunlu nüfus kontrolü önlemlerine karşı kadın hareketlerini mutlaka ayaklandırmamız lazım. Türkiye'de kadınlar şu anda çok güçlü arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Olması gereken de bu zaten. Onun için biz kadınlara karşı Orta Asya'dan bu yana çok farklı bir önem atfediyoruz. Çünkü bizim kadınlarımız her zaman erkeğinin arkasında, yanında, önünde, bir adım önde olmak durumunda ve bu zorunlu kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü gibi hususlarda kadın dernekleri son derece önemli. Mesela en son 11. yargı paketinde infaz düzenlemesi var. Bir tek istisna kadına karşı şiddet. Kadının cinsel istismarına ilişkin hususlar 3-5 tane hanımefendi Sayın Erdoğan'a bu konuyu açınca Sayın Erdoğan talimat verdi. Komisyonda bunlar istisna tutuldu. O yüzden bu konuları gündemde tutabilirsiniz. Sanatçılar üzerinden, basın üzerinden bu konular çok daha fazla köpürtülebilir. Yine Çin'in politikalarına karşı demokratik ilkelerde oluşan işbirliğine katılım çok önemli. Çin'in zulüm politikalarından vazgeçmesi için çağrıda bulunmak ve insanların göz altında tutulduğu yerlerde işkence ve ihlallere son vermesi, Sincan'da ve Çin'in diğer bölgelerinde yaşayan Uygurlara ve diğer dini ve etnik azınlık gruplarının mensuplarına karşı yürütülen zulme son verilmesi hususunda Çin'e karşı tam bir tutum sergilenmesi. Burada da insan haklarını öne çıkartarak Selçuk Bey'in ifade ettiği gibi sadece Uygurlara değil, Çin'in
kendi uhdesinde bulunan her bir bölgede insan hakları ihlalini zirveye çıkarttığını fazlasıyla dillendirerek son olarak da şunu söyleyeyim. Uluslararası güçlerle birlikte Türkiye olarak gücümüzün yettiği diplomatik, hukuki ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ilan etmek, Türkiye Cumhuriyeti olarak da bunlara önderlik etmek, bu işlerin bir paydaşı olma noktasında biz kamuoyu oluşturmak durumundayız. Yine ifade ediyorum, burada nasıl bunları söylüyorsak ilk fırsatta bunları da Türkiye'de gündeme getirmek ve değerli Eser Hanım'la burada karşılaştık. Bu işin omuzlayanlarından, yük çekenlerinden biri olduğunu soy ismiyle birlikte de gösterdiği için parlamentoda yapacağımız ilk basın toplantısında hiç olmayan bir şeyi gerçekleştirelim. Selçuk Bey'in başkanının hepimiz oradaki basın toplantısında şöyle bir gövde gösterisinde bulunalım. Diğer siyasi partileri de çağıralım. Bu arada orada bir basın toplantısına öncülük edelim inşallah. Bugünün en güzel teklifi buydu. Onu ifade etmeliyim. Efendim son olarak zamanımızda çok açtık. Feramuz Bey, efendim siz neler, tabii belki vekillerimiz kadar rahat değilsiniz ama sizin de birkaç teklif... Niye? Benim vekilliğim var, ben de rahatım. Yani. Şimdi mevcut olan için söylemiştim. Yok, şimdi ben sadece şunu söyleyeyim. Evet, insan hakları falan diyebiliriz, şunu diyebiliriz, bunu diyebiliriz ama bu dünya maalesef çok da büyük değil. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Kimsenin insan da umurunda değil. Tamam mı? Herkes bizim gibi değil ki. Yani birçok devlet menfaatları doğrultusunda konjonktürel olarak birilerini destekliyor, birilerini vazgeçiyor. İşte sabahki konuşmada dinledim. Rusya devlet kurulmasına destek yolluyor. Menfaatı bitince çekiyor kenara. Onun için biz bu meseleye bu anlamda bakmıyoruz. Açık, seçik, kendi kardeşlerimizin nasıl rahatlatabiliriz, nasıl huzur içinde yaşayabileceklerini, geleceklerini, istikballerini nasıl iyi olacağını düşünecek şekilde. Burada da gene bu işin öncülüğünü yapacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti bu tavırları alırken çekinecek bir tarafı yoktur. Bence Çin'e karşı bir avantaj olarak da bunu kullanabilir. Duruşunu gösterebilir. Ticari ilişkilerden ziyade bir adalet üzerine bir duruş olduğunu, kendisini, kendi soydaşlarına, insanlarına karşı bir duruşunu gösterebilir. Bu daha ahlaklı, bu daha anlamlı gelirdi. Atamalarını yaparken ona göre mesela Çin'e büyükelçi atarken Uygurları ilk defa duymuş birisini büyükelçi olarak atamaması lazım. O dengeyi gözetecek. Çin'le kavga edilsin anlamında söylemiyorum. Asla öyle bir şey yoktur ama o ilişkileri iyi götürürken Uygurların problemlerini de sahip çıkabilecek bilinçte, ufukta birisinin olması lazım olduğunu düşünüyorum. Onun için herkes her şeyi biliyor. Türk dünyasını harekete geçirmek lazım. Çünkü hakikaten onlarda da bir şey var. Burada en büyük sorumluluk da Uygur diasporasına düşüyor hakikaten. Bizler bak davet edildiğimiz zaman birden hareketleniyor. İnsanlar programlara katılmak durumunda. Evet. Şimdi siyasetçilerin rahmetli Başbuğ'un döneminde biz ocaklarda yetişmiş birisi olarak o zamanlardan öğrendik. Yoksa biz çok fazla memleketin büyük bir çoğunluğu Uygurlar meselesini sadece kardeşi, Müslüman kardeşi olduğu için bilir. Yoksa meselenin özünü falan bilmek durumunda değil, bilmez de. Geçen sosyal medyada gördüm. Birisine Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kim diyor? Tayyip Kılıçdaroğlu diyor. Bu kadar siyasetten uzak insanlarımıza Uygur meselesini anlatamayız. Onun için biz meseleyi diri tutacağız. İşte rahmetli Muhsin Başkan döneminde çok ilgilenirdi. Muhsin Başkan'ın meşhur bir sözüydü, şeye düşmüştü. Böyle sosyal medyaya da düşmüşlüğü vardır. İşte yanı başımızdaki acılarla ilgilenirken kendi kardeşimizin acılarıyla uzak kalınca onu demişti. Eğer Doğu Türkistan eğer Müslüman diyorsanız oradakiler de Müslüman diye. Türk dünyası eğer Türk arıyorsanız oradakiler de Türk. İnsan hakları dediğimiz insan hakları savunucuları insan diyorsanız Doğu Türkistan'dakiler de Türk. Ama bizim görevimiz onların neyi eksik yapıp neyi fazla yaptığından ziyade biz kendi görevimizi yapmalıyız diyorum. Bu programda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza son söz olarak teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet, biz de sayın vekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Hocam bir soru, çok acele bir soru. Hay buyurun. Sevgili kardeşlerimiz, milletvekillerimiz, acaba Ankara'da
bütün muhalefet partilerinin iştirakında bir toplantı düzenlesek ve onların da sesini duysak ve onların da sizin gibi desteğine sahip olsak nasıl olur? Olabilir mi? Bütün muhalefet partilerinin Benim bahsettiğim şu, önce bu işi sıcağı sıcağına parlamentoda bir basın toplantısıyla taşlandıralım. Ondan sonra da Bir metin yazalım. o metinden sonra bir çağrı yapalım birlikte. Tüm siyasi partilere iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın. Evet. Her biriniz temsilci gönderin. Evet. Bizim kardeşlerimiz gelecek. O kardeşlerimizle birlikte biz burada bir toplantı yapacağız. Gelirseniz de baş tacısınız, gelmezseniz de size bir şey demeyiz. Ama kalbimize yazarız, aklımıza yazarız deriz. Böyle bir organizasyon gerçekleştiririz. Dediğim gibi yani Selçuk Bey uzunca yıllardır bu işi takip ettiği için sürekli ona atıf yapıyorum. Bizim de patronumuz abimiz o, yaşça. O nedenle birlikte bu organizasyonu yaparız. Doğu Türkistan davası sadece siyasilere bırakılmayacak kadar önemli bir iş. Sadece erkeklere bırakılmayacak kadar önemli bir iş. O yüzden kadınlar var burada. O kadınlarla birlikte siyasiler, sivil toplum hep birlikte sahip çıkalım. Söz size. Bunu gerçek. Tabii Erkin abinin teklifi güzel. Ben biraz artırayım onu. Mesela bize Türkiye'ye yakışmayan bir şey var. Japonya meclisi bir Uygur dostluk grubu kurdu. Doğru mu? Zannedersem 45 kadar da üyesi vardı. Ya hiçbir şey yapmasak bile şu dostluk grubunu kuralım. Yani madem öyle, evet madem öyle bu işe girdik. Benim de teklifim bu olsun. Hemen döner dönmez bir soru önergesi vereceğim Dışişleri Bakanı'na. Dışişleri Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına Japonya'dan örnek vererek bir Uygur dostluk grubu kurulması düşünüyor musunuz diye soracağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet bu bir ikinci bir husus. Bir ikinci bir husus. Çok özür diliyorum. Zamanında açtık ama konuşmacılar çok değerli. Konu önemli. Şimdi ikinci bir husus. Doğu Türkistan davasını İsa Bey Türkiye'ye geldiğinde bu partiler üstüdür dedi. Neticesinde Doğu Türkistan davası partilerin rekabet edeceği bir alan değil.